Derdemire derman sarımire ferman rozetore meyman Derdemire dermanı, derdemire dermanı sarımire fermanı de granı ezotore meymanı ezotore meymanı sarı Derdemire dermanı, derdemire dermanı sarımire fermanı de granı ezotore meymanı ezotore meymanı sarı Gusarına oğlu amode, gusarına oğlu amode Az kurban etsin nuri kayıtani Deste fura, deste mükür Yaşımı sere koy devini Gusarına oğlu amode, gusarına oğlu amode Az kurban etsin nuri kayıtani Deste fura, deste mükür Yaşımı sere koy devini Sevgili Muzur TV izleyicileri, yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum sevgili Mesut Asmen Keskin, kendisi dil bilimci. Zazaki, Kırmançki ve Dımıkı üzerine bugün kendisiyle sohbet edeceğiz. Aslında gönül isterdi ki tabii ki onu kendi ana dilimle selamlayayım. Az da olsa elimden geldiği kadar onu selamlamaya çalışacağım. Eğer sürçülisan edersem bir kusurum olursa affola.
Mavaherdis şerker doğamay delal sma pöro herame programma Mesut Asmen Keskino meymano ma tıherame programama. Hermiyadı Bey, hayırlı kabul olsun. Sevgili Mesut'cum, biliyorsun dili iyi bilmeyenlerdenim. Konuda istediğin fırçayı atabilirsin. Sonraya bırakalım bunu. Yıllardır herhalde fırça yiyorum aslında birçok işler ama öğrenemiyorum herhalde. Bugün de bu güzel dilin neden bu kadar biz az konuşuyoruzu da konuşacağız. Birçok izleyici de şu an bizi izliyor. Konuğuma olan Mesut Asmen'e sorularınız varsa yorumlara da sorularınızı bırakabilirsiniz. Kendisiyle bugün yapacağımız sohbet Facebook, YouTube ve Twitter üzerinden de yayınlanmakta. O yüzden sizden ricam hem Muzur TV'nin daha geniş bir kitleye hitap edebilmesi için eğer canlı yayını paylaşırsanız, en azından bir beğendim notu bırakırsanız daha görünür hale olur. Sorularınızla da programa katkılarınızı sunabilirsiniz. Muzur TV adına da küçük bir açıklama yapayım. Geçen sene 4 Mayıs'ta Dersim 38 tertelesinin yıl dönümünde pandemi günlerine yan yana gelemiyoruz diyerekten kurduğumuz bir televizyon. Acemi bir ruhla yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ben evimde, sevgili Mesut kendi evinde sohbet edeceğiz. Bir kusurumuz olursa affola. Evet sevgili Muzur TV izleyicileri, biliyorum hassas bir konu. Sizden ricam tartışırken, yorumlara bırakırken saygı kurallarını aşmayalım. Farklı fikriyatlar var biliyorsunuz. Dil konusu çok hassas bir konu. Ama saygı kurallarına durarsak çekinmeden her şeyi sorabilirsiniz ama saygıda kusur etmeyelim. Biraz kısaca size sevgili Mesut Asmen Keskin'i tanıtmak istiyorum. Mesut Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde karşılaştırmalı Hint-Avrupa Dil Bilimi bölümünden mezun oldu. Şarkiyat ve Türkoloji gibi yan dallarda da eğitim aldı. Zazaca'nın şivesel yapısı üzerine başlıklı yüksek lisans tezini 2009 yılında tamamlayan Keskin, mezun olduğu bölümde bir dönem araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen aynı üniversitede Zazaca dil dersleri vermektedir. Bu yıl 2020 yılından bahsedelim. Yani geçtiğimiz yılda Zaza dilinin yapısı üzerine seminer vermekte. Dünya klasiği Küçük Prens kitabını Zazaca'ya çevirip 2009'da da Almanya'da ve tekrar 2017'de İstanbul'da yayınlanan Keskin'in Zazaca üzerine çeşitli dergilerde yayınlanmış pek çok makale ve çevirileri mevcuttur. Yanı sıra Zazaca üzerine dil bilimsel sunumları ve makaleleri de mevcuttur. 2012'de Almanca açıklamalı Zonema Zonena adlı Zazaca ders kitabı yayınlanmıştır. Hala doktora çalışmasına devam etmektedir. 2017'de Türkçe açıklamalı Şma Zazaki Zanene adlı şiveler üstü bir standart yazı dili olarak da tasarlanmış bir ders kitabı yayınlamıştır. Vare, Miras, Ma, Piltan, Zazaki, Kosmos gibi Zazaca dergilerin ve sitelerin redaksiyonunda da yer aldı kendisi. Zazaca yayınlanan bazı kitapları redakte etti. 2004'te Frankfurt'ta dil bilimciler, sanatçılar ve Zazaca yazarlarla oluşturulan Enstitüye Zazaki, Zaza Dil Enstitüsü kurumunun ve ayrıca Cemaate Zazayene, Almanya Zaza Gemeinde Deutschland Derneği'nin kurucu ve hala yönetim kurulu üyelerindendir. Evet, sevgili Mesut, genç diyebileceğimiz bir yaşta ama birçok işe imza attı. Özellikle de Zone Hızır'ı dediğimiz, Hızır'ın dili olarak adlandırdığımız bu güzel dile emeklerinden dolayı ben tekrar sizlerin huzurunda ona teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işin çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz UNESCO tarafından da bu dil kaybolmaya yüz tutman ya da risk altında diller olarak adlandırıldı 2008 ya da 2009 yılında. O yüzden sevgili Mesut gibi değerli canların çalışmaları da çok kutsal. Sevgili Mesut'cum, teşekkürler bu emeklerin için. Muzur TV'ye hoş geldin, bize zaman ayırdığın için. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim her şeyden önce. Güzel sunumun için ve böyle bir programı da hazırladığın için. Ve insanlarımıza bu şartlar altında böyle bir farklı konularda, farklı ilginç konularda da tartışma ve tanıtma olanağı sunduğunuz için diğer arkadaşlarla da teşekkür ederim. Yani
biz dil için çalışanlar, sizler olmasanız zaten işimiz pek şey görmez. Hani bir üniversitede bir yani ölü dil üzerine de bir araştırma veya şey yapılabilirdi. Fakat bizim gayemiz senin de dediğin gibi tehlike altında olan bu dili mümkün oldukça canlı, yani ayakta tutmak, sonraki nesillere aktarmak ve bu gerçekten de çok zor bir görev. Bu arada uzun zamandır Türkçe konuşmadığım için biraz şey olabilir, kusura bakmayın. Yani keşke gönül isterdi ki bugün ana dilimizde sohbet edelim. Ama seni izleyen bir sürü dostum var biliyorum. Dünyanın birçok yerinden yorumlar da geliyor. Sen kendi dilinde selamlama yapabilirsin tabii ki. Benden bağımsız. Ek razı basma Europea kherami ma euro albazama deniz rapia zonuma seru kesikeme, yani hem karımı zonuma seru hem hal vejat zonuma seru, hal demi zonuma seru na zonuma oke ebe hazar seru hatta roza urena amu çünkü yani tıkake ejat diyor, zulm diyor, yasak diyor ama önceki piyukalku mau pirku hatta na roza ardu doğma gunavilma me bu vezifa mava ke ma nizoni payra verme. Yani bundan sonra Türkçe'ye geçebiliriz. Çünkü bundan önce de zaten benim Gagan TV Macirciran adlı arkadaşım da zaten oldu. Zazaca bir program oldu. Dün de benim gibi çok emeği olan arkadaşım Yaşar Aratemür de aynı programda Zazaca kendi çalışmaları üzerine bayağı bir bilgi sundu. Bugün de tabii Zazaca bilmeyenler için de özellikle yapmaya çalışacağız, bu dil hakkında sorusu olanlar veya dil bilimdeki yeri veya başka sorusu olan varsa. Yeterince zaten tanıttın, sağ ol. Ben birçok dergide de dediğin gibi aldım. Bunu geçen yayında da göstermiştim. Adlarını söylediğin için teşekkür ederim. Bana gelince yani ben senin gibi pülümürlü biriyim. Evet, tam da oraya gelecektim. Evet. Dersim'in neresindesin? Nerede doğdun? Biraz kendi biyografini anlatırsan, çünkü biliyorsun bizim hikayelerimiz hep iç içe girmiş. Yaşadığımız, doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil. Biraz seni tanımayanlara seni tanıtalım. Nerede doğdun? Ve ben biraz İstanbul'da doğdum. Bakırköy'de özellikle. Evet. Ben bilmiyordum mesela. Onu şaşırdım şu an. Öyle mi? Demek ki onu hiç sohbet etmemişiz. 70'li yıllarda bizimkilerin, yani annemle babamın özellikle ve amcalarımın İstanbul'a iş için göçtüğünden ötürü benim köyde doğma veya orada büyüme şansım olmadı. İstanbul'da doğdum fakat 2 yaşıma daha girmeden Almanya'ya geldik. Yani annemle ben getirildik. Çünkü babam o zaman konuk işçi olarak getirilmişti Almanya'ya. Bremen kentine. Sonra Bremen'den Alzey kentine taşındık. Sanatçı Tarkan'ın doğduğu şehir, yani öyle diyeyim. Sonra 85'ten sonra da bu Hessen-Frankfurt civarına taşındık. Yani ben gözümü burada açtım sayılır. Her ne kadar köyde büyüme şansım olmadıysa da bizim evde o dil hep diri tutulmaya çalışıldı. Pülümür'ün Mazras Lemanu dediğimiz Süleyman Uşağı Türkçe adı köyünden Sansa Deresi veya Balaban Deresi olarak bilinir. Yani Erzincan'ın 50 kilometre doğusunda, fakat Pülümür'e ait olan son köylerinden, yani sınır köylerinden ve bizimkiler o konuda gururla söyleyebilirim, her yerde dillerini de kimliklerini de saklamazlardı, yani konuşurlardı. O baskıyı tabii ben yaşamadım Türkiye'de, ama fakat burada yaşamak zorunda kaldım bir şekilde.
Türkiye'liler arasında dahası geç biraz hani 12-13 yaşındayken. Fakat bizimkilerin şeyi yoktu bizde, yani evde tembih edilmedi işte Alevi olduğunu kimseye söyleme veya dilimizi bir yerde konuşma diye. Zaten ben 20 yaşından sonra dili tam yani konuşmaya başladım. Ondan önce anlıyordum. Bazı ufak tefek cümleleri kurabiliyordum ama anlaşma dışında şeyim yoktu fazla. Yani bu dile tam hakim değildim. Şimdi evde ana dilinizi konuşuyordunuz ama sonuçta hani İstanbul'da yaşıyorsunuz. Hani daha sonra işte Almanya maceranız. Almanca işin içine giriyor. Dersimlerin birçoğu da herhalde yine hep herkes ana dilini konuşamıyor. Türkçe konuşuyorsunuz. Yani aslında evde karma diller konuşuluyordu diyebilir miyiz? Yoksa permanent yani sürekli... Türkçe, Zazaca. Türkçe ve Zazaca konuşuluyordu. Ve sen 20'li yaşlarda dili tam onlar anlamıyla öğrenmeye başladın. Evet. Peki bu ilgin nasıl oldu? Yani kendiliğinden mi dedin? Hani biraz... Yani o aralar yani biraz kendime yönelmeye başladım, öyle diyeyim. Çünkü ondan önce dahası benim çevrem çoğu Alman veya Almanlarla birlikte farklı yabancıların yer aldığı arkadaş çevresi vardı. Belirli yaştan sonra tabii şey yapmaya başlıyor insan, hani kendine yönelmeye. Bir de belki buradaki hani insanlar arasındaki ilişki anlayışı, dostluk anlayışı bana evde gördüğüm, ailemde veya çevremde gördüğüm gibi değildi. Belki ondan olabilir. Bir de tabii o zamanlar 90'lı yıllarda memleketimizde, coğrafyamızda çok kötü bir durum vardı. Savaş yaşanıyordu, iç savaş diyebileceğimiz. Köyler yakılıyordu. Özellikle Kürt, Zaza ve Süryani köyleri boşaltıldı. Yani devletin özellikle devlete iyi bir bahane oluşmuştu. 38'de yaptığı gibi farklı bir şekilde coğrafyayı boşaltmak. O da tabii insan ister istemez etkileniyor ve o zaman sorguluyorsun da. Ve benim şöyle bir şansım oldu. Hani insanlar bizim gençler özellikle belki kimlik konusunda bir şey yaşayabiliyor. Fakat ben aslında ben solcu olduğum için, yani sol bir gelenekten, sol derken Türkiye solu değil, yani kendimce bir şeyde yer alıyordum. Diyelim ki gittiğimde sağcılığa karşı, rasizme, ırkçılığa karşı yürüyüşlerde antifaşist harekete yakındım. Anarşo-sendikalist, anarşo-komünist şeye en yakın bulduğum, yani öyleyim diyemem ama en yakın bulduğum odur. Hani şey değil, bildiğimiz sosyalizm veya Stalinizm veya Maoizm hiç değil. Çünkü yönüm, buna humanist yönüm her zaman olduğu için izin vermezdi. Yine de onun için o kimlik şeyi aslında benim şahsen çok önemli değildi benim için. Fakat insanlarımızda özellikle o sorun var, onu da yapıyoruz. Fakat benim ilk zaten odaklandığım nokta dildi. Bugün de hala olduğu gibi. Yani çok önemli değil. Yani 1994. Hatta not da etmişim, pardon. Ya aslında ne bir yerde yani ne Türkmüşüz, Kürt de değilmişiz. Yani Zazalar, yani Türkçe düşünürsek. Zazalar işte Şarema, Kırmat, Dimili başlı başına bir halkmış ama notta düşmüşüm ama hala insanım. Fakat şu şey var, yani insanı insan yapan kendi, yani belirli bir sanatı var. Bu dilin de bütün 6000 küsür diller gibi binlerce yıldır bugüne kadar getirilmiş bir sanattır, bir hafıza, birçok şey var dilin içinde. Sadece bir iletişim aracı değil. Orada insana ait bir özellik, bir sanat. Ve bize ait, yani kimlik, kültür, insanın diliyle oluşturduğu bütün özbenliği, kültürünü, topluluğu, bütün değerleri bu toplumlardan almak istediler. Yani biz sadece bizim abim Haydar Şahin abinin de dediği gibi Tsimema hardi keş deniyor, Tsimema zone keş deniyor. Maçıyor kumara gureto ay epey servazenme. Yani
gözümüz kimsenin toprağında, kimsenin dilinde, malında, mülkünde de yok. Bizden alınanı sadece onu istiyoruz. Bize verilmesini yaşatmak istiyoruz. Sesin de çok güzel bir söz dedim. Güzel bir sözmüş. Evet. Yani 1994 köy boşaltmalarının aslında hep şey deriz biz 38-94 deyince hep negatif ama sende daha pozitife yönelik, daha çok kendi kimliğini, kendi inancını, kendi dilini daha haşır neşir olmana aslında bir vesile olmuş. Oradaki yaşanan insanlık dışı yani insan hakları ihlalinin aslında çünkü sürgünde, dilinde tabii ki dili de yok etmeye yönelik bir operasyon hani aynı 38'de olduğu gibi. Peki sen aslında başka bir üniversite dalını okuyordun değil mi? Yanlışım yoksa. Ben makine mühendisliğini okuyordum. Onu ilerletmiştim bayağı ama dile yönelince ön diploma, faux diploma yani ön diploma da terk ettim. Yani daha yatay geçiş yaptım dil bilimi. Ondan önce zaten benim profesörüm olan Profesör Doktor Gipert'in Zazaca üzerine yaptığı araştırmalara katılıyordum 90'lı yılların ortasından sonra. Çünkü orada farklı yazar arkadaşlar da işte Eli Brakal Çerker, Howard Tornitzengi arkadaşlar da katılıyordu. Kahraman Gündüz Kanat. Zaman zaman farklı sanatçılar da geliyordu. Mesela ilgisini çektiği için Kemal Kahraman veya işte bir ara Bertal Kahraman da gelmişti Avustralya'dan. O zaman bilime ilk yani dil bilime ilk bir bakış şansa sahiptim. Ondan önce de şöyle bir şansa sahiptim. Dayımın oğlunun aracılığıyla Vare dergisiyle tanıştım. Çünkü dili öğrenmek için herhangi bir dil öğretme kitabı yoktu bugün gibi. Kurslar da yoktu. Arıyordum bir şekilde. Fakat o Vare dergisi çok güzel bir olanak oldu. Sonra işte o aralar Almanya'nın Mannheim kentinde işte yine dediğim arkadaşlar demin saydığım arkadaşlar bir de işte Hasan Devran, Haydar Şahin Zansa diğer arkadaşlar da isimleri unutursam kusura bakmayın. Senede bir Veyve kitabı yani Zazaca'da çıkan kitapları tanıtma ve ödül verme gecesi vardı. Ve orada da Amerikalı çiftin gelip benimle Zazaca konuşması zaten şaşırtıcı ki ben İngilizce yanıt verdim o zaman henüz hakim değildim. Onlar benimle Zazaca konuşuyordu düşünün. Bir de Ludwig Paul'la da tanıştım. Sahneye çıkıp Zazaca sunum yapmıştı. O zaman doktorası üzerine duruyordu. Hangi senelerden bahsediyorsun Mesut? Biraz 94-95 ondan sonra. 90. Yani senin dille ilgili maceran 90'ların başına denk geliyor değil mi? Yani 20'li yaşların dediğin yaşlar. Bu arada sorular da var. Yorumları da ara ara yansıtıyorum. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hesen Sinan soruyor. Çocukken anarşistsin Ero diyor. Ya. Diğer sorusu Radyo Zaza yayını bizim karşı köylerden olan Hasan Dilber arkadaşın yaptığı zannedersem 98-99 olsa gerek o aralar yani. Ki o Hasan Dilber arkadaşı zaten Vare dergisinin birçok posta olsun, yazı işlerine olsun o bakıyor. Onun da emeği çoktur. Ondan sonra da Radyo Zaza ile açmakla zaten çok büyük bir hizmette bulundu. Evet o zamana denk geliyordu. Ondan önce seminerler vardı. İşte bu Michael Crandall ile Mary Crandall, Mikhail Bra ile Mary Vane dediğimiz, Mary Vane bu aralar 2 sene önce kaybettik. Evet. Onların bizim Zazaca üzerine yazan arkadaşlar farklı yörelerden geliyorlardı. İşte bugün ondan sonra Zülfü Selcan da vardı. Şimdi bugün hala Munzur Üniversitesi'nde Zaza Dili ve Edebiyatı'nın bölümünün başkanı. Sonraki senelerde İlyas Hoca da bizim hem eniştemiz hem arkadaşım olan o da
Muzur Üniversitesi'nde keza eğitim görevlisi, doçent geliyordu ve orada farklı yörelerden gelen insanlarla, arkadaşlarla, yazarlarla tanışma olanağım oldu. Onlardan biri mesela Hesen arkadaştı. Siverek, Çermik, Maden, Elazığ Maden, Varto, Erzincan, Sivas gibi yörelerden yazarlarla tanışma olanağım olduğu için o konuda şanslıyım. Çünkü birçok insan hala bugün de o şeye sahip değil ve o da arkadaşlar da sağ olsun beni bayağı nazımı çektiler ve Zazaca'yı öğrenme konusunda da çok yardımcı oldular. Yani her zaman onlara minnet borcum var. Peki sevgili Mesut, hani evde annenle babayla konuşuyordun bu dili ama hani daha sonra böyle ilgi duyup dili ilerletip tam böyle anlamıyla konuşabiliyorum dediğin zaman ne kadar sürdü ve o çok uzun sürmedi. Yani hala da öğreniyorum. Hala da köye gittiğimde veya işte diyelim konuştuklarında mutlaka bir kelime çıkıyor ki binlerce kelime toplamışımdır. Diğer arkadaşlarda da mesela Hesene Rakasa'da o da sağ olsun benim müsait selam verdi. Onu da 98'de tanıma şansına ve şerefine sahip oldum. Hala da öğreniyorum ama senin dediğin şekilde diyelim ki hani 95-96 o aralar başladı. Fakat bir şekilde insanın içinde vardı yani o sadece konuşma pratiği yoktu. Fakat o çabuk geldi bir şekilde. Ve o anlattığım seminerlerde de diğer şiveleri de çok iyi çabuk öğrenme olanağım oldu. Ki en başlarda diyelim ki Pülümür dışında konuştuklarını mesela Mamiki'ye konuştuklarında ben onu bile ki yakın bizim şiveye çok yakın bir şive onu bile bazen anlamakta zorluk çekiyordum. Fakat diyelim ki Vartolu Hınıslı biraz daha telaffuzu daha çok bize yakın olduğu için daha iyi anlıyordum. Ama sonradan işte Siverek, Çermik oralarda öğrenmeye başladım. Sonra işte Palu, Bingöl vesaire. O şekilde o çabuk oldu. Fakat dili yani bir yaşlı gibi ya da köyde büyüyen bunu mesela diğer arkadaşlar Hesen gibi veya şu an Hayri abi geldi. Hayri bırak ama o arkadaşların mesela Hayri arkadaş veya Hesen arkadaş tam bir Dersimli gibi konuşuyordu. Zaten o 2-3 arkadaş biz özellikle yani ben kendim için söyleyeyim diğer arkadaşlar da aynı fikirde bir şeyler anlatmasına hani dil dışında kendi hikayelerini ya da kendinden bir şey anlatmasını bekliyorduk. Yani o kadar bir orijinal bir dile şeye sahiplerdi. Çünkü o ruha maalesef birçok insan artık sahip değil. Yani şöyle diyebilir miyim? Sen 30 yıldır hani bu dille uğraşıyorsun aslında. Bir 25-30 yıldır bir emeğin var. Ve küçüklüğünden beri de aslında bu dili konuşarak öğrenmişsin ama bir işte Hayri Dalkılıç'a ben de sevgi selamlarımı ileteyim. İngiltere'de yaşıyor zannedersin Hayri abi. Bir Hayri abinin orijinalliğinde ya da bizi izleyen diğer arkadaşlar da vardır. Onların o otantik köyde öğrendikleri gibi o tınıda olmuyor mu? Diyebilir miyiz? Çok mu acımasız? Olmuyor evet. O hala ben de kendimde o eksikliği görüyorum. Her ne kadar şey varsa. Hesen brato ona dreyze ucunat kokuma. Arkadaşların sorularını atlamadan. Ya ben onları atlamıyorum. Onları yani yapacağız. Böyle biraz kronolojik olarak ilerleyelim dedim. Evet, üniversitede evet. Hani, sen bu bölüme ilgi gösterdin ve aslında bir yatay geçiş yaptın. Seminerlere katıldın. Şimdi o güne kadar sen anne babandan öğrendiğin bir dildi. Ama daha sonra üniversitede bir akademi disiplini çerçevesinde bu dili öğrenmeye başladın. Yani o güne kadar o dili sen kendin ya da annen baban dili nasıl tanımlıyordunuz ya da dile bakış açın neydi? Çünkü ben de 90'lı yıllarda Almanya'ya geldim. Çok keskin tartışmaların olduğu yıllarda hala da biliyorsun bu dil konusunda bir sürü tartışmalar var. Hani biraz senin o üniversiteye başlamadan önceki süreçteki dile bakış açın, annenin babanın bu dili, büyüklerinin, nenenin, dedenin dile bakış açısı ve tanımlaması neydi isimlemesi? Çünkü bunun üzerine de biliyorsun sıkıntılar var. Konuştuğu dile bağlı. Çünkü bizimkiler Türkçeyi bizim Pülümür yöresi Türk yörenin yani Erzincan'da olan Türklerin bir egemenliği olduğu yer diyelim. Yani Dersim'de
zaten bildiğin gibi yani bugünkü Mamiki veya Tunceli sınırları içinde olan il Alevilerin sözünün geçtiği ve çoğunluk olduğu ama sözünün de geçtiği tek ildir. Yani diğer illerde Alevilerin sayısı az olmayabilir, Erzincan, Malatya vesaire, fakat şey gibi değil tabii, bizim Dersim ve Erzincan yöresi Türkçenin dil egemenliğinde olduğu için Türklerin bakış açısına göre işte Sivas'ın doğusundan olan her şey Kürt ve Kürtçe ve bizimkiler de onlardan o şekilde tanımlandığı için almışlardı direkt. Ve sonradan ama diyelim ki 50'li yıllarda işte Elazığ veya diğer taraflardan gelen Kürt göçebe veya Şavaklarla tanıştıklarında görüyorlar ki aha şey aslında Kürt dedikleri bunlar. Yani bize dedikleri Türkler onu ayırt edemiyor. Ben de hani benim için öyle şey eskiden hani çok şey önemi yoktu. Herhalde Türkler öyle dediği için herhalde Kürtçedir. Ya da bizimkiler Türkçe konuştuklarında Kürtçe diyorlardı. Diğerlerine de yani Kırdaski diye ayırıyordu. Aslında yani bizim dil işte Zazaca da hatta duymuştum şeyden Maraşlı Alevi Kürtlerden. Onlar hatta diyordu sizin dil Zazaca. Daha yani diyelim ki 6-7 yaşındayken çünkü onlar komşularımız takılıyorlardı bizim birbirlerine. İşte ne biçim dil konuşuyorsunuz diye kimse anlamıyor vesaire. Çünkü birbirine Zazaca ile Kurmancı birbirini anlayacak derecede yakın değil. Belirli bir yakınlık var ama anlayacak derecede değil. Fakat kendi içimde hani diyelim ki bir eskiden bu 80'li yılların sonunda 90'ların başında Kürt örgütlerinin Almanya'da fazla bir faaliyeti görülmüyor ama görüldüğünde hani işte diyelim Nevroz bir şeyleri okuyordum öyle. Kendime ait görmüyordum fakat her zaman içimde diyordu o insanların dil hakkı, bütün hakları verilmeli diye. Yani şey diye görüyordum. Mesela diyelim ki hani demin dediğim gibi Türkler için bunu ayırt edemiyorlar. Nasıl ki Karadeniz'in hepsini Laz, halbuki Rize ve Artvin dışında Laz yok ama bütün Karadeniz Türkiye'ye göre Laz'dır veya bütün Kafkasya göçmenleri Çerkezdir ki o da doğru değil. 10 küsür halk var orada, dil var. Türkiye'ye gelmiş olan. Şeyde de öyle hani fakat diyelim ki Konyalı Kürt komşularımız vardı. Hadi konuşun dedi mesela Türk arkadaşlar bize. Sonra o konuşmaya başladı. Ben anlamadım tabii Kürtçeyi. Ben dedim o zaman da dedim ben Zazaca konuşuyorum. Yani bizim dil Zazaca. Yani o sonradan herhangi bir şey bilgim yoktu dediğim yani çocukluk olduğum yıllarda. Fakat ben Dersimli olarak örnek verebilirim. Fakat bir Bingöllü veya Vartolu, Hınıslı için onlar zaten Zazacıydı veya Sivaslı olup da Alevi Zaza olanlar. Onlar zaten çünkü hem Kürtlerle hem Türklerle komşu olduğu için özellikle Varto, Hınıs, Tekman, Bingöl yöresi Kürtlerle daha çok temas içinde veya Kürtçenin orada bir Osmanlı zamanında tabii gelen şeyi var. Belirli bir egemenlik konumu olduğu için o ayrımı daha iyi biliyorlar yani farkı diyelim. Sonraki yıllarda tabii o isim tartışmalarına fazla girmiyorum. Ben buluyorum. Ben mesela benim adım Mesut ama ben Asmen adımı o yıllarda kendime verdim. Zazaca isim olsun diye. Çünkü bir asimilasyona karşı ilk asimilasyon bildiğiniz gibi ilk adımı isim kanunuyla bütün Türkiye vatandaşlarına Türk ismini, soy ismini vermek. Ama benim de ilk adımım olsun dedim. Yani hem dili öğrenmek çünkü dil yani Confucius'un dediği gibi bir halk ortadan kaldırmak istiyorsanız dilini yok edin. O halk zaten ortadan kalkar. İşte o insanlık dışı veya soykırımcı bir anlayışa karşı neticede sadece bedeni soykırım değil yani bu insanların topraklarda yaşadığı farklı halkların beyaz soykırıma karşı da yani kültürel soykırıma karşı da en iyi en etkili bende durulacak adım senden alınmak isteyen değerleri korumaktır.
güzel değerleri, dilini, kültürünü, varlığını, kimliğini. Yani kimlik konusunda da diyebilirim, eğer bir gün Aleviler ve Zazılar kendi ülkesinde bir egemen demeyeyim ama kendini koruyabilecek bir şeye vardıkları zaman, bir aygıta sahip oldukları zaman, diyelim ki bir İsrail gibi, Ermenistan gibi, o zaman benim için ondan sonra önemi kalmaz. Yani insanlık kimliğime döner. Daha farklı, daha önemli konulara şey yapabilirim. Yani durumlar ve şartlar bizi buraya getirdi diyebiliriz. Şimdi isim, pardon, affedersin. İsim derken mesela benim adım Mesut nüfusta ama Asmen, fakat bana Asmen de diyebilirsiniz, Mesut da diyebilirsiniz, fakat benim özümde bir şey değişmiyor. Şimdi bizim dile Kırmançkiymiş, Dımlıymış, Zonuma, Zazaki vesaire, Zonu Hızır derseniz de o dilin grameri, yapısı, ruhu değişmiyor. Yani diyelim ki Vartolu, Hınıslı asla kendi diline Kırmançki demez. Çünkü onun için Kurmancıdır. Kırmançki dedikleri Kurmancı dilidir. Veya bir Zaralı, Kangallı için de öyle. Ama bir Dersimli için Kırmançki kendi dilidir. Veya bir Erzincanlı için. Fakat özde bir şey değişen yok. Yani sadece o kelime. Düşünün bu insanların... pirlerin, rayberlerin, mürşitlerin kendi talipleriyle bu toprakta, kadim Dersim toprağında, yani dış Dersim, iç Dersim bağlantıları vardı ve ben o insanları da dinledim. Kendi diyelim babasıyla kendisi veya taliplerine giderken veya işte diyelim Varto'ya, Hınıs'a, Sivas'a olsun. Onların kimlik konusunda herhangi bir sıkıntı veya isim konusunda işte Kırmanç mı, Zaza mı, Şarma mı bir sıkıntı yaşadığını görmedim. Yani duymadım. Demek ki bizim burada bu konu üzerine durulacak kadar bir harbi değeri yokmuş. Soruların içerisinde ama buna benzer sorular geliyor. Harbi değeri var mıdır, yok mudur ya da ne kadar vardır? O da tabii ki göreceli. Özü itibariyle dedin, dilin özü itibariyle evet, orada hani onu değiştiren bir şey yok ama hissiyat olarak ruhen zannedersem herkeste çağrıştırdığı bir şey var. Onu belki ilerleyen dakikalarda tekrar ilgileriz ama demin söylemek istediğim isim demiştin. Dersim 38 operasyonunda da Dersim'de işte Dersim'e Tunceli ismi ya da o bölgeye daha doğrusu Tunceli ismi verildi. Bu da asimilasyon politikalarının ilk daha hani isim anlamına verilecek gene örneklerden biri. Asmen gök anlamına geliyor değil mi sevgili Asmen? Gök anlamında. Gök anlamına geliyor. Gittikçe de yayılıyor yani isim olarak. Ben ilk gün Ovacık'ta Asmen Market'i gördüğümde tabii bir şekilde çok sevindim. Evet var, Asmen Market. Çoktan beri var hatta Asmen Market. Ve gittikçe de insanların o konuda olduğunu, kendi çocuklarına öyle isim vermek istediğini duyuyorum. Ve ben bu ismi de hatta hazırladım bu aralar. Yani çok aksattım. Yani bundan 8-9 yıl önce bir ara buradaki yani Alman vatandaşı olduğum için memurluğa başvurmuştum. Asmen ismini eklemek ve keşki. Bize aslında keşki derler. Keska yemeğinden gelen bir isim. Çekeşki yani keşkogiller diye. Çünkü kendi köydeki işçilerine o bir aile olarak büyük kazanlarla keşka yemeğini, keşkek diye bilinen yemeği pişirdikleri için oradan kalma ve devlet bazılarına soy isimlerini uydurmak veya yaklaştırmak, Türkçe'ye en yakın demek keskin gördükleri için o şekilde o ismi almışız ve ben o ismi geri almak için bir başvuruda bulunmuştum. O zaman reddedildi. Sonra biraz Almanya'da evet maalesef yani demokrat bir ülkede reddediliyor. Yani Almanca bir isim diyelim ki ben isim Michael Schmidt olarak isteseydim verirlerdi bana. İtirazsız fakat yani bu şekilde yapmak gerekiyor herhalde. Tekrar ben bazı arkadaşlardan da duydum bazı Süryani, Ermeni arkadaşlardan da duydum. İsimlerin bir şekilde bazılarını geri almayı başaramadı ama sonraki yıllarda herhalde oldu ve bunu söylememin nedeni bütün arkadaşlarından ricam yani kendi isminizi namı huyeçeyi peyser biceri. Yani belki Zazaca yazmakta mesela Haydar Şahin abinin bir makalesi de var hatta bu isimleri nasıl geri alınabilir
nasıl yazdırılabilir Zazaca diye. Mesela Mesut Asmen Keşki, o Keskogillerden diyersek veya işte diyelim senin öyle şeyin varsa diyebilirsin, annene ve babana sorabilirsin. İşte bize Zazaca'da ne diyorlar? Maraçe kamvani, maçe kamrayme. Onu kullanabilirler arkadaşlar veya işte yakın gördüğü veya farklı bir köy ismi de, aşiret ismi de ya da alt kolun ismi de olabilir. Anladım. Şimdi tabii ki isimlerle ilgili Almanya'da öyle ki benim kızımın ismi Helin, biliyorsun. Helin'in de zannedersin E'nin üstüne şapka gelmesi gerekiyor değil mi? Ya da İ'nin mi üzerineydi herhalde. Yani onu bile kimliği işletmek için çok prosedür gerekiyor. Hani çok bürokratik, yani Almanya bu konuda gerçekten çok sıkıntılıyor. Benim dayımın kızı var bir tane İngiltere'de, Damla ismi. Onun ismi eskiden Hatay'dı. Hatay ismini sevmiyordu. Gitti yani bunu değiştirebilmek için Türkiye'de de, yani orada da çok kolay değil. Hani psikolojik işte olarak rahatsız oluyorum demeniz lazım, şahit götürmeniz lazım. Bundan birkaç sene önce herhalde son bir şey oldu. Türkiye'de de herhalde bir isim değişikliğiyle ilgili, ismi yanlış yazılanlar onu değiştirebilme imkanına sahipti. Ondan sonra herhalde zannedersem Türkiye'de de çok da kolay değil. Bu arada Hıdır Eren de aramıza katıldı. Sevgili Hıdır Eren'e de selamlarımızı iletelim. Evet. Yani bu Zaza Derneği'nin zaten söyledim. Vaamına delalet berfincele Dersim Kadıbı'nın bir direniş sembolü. Bir de ayrıca değerli bir yazarımız. Ya Şükran Lülek Yılmaz da aynı şekilde. Aynen, Berfin'i konuk almak istiyorum ama şimdi Berfin Kırmanç Zazaki dilinde şiir kitabı çıkarmış. Onu burada Türkçe konuk almak, yani sadece o değil, yani uzun 40 yıldır yazan bir arkadaşımız. Ya ama yani ben kendi adıma şeyi düşündüm, hani bende o kitabı var daha önceki, yani makaleleri, yazıları kuşkusuz çoktur da dedim ben Berfin'i konuk alsam, onunla eğer Türkçe konuşursam saygısızlık olur. O yüzden sevgili Berfin, selamlarımı iletiyorum. Şükran Lülek Yılmaz'da sevgili selamlarımızı iletelim. O da Dersim Yayınları'nın kurucularından değerli bir arkadaşımız. Yani mutlaka o gibi arkadaşlar, diğer arkadaşlar da mutlaka katılırlarsa ben de çok sevinirim, seyrederim. Şahzade Yokuşkek gibi işte benim naçizane bir şekilde çevirmeye çalıştığım dünya klasiğini Berfin arkadaş çok daha ileri bir adımını attı. Bütün dünya klasiklerini, şiirlerini, antolojisini Zazaca'ya öyle bir değerli bir kitap kazandırdı, yani onu söylemek lazım. Tabii ki kesinlikle. Soruları biraz alarak ilerleyelim dedim. Demin bir soru vardı. Ben hani biraz arada sorular, yani herkes soru sorabilir ama biraz belki hani programın ilerleyen dakikalarına uygundur. Biraz sohbetin o anını bölmemek adına. Ama hepsini sormaya çalışacağım. Zazaca Kürtçenin lehçesi midir diye bir soru var. Yoksa kesin olarak kendi başına dil midir? Eğer kendi başına dil ise hangi dillere daha yakın? Sen bu konuda üniversitede de eğitim almış bir arkadaşsın. Karşılaştırmalı İranist, also vergleichende, wie heißt es nochmal auf Deutsch, Asme? Vergleichende indogermanische Sprache. Genau. Yani İndo-Germanische Sprache, Hint-Avrupa dillerinin karşılaştırma dilleriyle de, yani üniversitede böyle imkana sahip oldun. Evet. Sen bu soruyu cevaplayacak olursan nasıl cevaplarsın? Evet. Bu arada çok değerli Tevfik Şahin abi de Valla Asmen, buraya seni izleyen çok olur. Sen herkese selam verirsen ama bunlar herkes değil, hani benim birlikte adım attığım dediğim insanlar, bütün tabii ki birlikte. Onların hepsini Tevfik abinin o dediğin kitaplar, 2 kitabım var ya, Tevfik abi olmasaydı ve etrafındaki diğer arkadaşlar da, Hasan Yıldız olsun, diğerleri olsun olmasaydı o kitapları ben o şekilde çıkaramazdım yani. Tabii ki hepsini saygıyla selamlıyoruz, hepsini de ben yani şey yaparken yani, hepsine cevap verirsem program bitmez. Zaten 45. dakikaya yaklaştık. Biraz da dilin gramerine dair konuşalım. Evet. Yani Zazaca başlı başına bir dildir. 40 küsür İrani dil içinde. Bunu sonra şeylerde gösterebilirim de. Yani Zazaca'nın başlı başına bir dil olduğunu ilk kez Oscar Mann kanıtladı. Fakat bu dilin ondan önce de diyelim ki şey vardı, 1907 yılında, yani bazı dil bilimcilerin şeyi vardı o konuda. Yani şüpheleri, düşünceleri, mesela Karl Friedrich Andreas gibi
Andreas soyadı ama aslında Bagratunyan Ermeni kökenli bir İranisti. Onun hatta bir mektubu da var. Mektubunda o şekilde belirtiyor. Fakat 1900'lerden beri dil bilim alanında da İranolojide de şey olarak geçiyordu. Başlı başına bir dil olarak tanınıyor artık. Yani aradan 100 yıl geçti. Ve onun için 100 yıl sonra böyle bir soruyu çok fazla üzerine şey yapmıyoruz. Fakat hani diyeceksiniz ki yani bütün kitaplarda o şekilde yer alan hani birçok kitapta, bilimsel kitapta değil. İşte Zazaca, işte Kürtçenin lehçesidir veya bir söylem, o kadar yaygın bir söylem hatalı olabilir mi? Evet, oluyor. Yani diyelim ki siz örneğin Aleviler üzerine de birçok kitapta yazılan çok hatalı şeyleri de bulabilirsiniz. Fakat dil bilimde esas alınan şey kanıt, yani bir teze dair kanıt getirilmesi gerek. Ve Zazaca'nın yani Kürdi bir dil olduğuna dair herhangi bir sebebi yok. Yakınlığı şöyle, aynı dil grubundan olduğundan ötürü. O 40 tane İrani dilden. Sevinirim aslında. Evet. Hani iyi olur. Yani, arkadaşlar da en azından belki görmeyenler vardır konuya. Bir de arkadaşlar hani bazıları şeyle girebilir. Hani hesabından ötürü nickname, mahlasla girebilir. Fakat en azından bir isimlerini söylesinler, sevinirim yani. Şimdi kelimeler dediğim gibi önemli değil. Yani biz diyelim ki Kırmançki dersim, Erzincan'da bu dile Kırmançki diyoruz. Kırmançki demekle bu arada hani bunu da söylemem gerek. 80 yaşı üzerine olan insanlarımız Dımli de diyordu dile, yani Dersim'de ve Erzincan'da. Bu dile Kırmançki demekle bu dilin grameri, kelime yapısı, dilin kendisi Kurmancı diline, yani Kuzey Kürtçesine yaklaşmıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Sadece isim. Hani o komşu diller arasında yakın isimlerin olması doğaldır. Mesela birçok insan dışarıdan Sloven dili ile Slovak dilinin farkını pek bilmez. Zaten yakın dillerdir. Bildiğin gibi Doğu Almanya'nın bazı şehirlerinde, birkaç şehirde Sorb-Zoabisch denilen Sorb dili var. Ve bunlar da Batı Slav halkı, Polonya diline yakın dilleri. Bir de Sırp var. Ve gerçekten Sırp ile Sorb veya Serp, kendi dillerine Serbski diyor bu Sorbiş dediklerimiz. Sırpski, yani Sırp diline ile aynı kelime olarak. Kırmanç ile Kurmanç gibi. Fakat biri Güney Slav, diğeri Batı Slav ve bu Sırp'ın anlamı bizim Dereza diye bildiğimiz aynı aşiretten olan, akraba anlamına gelen. İşte Kırmancın da büyük ihtimalle anlamı yani topraksız maraba. O şekilde yani, ya da belirli bir yüksek tabakaya sahip olmayan isim. Yani Kurt adı da birçok kaynakta bugün bildiğimiz Kürt anlamında değil. Hani eski Orta Farsça, Pehlevi dilinde de iki yerde geçiyor. Fakat Fars olmayan, işte dağlık bölgelerde yaşayan halk. Veya bazı yörelerde Kurt dendiği zaman Taleşi veya Mazenderane gibi Kuzey İran'da olan dillerde çoban anlamına da geliyor. Hani birçok şeyde mesela Almanları Slav dillerinde, bütün hemen hemen Slav dillerde Almanlara Nemets dillerine de Nemetski denilir ki Nemets sağır veya dili anlamayan anlamına geliyor. Fakat o dilde artık o bir halk adı olarak ya da dil adı olarak geçiyor. Şeye gelince hani bir Kurmancı o şekilde anlatmaya çalıştım. Sen fakat biraz herhalde bu soruya cevap verdiğini düşünerekten ekrana yansıttım. Kırmancı Türkçe kelimeleri Kurmancı kelimesinin yakınlığının sebebi nedir? Kırmancı ismi Kürtçe olduğu anlamına mı geliyor? Ona zaten cevap verdim. Evet, yani isme bağlı. Şimdi o Kırmancı bir Dersimli kendi dilinde Zazaca konuşurken söylediğinde Zazaca'yı kastediyor. Çünkü Kurmancı diline Kırdaski diyor. Bu Kırdas kelimesi de Zazaca'ya has bir kelimedir. Çünkü Kurmançlar, Kürtler bu tür kelimeyi, böyle bir kelimeyi kullanmazlar, bilmezler de.
Fakat yani o şey varken bizim dil, o dil derken zaten oradaki inclusion, exclusion dediğimiz İngilizce'de, inkludieren, exkludieren Almanca'da. Yani bir dıştan tutmak veya içten. Orada zaten dediği zaman oradaki şeyi anlamak lazım. Veya işte marane. O ayrım. Kaynaştırma mı demek istiyorsun inclusion derken? Yok, dışlama, kendinden sayma, dıştan sayma. Kendinden dıştan saymama anlamında. Okay. Evet. Şeyde de dediğim gibi o bazı terimlerde şey var. Slavlardan veya farklı halklardan örnekler çoğaltılabilir yani. Verilebilir. Fakat bir mesela aşiretin farklı yöreden diğer dili konuşması sadece Kurmancı ile Zazaca'ya has bir durum değildir. Mesela sen bu soruyu cevap veriyorsun herhalde. Neden aynı aşiretten olduğumuz haldeyken bir kısmı Kurmancı, diğer kısmı da Kırmancı Zazaca dilini konuşuyor. Benim babam Kırmancı konuşurken anne tarafım neden Kurmancı konuşuyor? İkisi de aynı aşiret demiş. Yani, Karagoçan Gakoşu. Evet, bu şey farklı yöreye bir aşiret göçtüğünde diğer yörenin ağırlıklı olan dilini alabilir. Mesela bu Kurmancı ile Zazaca'ya has bir durum değil. Öyle yorum getiren arkadaşlar var, anlıyorum da o, ama bu Kürtlüğe dahil bir kanıt değil. Çünkü Sivas'a, Malatya'ya giderseniz, yani en azından benim tanıştıklarım, hatta Ocakzade, Baba Mansurlu, Kureşanlı veya işte aşiretini unutmamışsa diyelim ki Loğlanlı veya başka bir aşiretten, fakat Türkçe konuşuyor artık. Veya diyelim ki Malatya'nın Arguvan veya Hekiman'daki iç içe ya da yan yana yaşayan Alevi Türkmen ile Alevi Kürtler var. Yani Kurmancı konuşan Alevilerle Türkçe konuşan Aleviler var ve onların da mesela diyelim ki Sinemilli veya başka aşiretler de var. Şu an aklıma Atma vesaire. Belirli aşiretler Türkçe, aynı aşiret Kürtçe veya Türkçe de konuşabiliyor. Yani bunlar da bunların arasındaki hatta tek fark dildir diyebiliriz. Fakat etnik olarak yani sadece dili baza alırsak birilerini Alevi Kürt diye etnolojide tanımlıyorlar ve diğerlerini de Alevi Türkmen. Hani durumda da öyle. Zazaca konuştuğu için ve bu terim işte Türkçe konuşurken Zaza terimi oturduğu için kullanıyoruz. Yoksa diyelim ki Türkçe'de Deylemce veya işte Dersimce veya işte diyelim ki Dımlice terimi oturmuş olsaydı onu kullanırdık. Fakat ben şahsen bazı arkadaşlar da öyle düşünüyor. Yani Dersim'i veya işte Erzincan'ı bilmeyen bir Vartolu bile, bir Hınıslı bile, bir Sivaslı Alevi Zaza bile Kırmancı ne dedim? Kırmancı yanlış anlar. Yani ona Kırmancı dediğinizde herhalde hervere demek istiyor der. Onların yani hani milyonlarca olan Türkiye, yani Türkçe ana dili veya ana dili Türkçe olan ve Dersim'le hiç alakası olmayan insana Kırmancı derseniz bu Kırmancı terimi Türkçe'de Kürtlere mal edilmiştir. Hani onu artık yapmak, geriye getirmek çok zor olur. Hani hayır biz Dersimli olarak onu demek istemiyoruz. Yok hani etnolojide hatta bugün Türk Dil Kurumu'nun bile sözlüğüne alınmış Zaza derken işte Küçük Asya'da yaşayan bir halk. Zazaca derken o halkın konuştuğu dil. Bu burada Alevi veya Sünni farkı konmuyor ortaya. Yani oradaki endeksleme farkı. Yani Dersim'deki veya Varto'daki şeyin farklı olabilir. Onun dünyasındaki tasarladığı millet ondan olup olmama anlayışı, yani etniklik şeyi farklı olabilir. Fakat Türkçe'de öyle olduğu için ben en yakın, en anlaşılır şeyi yani Dersim'i derken Alevi Zaza diyorum. Burada bir hata da görmüyorum. Çünkü Zaza terimi veya biz mesela Dersimliler olarak bütün Sünnilere dili ne olursa olsun Türk deriz. Türk o Kırmanzo derken Türk mü? Kürt mü veya Türk mü Zaza mı değil. Sünni mi Alevi mi anlamında soruyoruz biz. Fakat Zazaca'da Dersim Zazacasında Türk Sünni anlamına geliyor diye biz kalkıp Türkçe'de onu Türk şeyini o şekilde kullanmayız. Yani çünkü onların dili neticede Türklerin dili, yani bizim şekillendirdiğimiz bir dil değil.
Şimdi sevgili Mesut Asman, bilmiyorum, Ludwig Paul Türkçe biliyor mu? Türkçe az bir şey anlıyordur. Yani biliyor. Yo, bayağı anlıyor aslında bu. Düzeltiyorum. Bingöl şeyine geldiğinde de 2011 ve 2011'de Bingöl Zaza Dili Sempozyumuna geldiğinde de tercüman istememişti. Hani anlıyordu bayağı Türkçeyi, veya biz üniversitesinde de görüşmüştük. Bilgi Üniversitesi'nde de yani anlaması bayağı iyi, konuştuğunu görmedim ama bayağı anlıyor yani. Neden sordun? Şey için soracaktım, yani bir anımı anlatacaktım da bilmiyorum, hani dedim belki bu program izlerse ona da sevgi, selam, saygılarımızı iletelim buradan diye söyleyeyim dedim. Şimdi bundan birkaç sene önce biz Hamburg'da bir kitap tanıtımı olmuştu. Henrik Granatapfelchen diye. 10 Nisan 2015 Cuma günü olmuş. Henrik Granatapfelchen Velat Şerkras Sonik Märchen aus Dersim Morgenland diye Dersim'de ki ya da Kırmançki Zazaki dilinde ki hikayelerin, masalların bir kitap tanıtımı vardı. Orada Ludwig Paul Hamburg'da şöyle bir konuşma yapmıştı. Onu iznin olursa tekrarlamak istiyorum da dedim belki bir gün Ludwig Paul de bu videoyu izlerse, o yüzden sordum Türkçe biliyor mu diye. Çünkü Türkçe konuşma yapacağım. Kendisi Almanca şöyle bir şey söylemişti. Umarım uzun zaman geçti ama aklımda iyi hafızama kazıdığımı düşünüyorum. Şöyle bir kelime kullanmıştı ya da cümle. İşte Zazaca konuşup kendisine Zazayım diyenler var. Zazaca konuşup kendisine Kürdüm diyenler var. İşte Zazaca konuşup kendisine Kırmancı yani Kırmanç diyenler var. Herkesin kendini istediği gibi tanımlama sından farklı bahsetmişti ve buna saygı gösterilmesinden bahsetmişti. Şimdi biraz önce sen de bir örnek verdin. Ben de bundan 2 sene önce Mitfahrgelegenheit biliyorsun, BlaBlaCar gibi araçlarla yolculuk yapabiliyorsun. Iraklı genç bir Kürt gence denk geldim. Ve onunla sohbet ederken işte Iraklı olduğunu söyleyince, peki dedim siz orada hangi dili konuşuyorsunuz? Bana Kırmancı dilini konuştuğunu söyleyince ben anladım, hani dedim Kırmancı derken neyi kastediyorsun? Hani Kurdiş, hani Kürtçe ya da Kurmancıyı mı kastediyorsun? Yani Kırdaşki dediğimiz dili mi? Yok dedi, Kırmanç dedi, biz dedi Kürtçe konuşuyoruz. Yani Türkçe'de Kürtçe'ye denk düşen dili söylediğinde ben de şaşırmıştım. Benim için yeniydi. Bu son birkaç yıldır da hani biraz önce sen de bahsettin. Dışarıdaki algı Kırmanç deyince herhalde Kürtçe olarak algılanıyor. Ama bizim Dersim içinde de kendi gerçekliğimizde yaşlılarımız Kırmancıme dediği için o dili de o şekilde değerlendiriyorlar. Hani sonuçta onların yani kendilerini de bir değerlendirmeleri var. Mesela 38 sürgünlerini dinlediğimizde çoğu hep şunu derler. Biz çıkıp bir yere gittiğimizde bizim etrafımızda dönüp dolaşıyorlardı ve bakıyorlardı kuyruğumuz var mı diye. İşte kuyruklu Kürtler gelmiş deniyordu. Yani Dersim'e dışarıdan Türklerin bakış açısı, Dersim yani 38 yıllarını baz alacaksak ya belki bugün bile çoğunu belki zamanla öğrendiler. Evet, sadece Dersim'de Kürtler yok. Ama dışarıdan da görünen resim başkaları için farklı olabilir. Bizim için farklı olabilir. Irak'ta işte Kırmancı konuşuyorum diyen bir insan aslında o anda Kürtçeyi de kastediyor olabilir. Biraz önce sen de bahsettin. Topraksız olan insanlara daha çok verilen bir isim. Daimi Cengiz'in de bununla ilgili Ayşe Hür ve Erdoğan Aydın zannedersem programında buna benzer bir tanımlaması olmuştu. Senin de bir makalende okumuştum ama şimdi evet ben de zorlanıyorum. Mesela ben insanlara söylerken diyorum, Kırmançki deyince tabii ki anlamıyorlar Zazaca dilinden ama bu dilin yöresel farklı isimleri olduğundan bahsediyorum. Hani işte Dımılı da denilebiliyor, Kırmançki de denilebiliyor, Zazaki de denilebiliyor. Bizim ama Dersimlerimiz bunu kullanıyor dediğimde onları referans alarak söylüyorum. Yani bunda da yanlış bir durum yok, sonuçta aynı dilden bahsediyoruz diye de eklemek istedim. Bir yandan da yorumlar akıp duruyor önümden. Evet, burada bir soru da vardı. Onu biraz önce de yansıtmıştım. Aslında benzer verdiğin cevaplara Kırmanç kelimesi Aleviliği ve Zazalığı kapsamıyor mu diye sormuş Nutsa. Nutsa gerçek ismini arkadaşım bilmiyorum. Yani
Dersim'de yani Dersim kullanan kişiye bağlı ve kuşağa da bağlı. Diyelim ki yaşlılık Dersim'in diyelim ki ona şu an yazan Ali Biter arkadaş Mahmutoğlu Heramat Muserama, o da zaten değerli şeyleri var, programları, konukları oluyor. O da senin benim gibi bu konuda bizim dilimiz, kültürümüz üzerine çabası olan ve diğer çalışmalarda olan arkadaşımız. Mesela onun da annesi 100 yaşına yakın Dimli kullanıyordu. Yani ovacıklı dediğim. Ve işte birkaç arkadaş da bunun üzerine makale yazdı. Yani büyük dedesinin duyduğu şeyi var. Fakat sonra dediğim gibi Kırmanz bir yandan toprak sahibi olmayan veya ocakzade olmayanlar için kullanılıyordu. Ve sonradan yaygınlaştı. Hani bu bir röportajda da öyle geçiyor zannedersem. Cihan Söylemez avukat arkadaştı bunu yapan, ama fakat Muzur Cömert de veya diğer arkadaşlar da dergilerde bunu belirtiyordu. Yani bizim eski, yani aslında Dimli dendiğini veya Kırmanz derken Kureşanların Kırmanz derken taliplerini kastettiğini ve sonradan yaygınlaşan ve 70-60 kuşağın yaşlarında olan Dersimli, yani Mamiki ve Dersimli derken af buyurun, yani Vartolu, Hınıslı, Sivaslı arkadaşlara ayrı tutmuyorum. Dersim derken ilk etapta merkezi kastediyorum. Diğerlerini zaten dediğimde anlıyorum da isimlerini. Mamiki ve Erzincan olup da Kırmanz derken zaten Alevi ve Zaza olan, hani Peter Elfrud Endos'un Türkiye'de Etnik Gruplar adlı kitabında 47 etnik topluluğu saydığı gibi etnik topluluk, yani etnik topluluk olarak Alevi Zaza ve Sünni Zaza diye şeyi var. Ve bunu Kahraman Gündüz Kanat'ın da doktoru arkadaşım olan doktora tezinde dediği gibi etnisite, yani bu Dimli Kırmanz Zaza etnisite dediği Zaza etnisitesi olarak görebiliriz. Fakat o arkadaşın dediği gibi Dersim'de o anlama geliyor. Yani Varto'da, Hınıs'ta da Şarema derken bütün Aleviler kastediliyor. Yani bütün Aleviler Şarema ve bütün Sünniler için Kurmanç. Yani Hınıslı veya Vartolu olup Kurmancı konuşan Aleviler dahi, yani 3-4 köyleri var. Çünkü Varto'nun genelde Alevi Zaza'dır yani. Alevileri Zaza'dır, Sünnileri Kürt'tür. Ama Kurmancı olup da Hınıs ve Varto'da 3-4 köyde olan, onlar bile dahil kendisini Kurmancı olarak nitelemez. Elevi der. Çünkü o yörede Kurmanç o anlama geliyor. Yani Varto'dan öte Muş'a doğru, hatta Kurmancı'ya, yani o Kürtlük veya onların toprağı, yöresi anlamında da Kurmancı denir. Dersim'deki Kırmancı'ya ise Kadim Dersim, yani Kırmancı'dan önce Seyk Ağacı'nın kitabında, Seyk Ağacı'nın Daimi Cengiz'in kitabında belirttiği gibi Desim Kaniye, yani Kadim Dersim terimi vardır. Kırmancı'ya da orada pek fazla denk gelmiyor. Ama sonradan Kırmancı derken bu özellikle aşiretlerin, yani ocakzade olanlardan ziyade aşiretlerin yaşam tarzıdır. Yani bir toprak birebir bugünün anlayışıyla, bakış açısıyla bir toprak, bir coğrafi anlayış değil. Yaşlıların eski Kadim Dersim'in bir sistemi, bir kanunu, bir yaşam tarzıdır o. Şimdi Mesut, sevgili Mesut, ama şimdi biraz önce sen de şunu tanımladın, hani oradaki bahsettikleri, oradaki Dersim'de yaşayan o Kırmançların kendi içindeki kurdukları adalet, kendi içlerinde kurdukları o yaşama stili ve Aleviliğin de çok fazla ön planda vurgusunun yapıldığı bir yaşam stilini bizim o Dersimlerin hatta Seykaji'nin de ya da diğer Dersim ozanların da bahsettiği Kırmancıye kelimesi oralarda geçiyor, ama yani oradaki yaşam stilini, Aleviliği, aslında onun içine Kırdaşki konuşanları da alarak da, değil mi? Yani mesela Kırmancıya Beleke dediğimi Alevileşen Ermeniler veya Sarı Saltık veya Pir Sultan olup bunlar da ocakzade ama dilleri Türkçe olan Dersimliler.
Onları da içerir. Ama şimdi şeyi sormak istiyorum Mesut. Sonuçta tabii ki bu tarihçilerin, sosyologların, antropologların belki çok geniş bir konu. Hani biz dil üzerinden biraz da Dersim örnekleri üzerinden gidiyoruz ama hani benim okuduğum kadarıyla yani mesela biraz önce senle bahsettim. Bana Asmen de deseniz, Mesut da deseniz senin içindeki öz aynı. Çıkıp yani sosyologların da birçok kişiden de duyduğum ya da okuduğum makalelerde hani DNA'nın belirli olmayacağı ya da işte yaşadığımız o coğrafyanın mesela dilden örnek verecek olursak şimdi Kanada'da da İngilizce konuşuyor ya da başka ülkelerde ama İskoçyalılar da İngilizce konuşuyor, İngiltere'de konuşuyor ya da Almanca konuşuyor, İsviçre var ama yakın işte Viyana gibi yerde de Almanca var ama aralarında da farklılıklar da olsa sonuçta aynı dili konuşuyorlar. Hani bu etnik bir kimliğe illa işaret etmek zorunda değil konuştuğumuz dil diyebilir miyiz? Yani tam şey yapamadım, pardon. Yani şimdi aynı dili konuşuyoruz diye ya da işte aynı dil havuzunda buluştuğumuz için etnik kökenimiz, aidiyatımız aynı olmak zorunda mı? Yani sonuçta İngiltere'de de İngilizce konuşuluyor. Yani, yok yani ama İngilizcenin nereden yayıldığı, nasıl bir şekilde yayıldığı belli yani orası ayrı bir konu da. Ya da işte diyelim Almanya, Avusturya veya İsviçre gibi şey olabilir. O insanların kendi şeyine bağlı, tercihine bağlı. Fakat Zazaca'nın Kürtçe'ye ve Türkçe'ye göre yani her ne kadar Türkiye toprakları içinde Kürtçeden sonra en fazla konuşulan 3. dil olsa da şimdi bu sefer inançtan veya kültür farklılığından ötürü farklı ülke kurmak veya şey olmak, örgütlenmek biraz lüks olur diyorum. Çünkü ne kadar o konuda dil konusunda en azından bölünsek o kadar da ayakta durabilme şansımız azalır. Yani o zaten dediğim dili korumakla yola çıkan arkadaşlar Aire Pia geleneğinden başlayarak Vare dergisi, Desmala Sure, işte Tija Sodiri, Tsime, Kormuşkan, Zazapras vesaire bunlar Alevi, Sünni gibi ya da Alevi Müslüman demek aslında daha doğru olur gibi bir ayrımla bir anlayışla yola çıkmadılar. Yani dilimiz derken hepimizin dil davası bu dilin yani koruyabilmek adına. Şimdi burada biraz yorumlardan da ilerleyeceğim. Mustafa Düzgün Sayın Mesut'a katılmıyorum. Ben merkezliyim. Bizler kendimize Türkçe, Kürtçe'de kurmanç deriz demiş. Yani, diyebilir yani şimdi bizim diyebilir tabii ki karşı. Bizim yaşlarda da dair Türkçe konuşunda biz Horasan'la gelme Türkmeniz derler yani diyebilir. Fakat şey olarak bilemiyorum kendisinin ana dili gerçekten Zazaca mı, Kırmançki mi yoksa Kurmancı mı yani Herevere mi? Şey olarak söyleyebilirler hani o dili Türkçeyi biz Türklerden, öğretmenlerden dahası devletten öğrendik diyelim ki. Onlar bizi o şekilde tanımladığı için öyle alışmış olabiliriz. Fakat ben yani şimdiye kadar bu dili yani en azından dil bilimci olarak söyleyebilirim. Kürdi bir dil özelliği yoktur. Dediğin gibi dil özelliği yani şimdi Zazaca'ya lehçe anlayışıyla yaklaşanlara hakeza şöyle de yaklaşılabilir. O anlayışla, bilimsel bir anlayış değildir. Kürtçe diye bir dil yoktur. Farsçanın lehçesidir veya Farsçanın bozulmuş bir eski bir dilidir gibi bir yaklaşımlar da var ki ben bu konuda bazı Türkolog veya bazı insanlarla da tartışmışımdır. Yani Kurmancı ve Zazaca'yı karma dil olarak gören. Fakat bu bilimsel bir yaklaşım değil ve herhangi bir kanıtı da yok. Yani her ne kadar ki Kürtçe Farsçanın bir lehçesi değilse Zazaca'da Kürtçenin veya Farsçanın bir lehçesi değildir. Sevgili Asmen, yorumları daha sonra yani biz programı ilerleyelim. Eğer yani zaman kaldıkça onlardan da alıntılar yapacağız. Sen
grafik olarak da biraz görsel olarak da hani insan dinleyerek, duyarak farklı hislerimizle öğreniyoruz. Biraz da görsel bir tabelayla karşımıza çıkarsa sevinirim. Bu arada yorumlara zaman zaman ekranı yansıtmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi saygı kurallarını aşmadan, kimseyi ötekileştirmeden yapılmasını da rica ediyorum. Tabii ki. Kıdır Eren burada kırmanç tekman hınıs hattında sünni anlamını içerir demiş. Evet, doğru. Hatta yani bir yaşlı bir Vartolu teyzeyle yani bir kelime Türkçe bilmez. Kurmancıları anlatırken Kerbela vakasına kadar yani Hazreti Hüseyin'in tarafı Şarima yani bizler derken Yezid tarafını onun anlayışına göre kurmanç diye betimlemişti, nitelendirilmişti. Fakat yani tabii ki şey olarak onun kurmanç demek istediği Kürt değil yani onların Kerbela vakasıyla tabii ki alakası yok. O şey anlayışına göre öyle. Şimdi bir paylaşım yaptım. Ekrana yansıtalım onu hemen. Ekrana yansıtabilir misin? Neden almadı? Hayret ettim. Sen bir saniye. İstiyorsan onu bana hızlıca yollayabilir misin? Yok, diğer şeyde olmuştu aslında. Pardon, tamam yansıttım şu an. Pardon. Evet. Yani burada Zazalıca'da kullanılan farklı etnonimler üzerine kısa bir durmak istiyorum sadece. Gördüğünüz gibi hani bu terimler var. Renklerde görebilirsiniz. İşte Zaza kırmızı ve coğrafyada da görüldüğü gibi en çok kullanılan kendi dilinde olan etnonim tanımlaması. Kırmancı'da gördüğünüz gibi İç Dersim, Tunceli diye bilinen il, devletin koyduğu isim tabii. Erzincan yöresinde. Fakat Zaza ya da dili tanımlama Zazaki Tekman Hınıs'ta da hatta Tercan'ın belirli yörelerinde de var. Dımli bir de güney kesiminde. Biraz renkleri belki ekranı izleyen arkadaşlar hani ben biraz şimdi büyüterek izliyorum da herkes göremeyebilir. İstiyorsan yani kırmızı olan bölge bu Bingöl'den işte Lice, Dicle, Elazığ'a kadar olan bölgeyi Zaza diye işaretlemişsin. Kırmızı olan biraz renklerle ilerlersen benim kadar şanslı olmayan arkadaşlara da anlatmış olursun. Ya yani en çok kullanılan dediğim gibi o Diyarbakır'da mesela kendisine Kırt diyen yok, bu Palu ve Bingöl'ün bazı köylerinde, bazı Solhan'ın veya Genc'in bazı köylerinde Kırt da kullanılıyor ama Kırt kullanırken kendisine Kırt diyen Zazalar Şafi ve Kürtlere Kurmanç diye ya da Kurmonc diye nitelerler. Yani kendilerinden farklı. Ve bu Kırt diyen Palu yöresindeki Zazalarda aynı şekilde Zaza kelimesine de yani reddetmezler. İkisini de kullanırlar. Mavi olarak işaretlenen haritada. Mavi olarak işaretlenen. Koyu mavi. Açık mavi olan da Şarema, yani Şarema halkımız demek. Dile de Zonema derler. Sorduklarında tabii Zazaki de derler veya işte Dımılki de diyebilirler. Mesela Kareri yöresinde de var Dımılki diyen. Dersim'de de ama Dımılki denildiğini ya da Dımılı denildiğine ben de çok kez şahit oldum. Demin yorumlarda da okudum. Yani Dersim'de de. Hasan arkadaş da belirtti. Mesela daha geniş coğrafyaya bakarsak Zazacan'ın hani bu Aksaray'da, Kayseri, Sarız'da konuşulan şeyleri var ve hatta yani bu Kars'ın Selim ve Ardahan'ın Göle ilçesinde 5 köyde konuşuluyor. Bu bilgiler için ayrıca Yaşar Aratümür arkadaşım da bayağı bir katkısı oldu. Teşekkür ederim ona. Kendisi 70 bu bütün coğrafyada, yani gitmediği yer belki çok çok az. 2 sene peş peşe kendi kayıtları için dil yani diyalektoloji, yani Zazacan'ın farklı şiveleri yapısı üzerine doktorasını yazıyor. Benim master tezim de Zazacan'ın şivesel yapısı üzerineydi. Özellikle ben ama Kuzey Zazacasına konsantre oldum, yaptım. Fakat Yaşar arkadaş bütün şivelerin, çünkü doktora tezi olduğu için daha geniş, daha fazla geniş bir zamanda açısından yapmaya şansı var. Evet, yani Türkiye coğrafyasında
Anadolu veya Kuzey Mezopotamya diyorum ben. Bu şekilde yani farklı isimler var. Dediğim gibi bunlar çok önemli değil. Hani bunlara farklı isim versek de ya da diyelim ki sadece Varto'da yani mesela Mustafa Düzgün arkadaş diyor Koçgiri'de 2 köy Zazaca konuşur. Doğru değil yani 60 küsür köy var. Hı-hı. Hani arkadaşların oraya ben kendim de gittim. Hani Koçgiri'den ziyade Karebel bölgesidir. Yani bu Zara, Kangal, Ulaş, Divriği bir bölge, en dağlık bölgesi. Yani şimdi Alevi veya Sünni Zazaların özelliği şu ki Siverek hariç hep dağlık bölgelerde kalırlar. Hani bu Elazığ, Bingöl falan da ova değil yani dağlık bölgelerde. Kul, Lice vesaire de dahil kalmakta. Yani o halkın bir özelliği ve o Sivas yöresinde de en yüksek yerlerde işte bu dediğim köylerde, ilçelerde 60 küsür köy var ve onlar Zazaca konuşur ve biraz aşağı indiğinizde Kırdas dedikleri onların Kurmancı konuşan köyleri var ve sonra da Türkmen köyleri de dağsı ovalarda şeylerde yaşayanlar var. Yani bu bilgileri lütfen yani arkadaşlar ben kimseyi yanıltmak için değil. Bunların her birinin bir kaydı var. Hani ilk defa özellikle bir arkadaşımız Almanya'dan yola çıkıp yani önceden tabii bizim olarak tanıdıklarımız, bilgilerimiz, arkadaşlarımız vardı o bilgilerimiz topladığımız. Fakat ilk kez bilimsel anlamda da kayıt anlamında da hepsi kayıtlı şimdi yani. Dilin gelince peki sevgilim hani o bir grafik gözümün önünde bir ağacın dalları gibi ya da kökleri gibi hani evet. Indo-Germanische Sprachen dediğimiz o tabelada var mı? Yansıtabilir miyiz? Evet. Onu şimdi yansıtalım. Ya bu aralar tabii dediğin gibi sende uzun bayağı yorumlar da oldu. Özellikle Sinan arkadaşın da. Yani ben hepsini daha okuyamadım. Ben şu an sana konsantre oluyorum. Evet. Instagram'dan da biraz soru toplamıştım. Ama bütün yapıcı ve dostane mesajlar için, yorumlar için teşekkür ederim. Önemli olan o zaten yani. Ben gerçekten hepsini kesinlikle daha okuyamadım. Sana konsantre olmaya çalışıyorum. Tabii. Arkadaşlardan ricam zaten lütfen birbirinizle art niyetli veya olarak algılanmasın veya zıtlaşma veya kutuplaşma. Kimsenin amacı inanıyorum ki burada bu dil hususunda işte adı Munzur gibi kutsal bir isim olan da kültür huzurunda da yapanın kimsenin bu konuda herhangi bir art niyetli davranacağına inanmıyorum. O konuda ya Zazaca akraba yani Zazaca bütün diller bu şeye sahip değildir. Belli diller var ki insanlarda olduğu gibi akrabası var. Yani diyelim ki senin ailen var. Ailenin daha üstünden olan aşiretin alt kolu olabilir, köyü olabilir. İşte bu insanların aile mitolojisi veya efsanesi veya geçmiş hikayesi anlatıldığı gibi dillerde de bazılarında mesela Bask dili diyelim ki İspanya'da ve Fransa'da konuşulan ve otonomi olan dil hiçbir dille akraba değildir. Fakat öyle bir dil var. Fakat Zazaca'nın o konuda bayağı bir şansa sahip. Çünkü İrani dil olarak ilk defa 2500 yıl önce yazılmaya başlamış İrani dili eski Farsça ve sonra Avesta gibi dillerin sonradan Orta İrani diller gibi onu da göreceğiz. Yazılı şekilde bugüne aktarılmış bir bütüncesi, bir belgesi var yani. Her ne kadar Zazaca kendisi. Şimdi herkes okuyamayabilir sevgili Mesut. O yüzden sen baloncukların içindekileri okursan sevinirim. Biraz işaret ederek. Şimdi dediğimiz gibi bu benim mouse görünüyor mu bu arada bilmiyorum. Gözüküyor. Oynattığımda. Yani ben görebiliyorum. Zazaki veya Zazaca bildiğimiz gibi komşu dili Kurmancı. Bu Kurmancı dili Kuzey Kürtçesi olarak bildiğimiz yani İranoloji dil biliminde de öyle tanımlanan Kurdi dillere aittir. Kürdi diller kuzey olarak Kurmancı, merkez Kürtçesi Sorani. Sorani bildiğiniz gibi Irak Kürdistan'da bir resmi statüsü de var, otonomisi de var ve Kelhuri
veya işte Feyli, Kırmanşahi diye bilinen dillerde de bunlar. Yani dildir Kelhuri ve Kelhuri ya da Güney Kürtçesini Şii Kürtler konuşur. Diğer kuzey ve merkezi çoğu Şafi olan, tabi bu dilleri konuşanların içinde Şii olanı da var, Alevi olanı da var, Yezidi olanı da var, Yahudi olanı da var, tek tük yani Hristiyan olanı da var. Zazaca yarı yarıya, yani yarısı Alevi yarısı Müslüman olan topluluk, fakat Adıyaman'da 5-6 köy hem ya Ermeni ya da Süryani kökenli olan ama dili Zazaca olan köyler de var, fakat inancını korumuş insanlar. Veya Dersim'de bildiğimiz gibi belirli aileler, yani Dersim'de bilirsin kimsenin kökeni inkar da edilmez ya da şu köyün eskiden hani kimlere ait olduğunu, diyelim Ermenilere mi ya da başka bir aşirete mi ait olduğunu asla inkar edilmez. Neyse, geçelim başka diller de var. Bu 40 arkadaşlar da yazdı. 40 küsür İrani dil var. Bunlardan önemli olanı Kuzeybatı İran dili olan bu 3 dil alt grubu diyelim. Balochi, Mazendarani, Taleşi, Gileki, Sangsari, Gorani ya da Havrami diye bilinen dil. Bunlar da Zazaca köken olarak bayağı yakın. Bunları hatta daha da yaklaştırabiliriz birbirine. Fakat Kurdi ise Kurdi de Kuzeybatı İrani dildir. Ama Güneybatı İrani, yani Farsça, Fars dili, yani İran'ın, Afganistan'ın ve Tacikistan'ın resmi dili. Her ne kadar Deri veya Taciki dense de aynı dildir aslında. Kürtçe bazı Güneybatı öğeleri de sahiptir. Bu batı ve doğu sınırı sadece coğrafi değil, dil sınıflandırmasıdır bu. Oset dili İslam coğrafyası dışında kalan tek İrani dildir. Kafkasya kısmı, güney kısmı Gürcistan'da, kuzey kısmı da Rusya Federasyonu'na ait Osetya'da konuşulan bir dil. Ya da diğer dillere de gelirsek, Paşto dili Afganistan'ın ikinci resmi dili. Ve tabii bu sadece örnek. Diğer şeylerde de göreceğiz. Daha çok Doğu İrani diller var. Yagnobi vesaire. Bunlara İrani dil diyoruz ve bu İrani dillerin de keza Hint-İrani dil içinde akrabaları vardır. Yani bu İrani diller, Zazaca'nın içinde olduğu Hint ara dilleri, işte Hindi, Urdu, Zingaleziş, Zingal Türkçe şeyini tam bilemiyorum, bağışlayın. Zingal dili içinde olduğu ve Nuristani dillerinde 6 tane dil var Nuristani olarak ya da kafir dilleri olarak da bilinir. Yani af buyursunlar, öyle bir terim var. Bunlar İrani diller ile Hint arı dillerinin ayrılışı Hindukuş coğrafyasında 4000 yıl önce bunların ayrıldığı düşünülüyor. Yani İrani kolu batıya giderken Hint kolu ise ya orada kalıyor ya da Hindistan'a ilerliyor. Ve tekrar bu dediğimiz dil grubu. Bir de dil ailesi var. Hint-Avrupa, demin adı çokça geçtiği Hint-Avrupa dilleri var. Bu da işte 10.000 yıl tahminen, yani 10.000 yıl kadar artı eksi geri gidersek Hint-İrani'nin burada yer aldığı dillerle diğer dilleriyle de akrabalığı vardır. İşte Yunanca, Arnavutça ve Ermenice de Hint-Avrupa dilleridir fakat grupları yoktur. Yani tek başına değil bunlar, fakat ait olduğu grup yok. Belki Yunanca, Arnavutça, Ermenice bir zamanlar Balkan, İndo-Avrupa dil toplum şeyine sahipti. Ve fakat Ermenice'nin de 3000 yıldan fazladır İrani diller, özellikle Part dilinden ve Fars ve Part Pehlevi dilin etkisi altında. Ve bir de bildiğimiz gibi tabii Zazaca'nın coğrafyasında orası tarihsel olarak Batı Ermenistan olarak geçer. Doğal, yani netice itibariyle Ermeni ve Süryani kültürüyle de karşılıklı olarak alışveriş, hem kelime hem kültürel alışverişte bulunmuştur. Diğer dillerde işte Slav dilleri, diyelim ki Rusça, Baltık dilleri, diyelim ki Litvanya, Litaun dilleri, Cermen dilleri, işte Hint, Almanca, İngilizce, Hollandaca,
gibi diller, İsveç, Danimarkaca vesaire, Roman dilleri, İtalyanca, İspanyolca gibi, Kelt dilleri, işte İrlanda veya işte Gelce gibi diller. Ve o dediğin şey burada benim profesörün tasarladığı, yaptığı bir dil ağacı, bir diyagram veya flus diyagram dediğimiz, Türkçesi şu an aklıma gelmiyor. Burada da işte Proto-Hint, Hint-Avrupa dilinden başlayarak burada yıl sayılarını görüyoruz. Hint arı dilleriyle ayrılmasından sonra İrani dil grubu bir şekilde oluşuyor. Mesela bir örnek vereyim. Sanskrit dili ile Avesta dili, eski Avesta ve eski Farsça dili %90'ı grameri aynı ve sözcük dağarcığı da bayağı çok yakın yani. Zazaca'yı burada görüyoruz. Modern Iranian, yani modern İrani dillerde bugün konuşulan 40 küsur İrani dillerden bazıları bunlar. Zazaca'nın ondan önceki, yani İslam dönemi önce herhangi bir kaydı yok. Burada aralıksız çizgi olarak Farsçayı görüyoruz. Aralıksız çünkü Orta Farsçadan beri yazılı bir geleneği var diyelim, yazılı olarak sürdürülüyor ve eski Farsçada da yazılı. Bazı diller ise yazılmış ama artık konuşulmuyor. Mesela Part dili Zazaca'ya köken olarak en yakın dildir. Pant İmparatorluğu milattan önce 3. yüzyılda tutun 3. yüzyıldan sonra, yani 600 yıllık bir zamanda Part İmparatorluğu'na sahip bir dildi ve dediğimiz gibi Ermenice'yi de çok etkileyen, işte Farsça, Orta Farsça'yı da etkileyen ya da Pehlevice diye dilde etkileyen dildir. Bu dil Zazaca'ya pek bir yakınlık gösteriyor. Fakat Zazaca'nın bazı hususları bazı konuda Parçadan daha eski bir yapıya da sahip olduğu görülüyor. Mesela Ceniye ya da Cenike kelimesi C ile başlarken Zazaca'da, Avesta dilinde de Cani veya Sanskrit'ten daha önce konuşulan Veda dilinde de Cani. Fakat Parça'da Jan, yani daha değişime uğramış, Zazaca'da değişmemiş. Bu arada demin unuttum, yani sonradan bir mesaj verelim. 2 gün sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ona da bir mesaj vermemiz lazım tabii. Yani Dinade Roza programı kapatırken yapacaktık onu zaten. Roza Cenikane emekdaru Dinade mapirnere mübarek bu. Bu konuda özellikle ben sonradan değiniriz, yani erkeklerin aslında bir bu konuda sadece mücadele değil, organize etmesi lazım aslında. Çünkü bizim sorunumuzdur erkek olarak. Bizim utancımızdır kadınların bu duruma. Tabii ki. Yani bizim utancımız. Neyse, burada Zazaca'ya bugün yakın, yani Zazaca ile şöyle diyelim, anlaşabilecek bir İrani dil yok. Yani oturup diyelim ki bir Bingöl'lü, bir Palolu, bir Dersimli, Siverekli kendi dilini eğer 24 saat konuşup da çok iyi bilen biri ise diğer şivelerle de anlaşabilir. Yani en azından ben demin örnek verdim. Zazaca'yı iyi bilmememe rağmen o zamanlarda Siverek, Çermik, sonra işte Palu, Bingöl'ü de anlamayı, onlarla konuşmayı da öğrendim. Fakat Gorani, Havrami dili ile kökeni yakın. Ama anlaşma mümkün değil. Ya da bu Kasp, Hazar Denizi şiveleriyle, yani özellikle Güney Tati diye bir dil var. Buna Vefsi diyebiliriz, Herzendi diyebiliriz, Kacali diyebiliriz. Farklı lehçeleri var. Özellikle Azerilerin, Azeri derken bugün Azeri diye bilinen Türkçeleşmeden önceki dilidir aslında. Yani eski Azeri dili Türkçe değil. Eski Azeri dili Zazaca'ya yakın Tati, Güney Tati dili. Fakat dil olarak Türkleşme oldu çoğunda. Fakat teknik olarak İran'da, Kuzey İran'da Güney Tati ya da
Herzani veya işte Keceli, Vefsi dediğimiz diller konuşuluyor. Bu dediğim Tati farklı. Bu Tati ise Farsça'ya yakın Kuzey Tati. Mesela demin Kurmanç şeyine dendik ya. Mesela buradaki Tati benim dediğim Tati değil. Buradaki Tati Kuzey Tati, Azerbaycan ve İran'da konuşulan Farsça'ya daha yakın olan bir İrani dil. O Zazaça'ya daha yakın olan Güney Tati dediğimiz Herzendi, Vefsi vesaire diller Zazaça'ya daha çok yakın. İşte sonra Talişi, o da Azerbaycan'da ve İran'da konuşulan dil. Beloçi uzak coğrafyada konuşuluyor. Afganistan, İran ve Pakistan üçgeninde 3 ülkede yaygın olan bir dil. Zazaça'ya belli şeylerde yakın. Bir de işte dediğimiz Kürtçe, Yeni Farsça, bu doğu sağ tarafta gördüklerimiz de Doğu İran diller işte Paraçı, Ormuri, Paşto, Yagnobi, Osetçe vesaire. Şimdi bir arkadaş şeyi sordu demin, Zazaça'nın kökeni. Şimdi Zazaça zaten bu dillerin içinde bir kökene sahip. Diyelim ki Partça'nın, Orta Farsça'nın konuşulduğu zaman da Zazaca yazılmamıştı henüz. Birçok dil yazılmamıştı. Bugünkü diller, burada gördüğünüz en üstteki diller havadan bir yerden düşmedi veya bir dilin ardılı değil. Bu diller işte Kürtçe, Zazaca, Goranca, Osetçe'de önceden konuşuluyordu fakat yazılı bir şekilde bugüne getirilmedi. Eski İrani zamanda da ki bu eski İran dillerden sadece eski Farsça ve eski Avesta dilini biliyoruz. Bu bir soru daha vardı yine. Zazaca'nın direkt bir bağı Avesta ile yok. Yani öyle bir şey de var işte Zazaca, öyle bir varsayım veya bir ön yargı da var. Ya da yanlış bilgi. Zazaca işte saray dilidir ve Avesta Zazaca ile yazılmıştır. Hayır. Hani Avesta dili eski İrani zamanda konuşulan bir dildi. Zerdüştülerin kitabı o dille yazılmış. Ve sonradan yazıya geçirilmişti. Yani yazıya geçirildiği zaman da Avesta dili ezbere olarak dualarla ayakta tutulan bir dildi. Mesela bugünkü Latince gibi. Orta Farsça'nın yazıldığı zaman da vardı. Mesut Can'ı tutuyorum. Şu soruyu sorma gereksinimi kendi gördüm. Avesta kitabının Zazaca'da okuduğum kitaplara rastlamakta. Ne kadar doğru olduğunu öğrenmek istedim. Yanıtlarsam ne olurum? Muzur TV'ye iyi yayınlar demiş. Teşekkürler soru için. Evet. Yani bu eski zamanda dediğim gibi bu diller birbirine daha çok yakında, anlaşabilir derecede. Yani şimdi bilimde bile düşünün, Partça ve Orta Farsça ile ayrı bir dil oldukları kesin. Biri zaten Güneybatı İran'ı, diğeri Kuzeybatı. Fakat dil bilimciler dahi 50'li yıllarda bu Part dilinin aslında Orta Farsçadan farklı bir dil olduğuna farkına vardılar. Veya demin işte dedik ya, hani bilimde de insanlar başta hatalar yapılabilir. Demin dediğim gibi Ermenice bu ara ses mi alıyorum ben? Pardon. Köpeğim su içiyor. Mikrofonu kapatayım. Ermenice Part ve Orta Farsçanın etkisinde, bayağı bir etkisinde olduğu için özellikle Part dilinin, yani Zazaca'da yakın olan dilin 1877 yılına kadar Ermenice'yi İrani dil olarak düşünen vardı. Yani ama o zamandan beri Hübschmann sayesinde artık bilinmiyor. Hani o şekilde sayılmıyor. Ve Zazaca'ya dönecek olursak 1932'de kitap olarak yayınlanmış Oskaman ile Karl Hadank'ın yaptığı karşılaştırma ve araştırmalarda onların sayesinde Zazaca artık örneklerle, yani sadece iddia ile, tezle, hipotezle değil, örneklerle artık zaten o şekilde farklı bir İrani dil olduğu zaten kabul ediliyor. Dilin kökenine dair umarım birkaç şey verebildim. Bu da işte farklı bir sınıflandırma tabelası. Batı ile Doğu İrani, Kuzeybatı, Kuzeydoğu. Zazaca'nın yerini burada görüyoruz. Sengsari, Beloçi, Gorani, Zazaca, işte
Gurgan grubu, bu kuzeybatı İran'ı. Şimdi Zazaca sadece Türkiye coğrafyasında konuşulan bir dil mi şu anki aktüel haliyle? Maalesef öyle. Okey. Peki biraz önceki tabelaya geri dönecek olursak Persçe olarak ya da şu anki yeni Persçe olarak zannedersem tabelanda öyleydi. Şu andaki yani İran'da konuşulan dil ile Zazaki dilin arasında yüzde kaç ya da yani yüzdesine verebilir miyiz bilmiyorum da ne kadar benzerlik var diyebiliriz gramer İran'da olarak? konuşulan hangi dil? İran'da 30 küsur İrani dil konuşuluyor. 30 küsür. Okey. Evet. Yani ve o insanların birçoğu o insanların birçoğu yakın diller olduğu için yani dili çok yaygın değilse, diyelim ki birkaç köye sınırlıysa, dillerinin Farsçanın bir lehçesi olduğu düşünüyor. Mesela o konuda hani Kürtlerin bir ulusal bilinci veya millet bilinci olduğu için dillerini zaten koruyorlar. Beluçilerin de bir dil bilinci olduğu için Farsçanın bir lehçesi olarak görmüyorlar ki yakın dillerdir. Sen Farsçayı zannedersin kastettin. Farsçayı evet, yani benim hani, genelinde İran'dan tanıdığım, Tehran'dan gelen ya da İran'ın genelinde Tehran'dan gelen insanlarla tanışıyorum. Zor söylemek zor ama şimdi şey demekle biz bu dillerin İrani dil olduğunu söylememizle zaten kökenleri bir ve hala birçok özellikleri aynı. Ama bir de dediğim gibi anlaşma sağlamak mümkün değil. Şunu da söyleyebilirim, ben Zazaca'nın sayesinde Kurmancı'yı da Farsçayı da çabuk öğrendim. Yani her ne kadar o dili, Zazaca kadar o iki dili hakim değilsem o iki dile, yine de çok çabuk bir şekilde öğrenebildim. Yani bir diyelim ki Almanca ile İngilizce gibi veya başka hangi dillerle, çünkü Türkçe ile Azerice veya Türkçe ile Kırgızca gibi değil yani. Daha çünkü İrani dillerin gördüğümüz gibi ta 3000 ile 4000 yıl önce yayılma şeyi başlamış. Daha çok özellikle farklar oluşmuş. Şimdi Zazaca ne zamandan beri var? Eskiden beri var. İrani dillerin var olduğundan beri. Sadece Zazaca geç bir zaman, yani 1800'lerden 1899'dan sonra elimizde olan Ahmed-i Hasen'in ilk yazdığı Zazaca Mevlid'den sonra zaten ilk defa yazılıyor. 1850'de Peter Lash'in aldığı notlar var, fakat bu o ilk defa hani not alarak her ne kadar gramer bir karşılaştırma yapmadı Peter Lash. Onun için Kürtçenin bir lehçesi olduğu düşünüyordu. Çünkü bir gramer bir karşılaştırma yapmadı. Fakat ilk defa şey olarak değerlidir o çalışma. Bir Bingöl Zazacasından bir örnek görebiliyoruz orada. Peki de sevgili Asmen, biraz önceki grafiği tekrar yansıtırsan bir şey sormak istiyorum. Belki de kaçırdım. Demin de yanlışlıkla hattan düştüm ama canlı yayın çok şükür ben kaybolsam bile devam ediyor. Şimdi ders... Yani, Zazaca arkadaşlar şey sordu. Ne zaman belki bu coğrafyaya geldi? Yani o konuda farklı tezler var. Tarihi olarak ben tarihçi değilim. Belirli kesin bir şey söyleyemem. Fakat şimdi şeyi merak ediyorum. Burada bir yol ayrımı görüyoruz, işte West İrancı, yani kuzey dediğimiz, işte buradan ilerliyor. Partiyan peki hangi dil ülkelerde konuşuluyor, hangi coğrafyada? Hani ve şu andaki söylemeyi de unuttum. Evet, bir de Zazaca'nın yanında işte Gorani, ben şuradan şu an çok iyi okuyamıyorum. Kamp diyalekt denilen ya da Sotay denilen. Kastışı diyalekt. Evet, yani sen daha iyi telaffuzunu edersin. Güney Tati. Yani benim dediğim Güney Tati. Hangi coğrafyalarda konuşuluyor? Hala güncel konuşuluyor mu? Biraz da onlara dair bilgi verirsen sevinirim. Partiyan için artık konuşulmuyor demiştin. Hangi coğrafyada konuşuluyordu ve şu andaki kardeş aynı ağacın dalları gibi gözüktüğümüz diller nerelerde konuşuluyor? Yani ben biraz yaşlılık gözlüğümü taksam iyi olur. Çünkü Güney Tati zaten yazıyormuş burada. Arkadaşlara dediğim gibi Güney Tati ile bu Tati, her ne kadar Tati aynı isim, fakat dil olarak akraba sadece, alakası yok. Yani bizim Kırmancı ile Kurmancı bu şekilde de karşılaştırabiliriz. Veya tat kelimesi tırku tat şeklinde de anılır mesela. Bizde bazen Türkler de tat diye anılır. Tırku tat. Soruna gelince Part dili geniş bir coğrafyada, Part İmparatorluğu'nda konuşulan, hani İran coğrafyasında ve ilginç olan
batı sınırı, bu Part İmparatorluğu'nun 3. yüzyıl, milattan önce 3. yüzyıldan milattan sonra 3. yüzyıla kadar batı sınırı bugün Zazaca konuşulan coğrafya. Yani Zaza coğrafyası diyelim, Kadim Dersim diyelim, Zazaistan diyelim veya Batı Ermenistan diyelim. Ben şey üzerine tartışmayı sevmem. Ben onun için bütün coğrafya, bütün insanlara, oradaki insanlara aittir. Küçük Asya veya Kuzey Mezopotamya, Doğu Anadolu derim. Çünkü o isimlerde zaten belirli bir zenginlik, bir kültür beşiği, medeniyetler beşiği yatar. Part dili şöyle, şimdi bu şu şekilde bağlayayım. Zazaca ne zamandan beri bu coğrafyada konuşuluyor? En geç Daylam göçünden sonra diyebiliriz. Bu 8. 9. yüzyıldan sonra Minorski'nin de bir makalesi var. Daylam göçüyle Artsruni'nin 9. yüzyılda yaptığı da kısa bir Ermeni tarihçinin yazdığı bir delmik. Ermenice'de delmik denir Zazalara. Eski yazılarda artık denmez de eskiden yani delmik diye. Bu 1800'lerin sonuna kadar hatta bir makale var. Orada Ermenice ile Zazaları o şekilde betimleyen, anlatan bir makale var. 1890'larda bir dergide çıkan. Şöyle 8. yüzyıldan bir göç Kuzey İran'dan bugünkü işte Zazaca coğrafyasına bir göç olduğu düşünülüyor. Fakat benim profesörüm olan bu grafiği hazırlayan da, bu grafiğin eski şekli de var. 96'da kendi makalesinde yayınlandı. Fakat bu yenilenmiş, güncelleştirilmiş, genişletilmiş şey, yani kendisi geliştirmiştir, genişletmiştir. Orada dediğine göre bir dipnotta bu Daylem teorisinin yeniden gözden geçirilmesi gerek. Çünkü bugün Zazaca coğrafyasının olduğu yer Part İmparatorluğu'nun batı sınırını gösteriyor. Yani şu demek anlamına da geliyor. Bu coğrafyada bakarsak, şimdi şu an hazırda hemen harita, büyük bir harita yok şurada ama gösterebilirsem sonra. Kuzey İran'dan tutun bugünkü Zaza coğrafyasına ya da Doğu Anadolu diyelim, oradaki coğrafyaya bir çizgi uzatabilirsiniz. O zaman Part İmparatorluğu'nun oluşmasıyla farklı İrani kabileler, Kuzey İrani kabilelerinin orada yerleştiğini düşünüyor ve sonradan o Kuzey İran, bugünkü Kuzey İran ile Doğu Anadolu ile olan dil ve lehçe sürekliliği ya da yerleşim sürekliliğinin kesildiğini düşünüyor ve 2000 yıl önce de ilk göçler, yani Zazaca'nın ondan önceki çağlarda, yani 1500-2000 yıl önce konuşulan Zazaca'nın ilk oralara yerleştiği de düşünebilir. Onu demek istiyorum. Yani en erken 2000 ya da 1800-2000 yıl önce bu coğrafyaya gelmiş olabilir veya Daylam göçünden de sonra. Eski bir geçmişi var. Çünkü Zazaca'nın şivesel yapısı çok ilginçtir. 3 tane ana lehçesi vardır ve bu 3 ana lehçesinin de farklı şeyleri vardır ki bu coğrafyada birbirinden farklı, ne kadar farklı ise o coğrafyada eski olduğu anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Bunu mesela İsviçre'de, çok ufak bir ülke de olsa birbiriyle anlaşmakta çok zorluk çeken İsviçre Almancasının farklı lehçeleri var. O demektir ki o coğrafyada çok eski bir dil. Ya da Ermenice'nin işte bu en son soykırımda 1815'e kadar Batı Ermeni coğrafyasında ya da Doğu ile birlikte bütün Ermeni coğrafyası 70 küsür lehçesi var olduğu söyleniliyor. Yani bu şey demek istiyorum, veya Rumca ya da Yunanca, işte Pontus Rumcası, İç Anadolu Rumcası, bunlar da kaybolma sınırında çok farklı. Yani bu Kuzey
Anadolu veya Karadeniz Rumcası ile Yunanistan Rumcası çok farklıdır. Bu da şey anlamına geliyor ki geniş bir coğrafyada ve çoktan beri o coğrafyada yer almış bir dildir. Zazaca içinde ben onu en azından bir hipotez olarak da olsa söyleyebilirim. Yani bunu %100 kanıtlayamam ama öyle bir var, yani bir varsayımım diyebilirim. Yorumlarda gördüm, Mesut Hocam materyalleri yayından sonra istiyorum demiş. Bu materyalleri, yani gösterdiğin grafiklere de hem kitabın içerisinde var diye biliyorum, hem de internette de aslında çok rahat bulunabilir grafikler. Doğru mu Mesut? İnternette bulunabilir. Benim makalelerde de şu an benim bizim Zazaki.de sayfası maalesef şu an yapım aşamasında tekrar yeniden oluşturuluyor. Onun için şu an o makalelere ulaşılmıyor. Fakat benim sayfamda bunun adresini verebilirim. Belki şey yapabilirsin orada. Akademia Edu sayfamda orada makalelere ulaşabilir. Tamam, teşekkürler. Biz program bittikten sonra da şey yaparız. Bilgileri de, linkleri de tekrardan infobox'a paylaşırız. Yani özetleyecek olursak tekrardan zannedersem şeyi söylüyorsun değil mi? Uni Frankfurt Akademia Edu, oradan mı bahsediyorsun sevgili? Ben comment olarak gönderdim. Belki sen, gerçi buradan ben de göndereyim. Yok, ben yansıtabilirim de. Yani alabilirsin, yansıtabilirsin. Evet. O sıkıntı da değil ama zaten hepsini yayından sonra paylaşabiliriz. Ya. Zannedersem akademiye derken Uni Frankfurt Akademi Edu / Mesut Keskin. Burada şimdiye kadar yazdığın birçok makaleye de ulaşabilirler. Zaten Akademi Mesut Keskin yazınca ya da Zazaca Mesut Keskin yazınca da hepsine ulaşmak mümkün. Toparlayacak olursak Kırmançki, Zazaki, Dimilki, artık ismine ne dersiniz deyin. Bu dil tek başına kendine has bir dil. Yani bu zaten yıllardır kanıtlanmış dil bilimciler tarafından. İrani dillerle akrabalıkları var. Şu andaki aktüel haliyle de Türkiye coğrafyasında konuşuluyor diye özetleyebiliriz değil mi? Sunumdan aldığım bilgiler doğrultusunda. En yakın dil de Gorani mi? Aynı ağaç dallarına bakacak olursak. Yani bana sorsanız Güney Tati, o gösterdiğim şeyde de Güney Tati, fakat Gorani ile Horami köken olarak yakınlığı var. Mesela onlar da mesela Tıheyramey der mesela, ya da Şıma Heyramey ya da benzer. Ben o dili maalesef bilmiyorum, sadece örnekler. Fakat gramer olarak Gorani Sorani ve Farsçadan etkilenmiştir. Yani örnek olarak verilirse mesela ben yapıyorum ya da konuşuyorum eskasey Kenan'ı diyeriz biz, ya da dersimde eskasey kon, eskasey Kenan, eskasey Kenu yani ben yapıyorum şeyi, Gorancası mekaru diyorlar mesela. Daha farklı bir Farsçaya daha yakın veya Sorani'ye yakın. Konusunda Cemal arkadaşın sorusu var. Gender, yani cinsiyet ayrımı Zazaca'da hala belirgin, o özelliği kaybetmemiş. Yani eski İrani dillerde, Avesta veya eski Farsça ve bütün eski İrani dillerde 3 tane cinsiyet vardı. Bugün hala bazı Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi, Almanca, Yunanca, Slav dillerinde olduğu gibi. Fakat Farsça bunu Orta Farsçada ve Partçada da, Part dilinde de, bu da önemli bir fark Zazaca ile, cinsiyet yoktu. Yani o dillerde kalkmıştı. Bugün mesela Kürtçe dillerinde Kurmancı'da sadece kalmış. Sorani'nin Mukri ağzında bazı kalıntıları var. Fakat Güney Kürtçe'de ergatiflik de yok, cinsiyet de yok. Yani ergatiflik de, mesela ergatiflik dediğim, onu anlatmak biraz zor. Mesela ezvanu, ben söylüyorum ezvananı ama mıvat. Ezvatanı demiyorsun, ezvatu demiyorsun, mıvat. Bu ergatif bir gramer. Ben dedim evet, anlamını mı geliyor? Evet, geçmiş zamanı anlatırken. Geçmiş zamanda geçişli fiillerde
o da İrani dillere has bir durum değil. Dünyada birçok dil, yani Kafkas dillerin hepsi mesela ergatiftir. Bu sadece Kürtçe ile Zazaca'ya da has bir şey değil. Birçok o saydığım dillerde de işte Sangsari, Semnani, Tati, Paştu vesaire onlarda da hala ergatiflik var. Fakat Güney Kürtçesinde mesela ergatiflik kaybolmuş. Sorani'de kalıntıları var. Ama Kurmancı'da ve Zazaca'da veya işte Tati gibi dillerde hala korunmuş. Bu cinsiyet dediğim gibi diller içinde, yani Kürdi diller içinde de bir cinsiyet ayrımı var. Fakat bu şey anlamına gelmiyor. Yani bu Sorani'de kalıntılar var. Yani bir zamanlar o dillerde, Farsça'da da olduğu gibi bir zamanlar cinsiyet varmış. Fakat kalkmış sonra, kaybolmuş. Peki, Zazaca'da birçok Arapça pardon ve Süryanice kelimeler de var. Mesela Süryanice qey ya da başka bir şeyde zaf veya zaf ya da qey mesela Süryani dilinden gelme bir şey veya Arapçayla da zaten komşu, en azından güneyinde sadece İslam coğrafyasında olduğundan ötürü değil, bir nevi Süryani dili de Arapça ile Batı Sami dili olarak West Semitisch Almanca'da akraba bir dil zaten. Ve Arapçada da zaten Aramice ve Süryanice kelimeler de var. Neticede oradaki bağdan ötürü, yani sadece diyelim ki Kur'an'ın, İslam'ın ya da o Türkçeden veya Farsça üzerinden giren Arapça kelimelerin sadece etkisinden değil, o coğrafik bir bağ da var. Sevgili Asmen, şimdi bazı yorumlarda da gördüm, işte hatta protesto edip terk edenler de olmuş ya da kaynak soranlar da olmuş. Canları sağ olsun. Evet, kaynak soranlar da olmuş. Şimdi dil bilimi açısından biraz pratik örnekler vererekten bize, mesela en eski yazılmış Zazaca bir kaynak var mıdır? Ya da nasıl bir sistematik uygulanıyor? Hani üniversitede dil bilimi, karşılaştırma dilleri işlerken nasıl bir sistem uyguluyorsunuz? Biraz ona dair, işin mutfağına dair biraz bize bilgi verirsen belki sorusu olan arkadaşlar ya da kaynak soran arkadaşlara da cevap olmuş olur. Tabii. Ben bu ara onu da sonradan gireceğim. Yani Dersim'deki durumu özellikle nedir Zazaca'nın? Hiç de iç açıcı değil. Bayağı yorumlar, sorular da var. Instagram'da da toplamıştım. Biliyorsun. Yani şimdi Zazaca ilk kez dediğim gibi 1850'lerde 1858'de tam olarak Peter Lesch tarafından yazılı kayda alınıyor. Kitabın adı hani Kürtlerin ve İrani Keldanilerin, yani Keldani bildiğin gibi Süryanilerin ya da yeni Aramilerin bir kolu. Araştırma üzerine, fakat burada hem Osmanlı-Rus Savaşı'nda esir olan Osmanlı askeri arasında bir Kürt ve bir Zaza ile tanışıyor orada. Orada kayıtlar yapıyor yani o şekilde. Fakat bu bilimsel çevrede kalan bir şey, yani dil bilimsel çevrede kalan bir derleme. Keza 1932 yılında kitap olarak çıkarılan Almanya'da, Leipzig'te. Fakat bu 1906 ile 1909 arasında Oskar Mann'ın özellikle ve Karl Hadank'ın yaptığı alan araştırmaların sorunu. Bunlar sadece, şimdi arkadaşlar diyecekler de bunlar ya diğer İrani dilleri biliyor mu? Tabii ki, yani Oskar Mann özellikle Kürtçe, Zazaca, Farsça, Gorani, mesela Oskar Mann'ın Gorani üzerine de bir kitabı var. Orada da mesela Gorani Havrami dilinin Kürtçeden farklı bir dil olduğunu kanıtlamıştır. Aradan uzun bir sessizlik geldikten sonra Terlin Toth'un 1985'te Zazaca üzerine gramer çalışması var. Sonra Doktor Zülfü Selcan ile Profesör Doktor Ludwig Paul'un aynı yılda 98'de çıkardığı doktora çalışmaları bunlar var. Yani bu belirttiklerim akademik çalışmalar. Yani akademik çalışma derken bu insanların sadece kendi başına yazdığı kitap
dan ziyade bir hakemlik altında da çıkarılmış, yani değerlendirilmiş, not alınmış veya hakemlikten geçen kitaplar veya tezler. Yani bir üniversite disiplininde, bir akademi disiplininde tabii ki, evet, sistematik olarak ele alınmış tezler. Evet. Suvar Temizbaz arkadaşım, kendisi Siverekli, uzun yıldır arkadaşımdır. Master tezi var. İlyas Aslan'ın hem master tezi hem de doktora tezi var burada 2007'de 2016'da gördüğünüz. Naçizane ben 2008 yılında master tezimi yazmıştım. Makaleler var. Bahsettiğim Zaza Yaşar Akademi Aratimür arkadaşım da var, fakat açıklanmadığı için bir yerde ben burada da onun için yazamadım adını, ama master tezi ve bachelor tezi olarak üniversitesinde, yani Münih Üniversitesi'nde o tezde var yani. Yazı, kendi eserleri. İşte bu eser elimizde yok. Sultan Efendi'nin Alevilik üzerine yazdığı, Diyarbakır'da Güney Zazacası ağzıyla yazdığı bir yazı, yani bir makale diyebiliriz. Tam ne zaman yazıldığı belli değil. Maalesef makalenin kendisinde de haberimiz yok. Fakat bir makale vardı İngilizce. Sağ olsun Fahri Pamukçu hocamız onu Türkçe'ye çevirdi. Fakat bu yeterli değil, yani bir şey diyemeyiz. Fakat kesin olarak hala da farklı baskıları olan 1899'da çıkan Ahmed-i Hasi'nin Mevlidi var, yani Mevlid-i Nebi. Mevlid bilindiği gibi İslam'ın peygamberi olan Muhammed üzerine, doğumu üzerine ve hayatı üzerine yazılan bir, yani şiirlerden, beyitlerden oluşan, sadece Zazaca değil, Kürtçe, Arapça, Türkçe, Farsça ile yazılmıştır da. Yani çok dilli bir mevlid. Osman Efendi, Bablı Osman Efendi Babıcı 1906 yılında bir mevlid çıkarmış. Sonra senesini bilmediğim 73'te çıkan bir kitap var. Fakat bu derleme Ermenice harflerle sadece birkaç tane Zazaca şiir ve dua var. Hozat. Muhtemelen Hozat tarafından, çünkü Sarı Saltık'tan vesaire de bahsediyor. Ve o zamanın Hozat yöresindeki olan şivesiyle yazılmış. Ve sonra asıl, yani yazıma aktif bir şekilde süreklilik kazanan yıllar 80'li yıllarda, yani 70'li yıllarda farklı devrimci, sosyalist ve Kürt gazete ve dergilerinde de yer alan tek tük makaleler vardı. Fakat ilk defa kendi başına Aire dergisiyle Zazalar kendi başına kitap ve dergi yayınlamaya başladı. 90'lı yıllara kadar genelde kitaplar ve dergiler işte bilinen devletin baskıcı, tasfiyeci anlayışından ötürü, yasak olduğundan ötürü yurt dışında çıkıyordu. Fakat 90'lı yıllardan sonraki bazı serbestleştirme, gevşetmelerden kanunda veya kanun değil de kanunlar değişmedi, anlayış biraz, yorum değişti. Ondan beri özellikle İstanbul'da çıkıyor. İşte bunlar nedir? Dil bilgisi kitapları, sözlükler, imla, alfabe, ders müfredatı, internet siteleri var. Dediğim gibi derleme, özellikle masal kitapları var. Kendi yayın evi olan Vecaiş-i Tici ilk defa 94 yanılmıyorsam yılında özellikle Howard Hornet Zengi, Cemal Taş arkadaşlarının Halk Şerker ve diğer arkadaşların da Tij yayınlarında, sonra Vate yayınları çıktı İstanbul'da, yani onlar da İsveç'te çalışmaları vardı. FAM yayınları ve bir de West yayınları aynı arkadaşa, Devrim arkadaşa ait. Devrim Tekinoğlu'nun, evet. Demin burada konuk olan arkadaşımız Dersim yayınları var, Şükran Lilek Yılmaz'ın. Roşna yayınları zannedersen Diyarbakır'da olmalı. Dediğim gibi dergiler vesaire de, dernekler de var. İşte Dersim adına, özellikle Avrupa'da Dersim adına dernekleşmeler başladı. Çok senin de bayağı iyi bildiğin. Enstitü Zazaki ve sonra işte buraya bu bütün şeyin Cemaat-i Zazayana Almanya diye yazmam gerekirse
Aşağıya da artık Muzur TV'de eklersin yayın yapan televizyonlar. Tabii. Bu internet yayınları, fakat derneklerde ve üniversitelerde dil kursları verilmeye başladı. Met TV, Roj TV, Bir Yol TV, TV10, Can TV, TRT 6 veya şimdiki TRT Kurdi kanallarında sınırlı yayın. Ve dediğin gibi şimdi internet yayınları da var. Burada işte bir şekilde Zazaca bir şekilde yani canlı tutulmaya çalışılıyor. Hepsi de çok çok değerli adım. Ve burada saymadığım şey de var tabii, eserler de var. Yani arkadaşların çıkardığı gramer kitabı, sözlükler var bayağı. Dil çalışmalarının hepsi değerlidir. Benim demin saydığım akademik bazda kabul görmüş kitaplar. Diğerlerinin şeyi konusunda bir yargı veya şeyi değil, yani değeri konusunda yok. Şurada yani bir soru var. Hemen onu istiyorsan ekrana yansıtalım. Hüseyin Özdağ sormuş. Mesut Hocam, Zaza dilini yazılı eser bulmaması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu kadim dilin binlerce yıl yazılı bir eser bırakmaması mı, yoksa bu eserler başka kültürlere mi mal edildi diye bir soru gelmiş. Bulamamamız. Yani bugün 40 küsür İrani, bildiğimiz 40 aşağı yukarı dil var ve çoğunun yazılı bir esere sahip olduğu görülmüyor. Grafikte de gördüğümüz gibi Orta İrani dillerden de 5-6 tane var Orta İrani, yani İslamlaşma döneminden önce Orta İrani diller var. Bazıları, yani birçoğu konuşulmuyor artık, hatta tek konuşulan yani ardıl dil olarak diyebileceğimiz şey dili, Farsça ve belki Yağnobi dili belki diyebiliriz, eğer Sog dilinin bir ardılıysa. Yani gördüğün gibi tek tük dilleri sayabiliyorum. O diğer diller bir şekilde ayakta duramadı veya ondan sonraki nesiller konuşamadı, dil değiştirdi. Zazaca da o şekilde, yani ne kadar diyelim ki Beluçu veya diğer dillerin de belli derece konservatif, muhafazakar bir yapısı var. Fakat eskiden yazılı bir kaynak olduğuna dair bir bilgimiz yok. Varsa da, varmıştırsa da elimizde yok. Yani belki yok edilmiş de olabilir. Fakat Zazaca adına bir devlet dili, en azından kalıcı bir devlet dili olduğu yok. Veya diyelim ki Zazaca ve Kürtçe ve diğer İrani diller Fars dili gibi bütün İrani veya İslam coğrafyasını dair etkileyen bir dil değil. Yani Osmanlı dahi birçok insan, yani özellikle diyelim ki Farsçayı öğrendi. Onun belli bir nedeni var. Fakat Zazaca ve Kürtçe ve diğer İrani diller o mertebeye, o şeye varabilmiş. Yani yazın anlamında bir gücü şeyi olmadığı gibi bir yaygınlığı da yoktu. Şimdi sevgili Mesut, belki programı yeni açanlar olmuş. 2 saate de ulaştık. Gerçekten derin bir konu. Konuşulduğu itibariyle coğrafya olarak şu andaki Türkiye coğrafyasında konuşuluyor. Doğu Anadolu, işte senin de demin grafiklerde gösterdiğin coğrafyada. Dil üzerine geçmişe dayalı fazla yazılı kaynak yok ama 80'ler sonrası özellikle birçok makale, bazıları akademik seviyede olmasa bile birçok yazıya, kitaba ulaşmak mümkün. Şu anda da Zaza Dili ve Edebiyatı Dersim'deki Tunceli Üniversitesi'ne okutuluyor. Onun haricinde Bingöl Üniversitesi'ne. Yani biraz Zazaca'nın bugünkü durumundan bahsedebilir miyiz? Zazaca'nın dilinin durumu nedir? Nereye doğru gidiyor? Nasıl kaynaklar var? Nasıl çalışmalar var? Biraz onlardan bahseder misin? Ondan bahsedeyim de ondan önceki ben buyurun yapmaya çalıştım. Ben yanlış dosyayı açmışım da o arkadaşın sorduğu, çünkü o dosyalar tabii var bende. Onları bir bulmam program lazım. Sonrası de yapabiliriz. Hani infobox'a yorumlara da koyarız. İlerleyen dakikalarda bulursa. Yani bu dillerin nasıl sınıflandırıldığı konusunda nasıl bir bilgi verebilirim? Evet. Bunu
buradaki belki. Grafiği açarsak. Bu arada Hesen'in Rekasa Vaya Jor ismini mi kullanıyor? Şaneşma Beher ve Deniz Zami Osman'ın bura. Bizim Hesen ama bu. Demin ben herhalde isimden odur. tanıyordum. Herhalde odur. Başka isimler kullanınca tanıyamıyoruz tabii ki. Yok, o şey kaydı dediğim gibi, o kasıtlı değil de YouTube'daki tabii, o kaydıyla YouTube'daki girmiştir. ismiyle. Yani mesela Cemal de buram istemiş. Vay besvar be. Size teşekkürler izlediğiniz için. 2 saat oldu program. Biraz daha uzayacağı benziyor. Evet, buyur. Yansıyayım. Bunu kısa bir geçeyim. Sprachhistorische Stellung, yani dil, tarihi dilin dil konumu. Burada matematik formüle benzeyen şeyleri görebilirsiniz. Bu Ludwig Paul'un 1998'de yazdığı makalede Zazacan'ın Batı İrani diller arasındaki yeri. Fakat bu makale bir nevi çığır da açtı. Yani bu Batı İrani, Doğu İrani dilleri dışında bırakılmış. Şimdi Doğu İrani dillerin farkı daha büyük. Fakat Batı İrani, yani Farsçadan tutun Kürtçe, Baluçi, Zazaca vesaireye kadar nasıl sınıflandırılır ona dair bir Zazaca'yı esas alarak, fakat diğer İrani dilleri de üzerine de bir cetvel veya bir şey çizmiştir. Bir bakış veya bir sınıflandırma. Belirli kelimeler. Şimdi bazı arkadaşlar belki diyebilir, birçok kelime var ki neden belirli kelimeleri? Çünkü karşılaştırma yaparken şimdi bu diller dediğimiz gibi İrani dil diyorsak 40 küsürdür. Zaten çoğu özellikleri ortak. Yani bu terimler olsun, sesler olsun, gramer olsun, birçok şeyi ortak ve bunların içindeki diyelim ki Kuzeybatı İrani dili, Güneybatı İrani dillerin çoğunluktaki ortak yönü biliyoruz, ortak yönlerini, fakat bunların arasındaki fark nedir? Onu da belirlemek için bu birçok dil bilim dalında yapılan bir yöntemdir. Isoglosses dediğimiz belirli kelimelerin miras kelimeleri, yani Erbwörter, miras edilmiş eski zamandan kendi dili ait kelimeleri karşılaştırarak yapılır. Yani bu örneğin aile, iç aile terimleri, akrabalık terimleri, sayılar, belirli, yani o insanların eski zamanda yaşam tarzında bugüne kadar korunmuş kelimeler, onların nasıl geliştiğini. İşte burada Indo-European, yani Hint-Avrupa, Proto-Hint Avrupa, yani diyelim ki bundan teorik olarak 10.000 yıl kafadan atıyorum, yani 10.000 yıl da olabilir, 15.000 yıl da olabilir, 8.000 de olabilir. Bir Hint-Avrupa dili vardı ve bu yeniden inşa edilmiş bir dil. O zaman yani inşa edilmiş derken kaybolmuş bir dil elimizde yok, fakat bütün hesaplamalarla Hint-Avrupa dilleriyle belirli bir şey oluşturmaya çalışılıyor. O eski dil yani nasıl acaba konuşulurdu diye. İşte burada örnekler verildi. Bazı sesler, diyelim ki Hint-Avrupalıca K veya G sesinde işte diyelim ki parçada S ve Z olmuş. Bu Kürtçe'de Farsça'da H ve D olmuştur. Örneğin demir kelimesi asın Zazaca'da, Kürtçe'de, Farsça'da ahen veya zana, bilmek Zazaca'da, Kürtçe'de ve bütün bu diğer dillerde. Farsça'da ise dana. D ile Z farkı falan bunu görüyoruz. Biraz sonra örnekler vereceğim bu şeylere dair. Çünkü çok olduğu için sadece birkaç örnekle vermekle yetineceğim. Fakat bu Ludwig Paul'un The Position of Zazaki Among Western Iranian Languages adlı makalesinde, İngilizce makale, orada zaten bu kelimelere örnek verilmiş. Bu sadece Ludwig Paul'la kalmıyor. Benim de bir zamanlar hoca olan Profesör Doktor Agnes Kohn'un Baluchi dilini, onun doktorası Baluchi üzerine yazıldı. Fakat bu konuyu daha da, bu tabelayı da biraz eleştirerek tekrar yani düzeltmeye çalıştı, öyle diyelim. Gippert'te 2008'de tekrar Zazaca üzerine yazdığı makalede bu tabelaya, bu izogloslara değiniyor. Bunlardan örnek verecek olursak mesela diyakon demek yani tarihi olarak bir ses
tarihsel olarak nasıl değişiyor? Bugünkü Zazaca'da mesela kız kardeş Y. Okumak mastar olarak wendene fakat fiil kökü one. Bu mesela bu kelime sonic, ultrason kelimesindeki Latince son, yani seslenmek, ünlenmek kelimesi fiiliyle aynı köktendir. Bugün benzemese de mesela Y ile Schwester ile aynı köktendir. Nerede benziyor diyeceksiniz. Yani bugünkü dillerden zaten yola çıkarak yapamazsınız bunu. Bundan önceki Orta İrani dil olarak Part dili Vuhar telaffuzu kız kardeş ve eski İranca'da Hvar şeklinde telaffuz ediyor. Ne görüyoruz burada? Vuhı oluyor ve Zazaca'da bu H sesi atılıyor. Y oluyor. Kürtçe'de mesela ha veya hueng veya huşk olarak geçiyor. Kürtçe bu eski İrani hue kümesini korumuştur. Aynı şekilde wendene eski MP Middle Persiş yani Pehlevice veya Orta Farsça'da huandan hem okumak hem ünlenmek demek. Zazaca'da da hala iki anlamda vardır. Yani mesela bir insanı veya bir mesela köpeği diyelim kendine çağırdığında mıkutik wendraho dersiniz ama mıkıtab wend dediğinde de kitap okudum. Hvan eski İranca'da. Yani burada bu gördüğünüz seslerin gelişimi ne kadar gelişmiş olduğunu. Zazaca'da mesela Zazaca'daki özellik ve bugünkü va dediğimiz rüzgar, yel kelimesinin Partça'da vaat, Zazaca'da da o aynı şekilde vaat olduğunu yola çıkabiliriz ve eski İranca'da vaata. Bu mesela Avesta'da da öyle, eski Hintçe Sanskrit dilinde de böyle. Ya da işte eski İranca'daki H, Zazaca'da H oluyor, her. Kürtçe'de K ve Farsça'da H. Har yani eşek demek, Farsça'da, Zazaca'da her, Kürtçe'de benim de ker. Muzdarip olduğum kelime. Yanlış telaffuz edip zaman zaman burada yanlış kelimeleri telaffuz ediyorum. Affınıza sığınırım. Yani burada fazla ileri gitmeyeyim. Hire kelimesi önemlidir. Bir şekilde görüyorsunuz ki Almanca'ya bir şekilde benziyor. Hire. Hire, hi, Part dilinde de hire, fakat Orta Farsça'da, Kürtçe'de, bugünkü Farsça'da ise se. Bunun nedeni de eski İranca'da thre ya da three, eski Hintçe'de de tri, daha eski şekli. Bu thr sesi Farsça'da ve Kürtçe'de s olurken Zazaca'da hire olarak beliriyor. Cani kelimesine değinmiştik. Ceniye kadın demek. Cenike ekli almış halidir. Asıl ceniye. Part dilinde jan. Fakat eski İranca'da bu dil Zazaca transkripsiyon değil, bu İranolojik yani ilmi transkripsiyon. Fakat ben size telaffuzunu okuyorum. Cani. J üzerinde bir ters şapka C diye okunur İranolojik transkripsiyonda. Bunu Zazaca'da bu şekilde dil bilinde bu şekilde yazılır yani. Bu sadece okuyabilmeniz için bu şekilde yazılmış burada. Vesaire derken bugünkü dillerle karşılaştırdığınızda da mesela oradaki örnekleri gördünüz. Zazaca'daki V korunmuşken Kürtçe'de B, Farsça'da geç bu farklı bir örnek. Bad mesela. Oradaki örnek aldığımız kelime bad, rüzgar. Farsça'da bad. Neyse ben söyleyeyim, vaktinizi almayayım. Kurmancı'da veya Kürtçe'de ba, fakat Zazaca'da V korunmuş. Ceniye korunmuş. Farsça'da z olarak değişiyor. Kürtçe'de j olarak değişiyor. Ceniye, jin, zan. Yani kadın. Böyle karşılaştırmalarla mesela hani burada da serre, sal, yıl olarak mesela bazı şeyleri görüyorsunuz, ses gelişimlerini Kürtçe ile Farsça bazı hususlarda daha çok hususlarda daha yakın birbirine, fakat bazı şeylerde de Zazaca ile Kürtçe veya Zazaca ile Farsça'da mesela yakın oluyor.
Farsça derken ama şu an günümüzde kullanılan Farsçadan mı konuşuyoruz? Biraz önce çünkü bugünkü, 30 tane. Evet. Bu yaptığım buradaki bu tabeladaki yeni İrani dil olarak Zazaca, orta İrani dil Partça veya Pehlevice, eski İrani dil olarak Avesta veya eski Farsça dillerini anlayın. Fakat bu Zünkon, yani bugünkü konuşulan, canlı olarak konuşulan diller Farsça, Kürtçe, Zazaca. Bugün şekliyle konuşuluyor. Ama gördüğünüz gibi sadece bugünün şekliyle karşılaştırılarak belli bir şeye varılamaz. Tarihi olarak da karşılaştırılmak gerek ve bütün bunları diğer 20 küsür dillerle karşılaştırdığınız zaman da böyle bir tabelaya, böyle bir sınıflandırmaya varmış oluyorsunuz. Buradaki Zazaca'nın konumunu görüyorsunuz. Bu sınır, bu buradan yukarı Kuzeybatı İrani özelliği, bunun altındaki Güneybatı İrani özelliği. Diyelim ki bu şekilde bir sınıflandırma. Buradaki özellik Güneybatı İrani dillerin gelişimi ve gördüğünüz gibi Kürtçe'de Güneybatı İrani dilinde gelişim özellikleri var. Ve sadece bu dediğim gibi biz tabii ki coğrafyamızda tek yakın dil olarak bildiğimiz Kürtçeyi biliyoruz. Zazaca'ya yakın olan Kurmancıyı ve düşünüyoruz ki bu dil birbirine birçok şeyde yakın, belki birbirinin lehçesi, ama İrani dillerin coğrafyasına ve tarihine baktığımızda işte bu Hint, Avrupa ve Part dili derken bugünkü dillerden şimdi bahsedelim. Gorani, Azeri dediğim Güney Tatçası, yani Zazaca'ya yakın olan, Talişi, Semnani, Kaspiş, yani Hazar Denizi kıyıdaki diller, Central Dialects, bu İran'ın merkezinde konuşulan ama bu diğer dillere yakın, Balochi ve Kurdi. Bu şekilde, yani bu gramer karşılaştırması burada da. Yani şöyle diyelim, üniversitede bir dilin, kelimenin, hecenin kökeninden tutun, işte onun sesin birçok şeyi ele alaraktan sadece bugünkü haliyle değil, hani mesela işte ne bileyim, bir kişi Kürtçe konuşuyor, biri Kırmançki konuşuyor, belki birbirlerini ya da Zazak konuşuyorlar, birazcık anlayabildiklerinde işte ortak noktalar bulmaya çalışıyoruz ama bir dilin gelişimi biraz önceki tabelada gösterdiğim gibi zaman zaman Zazaki ile işte Farsça ya da Kurmancı ile Farsça arasında daha paralel, daha yakınlık ya da uzaklıklar da ya da kelimelerde değişiklikler de var. Yani o kadar bizim basit anlatabileceğimiz bir şekil değil. Bayağı dil konusu hassas. Evet. Ve bu yani nasıl mesela şey diyelim, ilgi çeken insanlar için de belki hani gençlerimiz de vardır ya da bu dili. Hani biraz bir üniversitenin şeyini tarif edebilir misin? Nasıl bir kronolojiniz var? Giriyorsunuz ilk başta tarih mi okuyorsunuz? Nasıl bir sistematiğiniz var? Yok, biz maalesef yani bizim bölümde çok fazla tarih okunmadı, çok fazla teori de yapmıyoruz. Fakat o bölümler var. Bizim dahası pratik, dillerin pratiğine bakıyoruz ve tarihiyle ilgileniyoruz biz. Fakat bu dediğim yöntem birçok dil, yani diğer diller, mesela Sami diller, Semitische Sprachen, Sami dillerin işte diyelim ki Arapça, Süryanice ve İbranice, Yahudilerin konuştuğu dil arasında ne gibi farklar var? Örneğin diyelim ki Arapça güneşe Şems deniliyor. İbranice ve Aramice veya Süryanice'de Şamş deniliyor. S-Ş farkı var örneğin. Veya Türki dillerde nasıl? Diyelim ki Oğuz, Güney-Batı Türkçesi, Oğuz dilinde yedi ya da yer diyoruz, diyelim ki Y ile başlıyor. İşte diyelim Kuzey Türki dillerde diyelim ki Tuva dili olabilir, Kırgız dili olabilir. Cedi veya Cer veya Çedi veya Çer deniliyor. Mesela C, Y değişimi var. Bu yöntem yani birçok dil, yani Cermen dillerinde de, diyelim ki Roman dillerinde, diğer dillerde de böyle karşılaştırmalar yapılıyor. Yani bu bizim diyelim ki dilleri bölmek için, ayırmak için bir yöntem değil. Tam tersine doğru sınıflandırmak için genel bir yöntem ve bu daha ileri gidilerek, bu sadece benim dediğim kelimeler, sonekler de mesela diyelim ki Zazaca'da ez venenane asıl sonek ya da işte Kürtçe'de ve Farsça'da ben mesela görüyorum venenane. Kürtçe'de ez debinim veya Sorani'de ebinim ve Farsça'da mibinem. Mesela bu im soneki Zazaca'da yok. O şey, onlarla karşılaştırmak gerek. Veya kelimeler var. Diyelim ki Zazaca'da
bermaine veya berbaine ağlamak. Bu part dilinde de barmağdan şeklinde var. Fakat Kürtçe'de green, Farsça'da da geriye kerden. Mesela ayrı kelimeler. Burada diyelim ki ayrışıyor. Kelimeleri de karşılaştırıyorsunuz. Veya işte demin arkadaş şey konusuna değindi. Cinsiyet konusunda Zazaca'da pek de gelişkin şeyi var. Mesela eşek affedersiniz dendiği zaman gri eşek, herogeur. Eril olduğu zaman herogeur, dişil olduğu zaman hera geure, yani sıfat da ek alıyor veya çoğul olduğu zaman heri geuri sıfat da tekrar ek alıyor. Bunu Almancadan biliyoruz. Yani grauer esel Almancada da sıfat farklı şey alıyor ve bu Almancada da bildiğin gibi öğrenenler için çok zor. İngilizce'de öyle bir şey yok. Kürtçe'de de sıfat ek almıyor. Farsça'da da almıyor. Yani bu Zazaca'ya daha böyle has bir özellik olarak kalmış. Vesaire vesaire bu şekilde, bunlar sadece örnek. Böyle karşılaştırmalar yapılarak yani bir dilin şeyini çizebiliyorsunuz, yani yapısını, şeyini. Yani bu benim dediğim şey özellikle hani işte Zazaca'nın bir Farsi veya Kürdi bir dil özelliği yok. Ortaklık çok ama hani diyebilirim ki Kurmancı'nın ve Soğani'nin ait olduğu, çünkü bu ikisi Kürdi diller. Onların birbiriyle olan ortak yönleri Zazaca'da karşılaştırırsak yok. Ama dediğim gibi bunlar hepsi amca çocukları, bu diller. İrani diller akraba dillerdir. Akraba diller fakat aynı dil değiller. Yani değiller. Bununla ilgili bu saatten sonra da artık tartışma yapmaya da gerek yok. Hani bununla ilgili birçok dil bilimcinin de çalışmaları var. Peki şu an tekrar o soruya dönecek olursak ya da buradan örnekler vermek istiyor musun sevgili Mesut? Yok, sanırım yeterince verdim. Bu Zazaca'nın kendi içindeki farklılıklara falan değinmeye gerek yok. Yani bu 3 ana lehçesi var gördüğünüz gibi. İstiyorsan ona da kısaca bir değinelim. Hatta bizim dil kursumuz var. Buradan da sevgili Filiz'e selamlarımı ileteyim. Filiz Aktaş, biliyorsun İbrahim Aktaş da biraz önce yorumlarda gördüm. Zevkle izlediğini söylemiş İbrahim abi. Şimdi biz sevgili Ahmet Can Polat dil hocamız işte bize dili öğretirken bazen Filiz itiraz ediyor. Yok diyor, bizde Ovacık'ta öyle denmiyor, böyle deniyor diye biraz kurs içerisinde de böyle keyifli çekişmelerimiz var. İşte ben de Pülümürlü olduğu için yok diyorum, biz Pülümür dilini öğreneceğiz falan. Yani Dersim içinde de, Dersim dili içinde farklılıklar var ve Muş, Varto, Elazığ, Urfa dediğimizde de farklı diyalekler var. Değil mi sevgili Mesut? Ya da aslında. Tabii ki. Bu dil, yani Zazaca kendi içinde bir bütünlük arz ediyor. Her dilde olduğu gibi Zazaca tabii daha küçük bir alanda konuşulduğu için çok fazla şiveleri yok. Mesela Kurmancı geniş alanda konuşuluyor. Türkçe daha geniş bir alanda konuşuluyor. Dolayısıyla o dillerin, ya da Farsça diyelim ki çok daha geniş alanda konuşuluyor veya Almanca çok daha fazla tabii lehçeleri var. Yani bugünkü standart Kurmancı, standart Farsça, standart Almancadan kesin yola çıkmayalım. Bunlar sonradan yazı dilinde standart edilmiş bir yapay bir dildir aslında. Yani dilin asıl yapısını yansıtmıyor. Fakat Zazaca'da henüz standart dil olmadığı için hala o dilin doğal bir şekilde şeyini görebiliyorsunuz, yapısını. Bu Zazaca işte bugünkü bilgiye göre, yani bu benim Zazaca üzerine yaptığım lehçe bilimi, diyalektoloji master tezimden fakat belki Yaşar arkadaş daha farklı sonuçlara, daha ileri giderek farklı sonuçlara varabilir. Fakat Ludwig Paula ve bana göre Zazaca 2 değil 3 ana lehçeden oluşuyor. Kuzey Zazacası ve Zazaca'da önemli bir özellik şu ki 3 ana lehçe 3 inanç olarak da farklı. Kuzey Zazacası, bu yeşil alanda konuşulan, hani tabii ki her yerde değil, bu sadece bir genel anlam şeyi kapsayan bir coğrafya. Nerede yoğun konuşulduğunu biliyoruz, yani Dersim, Bingöl özellikle, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyinde çok yoğun konuşulan yöreler veya Siverek. Kuzey Zazacası Aleviler tarafından konuşulur. Merkez Zazacası Şafii
inancına ya da Sünniliğin Şafii okuluna mensup kişiler tarafından konuşulur. Ve Güney Zazacası da Hanefi olanlardan. Burada yan ve periferi lehçeler de var. Bunlar da keza Şafii. Yanlış bilmiyorsam evet tabii Lice, Kulp, Butki ve bunların Zazacası Güney ile merkez arasında bir şey veya yan. Buna Aksaray Zazacası da dahil. Aksaray Zazıları Hanefidir. Yani bu şey arasında da belirli tabii bunu oluşturmak için belirli farklar şeyler var. Hani o demin gösterdiğim yöntemle şeyler arasında da hani lehçeler arasında da farklı belirleyebiliyorsun. Burada bir örnek göstermek gerekirse diyelim ki Zazaca arasındaki şey mesela. Zazaca'da belirli sesler hani kuzeyde ve güneyde, merkezde sesler olarak ayrılıyor belirli sesler. Veya işte kelimeler olarak diyelim ki Zazaca'da genelde kuzeyde naskerdene ama fakat güneyde ve merkezde şınasnaine. Çünkü naskerdene aslında Kürtçe bir kelime Kuzey Zazacası'na girmiş. Şınasnaine asıl Zazacasıdır veya doman kelimesini merkezde ve güneyde bilmezler. Farklı kelimeler var burada. Kaçek, gıclı vesaire. Pazar gününü belki farklı adlandırırlar. Yani tek tük çok fazla şey yok. Dal boş yerine ven denilir o şeyde. Dendiği gibi, görüldüğü gibi örneklerden de kuzey ve merkez Zazacası yani Hanefi ile Şafii Zazıların konuştuğu Zazaca birbirine biraz daha yakın fakat şey anlamında değil yani daha iyi anlaşılıyor anlamında değil. Mesela Varto, Kığı, Adaklı bu yörenin Alevilerin konuştuğu Zazaca ile Güney Zazacası pek iyi anlaşıyorlar. Fakat ikisi de Bingöl'ü merkez Zazacasıyla biraz zorluk çekebiliyorlar ilk defa şey yaptığında, karşılaştıklarında. Ya lehçelere dedik bu şekilde böyle kısa bir şey verdik ve Zazaca'nın şeyine de değineyim fazla zamanınızı almadan. Bugünkü Dersim'deki durumu biz Dersimli olarak ben bir makale yazmıştım bir konferans için yer altındaki tehdit altındaki diller üzerine İrani diller çünkü İrani diller Farsça dışında ve belki Paşto dışında 40 küsür İrani dil dediğimizin çoğu tehdit altında aslında. Yani geleceği şeyi yok. Belki Sorani Kürtçesi kurtarmıştır kendisini. Çünkü Kuzey Irak Kürdistan'ında resmi dil olarak tanınıyor. Diğer İrani dillerin de Zazaca gibi şeyi yok. Resmi bir statüsü yok. Ancak Farsça, Paşto dediğin gibi Osetçe'de durumu çok iyi olan bir dil değil. Statüsü olmasına rağmen. Yani çoğu İrani dil şeyi iyi değil. UNESCO'nun dediği gibi sen de demiştin zannediyorsam başlarken 2008 yılında Zazaca'yı Türkiye coğrafyası içinde 18 veya 15 dilden tehlike altında olduğunu söyleyen bir dil. Yani şey yapılan UNESCO raporunda pardon. Burada Almancası yazıyor. Af buyurun. Ve Zazaca'nın yani hiçbir otonomi veya devlette bir tanınmış bir statüsü yok. Yani ancak geleceğe bakacak olursak Zazaca okullarda, üniversitelerde ve daha önemlisi kreşlerde ve kindergarten anaokullarda öğretilirse şansı yani yarına varabilme şansı olur. O da ancak otonomi bir statüye varıldığı zaman. İdeal statü aslında devlet dili olması. Fakat öyle bir lükse sahip değil. Yani devlet dili. Fakat İspanya'yı veya İsviçre veya İspanya modelini veya Hindistan'daki modeli düşünürsek orada okullarda mesela İsviçre veya şeyde her kantona göre diller var. İsviçre'nin 4 resmi dili var. Hani birçok kişi Türkiye'den belki şey olarak düşünemez. İsviçre'de 4 resmi dil birbirini
biri diğerinden üstün değil. Yani bir diyelim ki İsviçreli'nin bildiği bir tane dil yok. Fransız kantonundaysa Fransız dışında başka dil bilmeyebilir de. Almanca bilmek zorunda değil. Öğreniyorlar ama tabii gençler, çocuklar Benim okulda. İsviçre'de, evet, Cenevre'de kuzenim var. Onlar Fransızca konuşuyorlar tamamen. İşte Basel, Zürich gibi diğer kantonda yaşayan arkadaşlar da İsviçre Almancası dediğimiz Schweizer Deutsch konuşuyorlar. Evet. Ha? Veya İspanya modelinde diyelim Bask dili, Katalan dili, Portekiz diline yakın olan dili, şimdi şu an ucundaydı, adı Katalanca mı? Ucunda da. Ne, Katalanca değil. Katalanca da İspanyolcaya yakın bir dil. Fakat farklı bir dil yine de. Özellikle Bask dilinin de şeyi önemli. Bunlar İspanyolca'da öğreniyor okulda ama bir otonomiye sahip. Yani belki Zazaca'da ya da bütün Anadolu dilleri için, yerel diller için düşünebilecek model nasıldır bilmiyorum, benim alanım değil ama gönül ister ki otonomik, yani özerklik olması lazım. En azından hani o yörede ana dilde eğitim zorunlu olmalı. Ben seçmeli dil olmasından yana değilim. Ben dediğim o konferansta 2016 yılında bir kendi ailemden, geniş anne baba tarafından yola çıkarak 70 küsür kuzenim var. İki tarafta 14 kardeşten, yani 7'şer kardeşten oluşuyor yani akrabalar. Onları baz alarak, fakat Dersim'de çok farklı olduğunu da düşünmüyorum. Birinci nesilden 4. nesile kadar dilin kullanımı, konuşması, anlamı nasıl? Bu grafikte daha iyi görebilirsiniz. Yani bu tipik, yani bir Dersimli bir aileden yola çıkarak Zazaca dil bilgisinin azalışı. Onu burada biraz tabii biz yazı ve rakamları göremiyoruz. Sen biraz o zaman bu şekilde gösterebilirim. Bakınız, bu birinci Dost Delali, bu birinci nesil, dedem ve nenemin koyu mavi olan ya da lacivert de diyelim. Yok bu üçü. Bu birinci sütun. Yani sütun gibi ayakta bir yapıyı oluşturan sütun gibi ayakta, o şekilde de bakabiliriz. Birinci nesil, yani dedemiz ve nenelerimiz, dedelerimiz, çünkü onlar Zazaca'yı 24 saat kullanıyordu ve nenelerimizin çoğu da Türkçeyi bilmiyordu. Birçok dedemiz de. Ama burada önemli olan başka dili bilip bilmek değil. Yani bir insanın çok dilli olması zenginliktir. Fakat bizim zaafımız şu ki, Zazaca dışında resmi dili önemseyip kendi dilimizi ötelememizdir. Burada şimdi sevgili Asmen, burada koyu mavi konuşma, daha orta mavi anlamı, açık mavi ise günlük dilde kullanım. Yani en az olan işte burada birinci nesil, ikinci nesil, üçüncü nesil, 4 nesil diye ayrılmış. Birinci nesil konuşuyor, anlıyor ve günlük dilde kullanıyor. İkinci nesil ise konuşuyor, anlıyor ama günlük dilde kullanamıyor. Üçüncü nesilde ise konuşma daha az. Burada 60 ile işte 70 arasında gidiyor herhalde. Anlama daha fazla konuşmaya göre ve günlük dilde kullanım 40'ın altında, yani çok az. Dördüncü nesilde ise konuşma 20 küsür 30 gibi bir yerlerde herhalde, 23 diyelim. Anlama daha fazla konuşmaya göre, aynı bende olduğu gibi. Günlük dilde kullanım ise en minimal şekliyle 20'nin hatta 10'un altında. Bunu 5. nesil için düşün. Yani ben 3. nesildeyim bu şeyde, yani bu dedelerim, nenelerim. Bunlar işte anne, baba, amca, dede, dayı, hala, teyze diyelim. Onların nesli, 2. nesil. 3. nesil onların evlatları olan ben ve kuzenlerim. Ve bunlar da işte bizim çocuklarımız diyelim. İşte burada da ayırmak gerekiyor. Anlama, günlük dillerinde kullanım varsa da bunu köyde yetişip, doğup, büyüyüp nesle borçluyuz. Çünkü İstanbul'da, İzmir'de veya Avrupa'da büyüyen insanlar çoğu maalesef günlük dilde anlamı bile, şeyi bile, kullanım bile sıfır yani. Hatta diyebilirim ki İstanbul ve İzmir'e nazaran Almanya'daki nesil daha çok kullanılıyor, daha çok meraklı.
Ben de onu diyecektim çünkü ben 91-92 yılında Almanya'ya geldiğimde yani Türkiye'de annem babam konuşmuyordu. Teyzem, yurt dışında yaşayan teyzemler bu dili daha aktif bir şekilde kullanıyorlardı. Sanki yurt dışındaki Dersimliler bu konuda daha duyarlıymış gibi ya da yurt dışında yaşayıp bu dili konuşan insanlar daha duyarlı, daha köklerine sahip, daha kültürlerine ve inançlarına ve dillerine daha sahipmiş gibime geliyor. Benim de gözlemlediğim bu konuda. Hatta hatırlıyorsan şey demiştim sana yıllar önce, Dersim'e gidip orada işte dili öğreneyim. Sen şey demiştin, hatta bir video yayınlamıştın o zaman. Ovacık Gözeler'de mikrofonu kime uzatıyorsan herkes Türkçe konuşuyordu. Kırmançki Zazaki dilini konuşmuyordu. Daha fazla asimile olur musun diye bir espri yapmıştın hatırlarsan yıllar önce. Durum hala söz konusu, durum hala aynı mı yoksa iyileşmeye yönelik bir şeyler görebiliyor musun şu anki çalışmalara baktığımızda? Yani o konuda Dersim'deki olan şu anki duruma şeyi sormanı öneririm. Çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum, yanlış bilgi vermek istemiyorum. Hıdır Hoca, Şükran Lillek arkadaş ve Mehmet Tüzün ya da Torre Tuji arkadaşlar. Bunlar üçü yanılmıyorsam 2 yıl önce miydi? Düzeltin lütfen. Diğer yörelerdeki arkadaşlar veya bulamadıkları için veya birçok kimse hazır olmadıkları için sadece Dersim'de yapabildiler. Dersim'in birçok ilçesinden, merkezden, ilçeden birçok anne baba ile ve okullarla özellikle gidip konuşup orada Zaza canlı seçmeli dil olarak tanınmasını, kabul edilmesini, ders olarak verilmesi için bayağı bir çaba sarf ettiler. Tabii bunlar yeni adımlar ama şey olarak diyecek olursam bence daha da yani kötü durum. Anladım. Ama bir bilinç var yani sevindirici olan şu, diyelim ki bazı ülkelerde şey var. Diyelim ki İrlanda'da veya evet İrlanda'da İrlanda dili çocuklar 5. sınıfa kadar öğreniyor. Fakat 5. sınıftan sonra doğru dürüst kullanan yok. Sadece okuldan öğrenilen bir dil olarak kalıyor. Taşra, köy veya dağlık veya şehir dışındaki bölgelerde tek tük kullanılıyor İrlanda dili. Şey dili de diyelim öyle Ostfriesisch yani Friz dili Hollanda'nın kuzeyi Friesland. Orada da çocuklar eğitim yani yaşayan dil orada hala ama yani İrlanda diline göre daha iyi ama çocukların çok ilgisi yok. Fakat bizim şeydeki sevindirici durum gençlerin bir merakı, bir heyecanı, bir öğrenme isteği var fakat istikrar yok maalesef. Yani benim bu son 15-20 yıl sürekli vermesem de özellikle son 10 yılda Zaza dersleri veriyorum. Gördüğüm o yani bir hazırlık var, bir istek var fakat istikrar yok. Yani devam etmiyor bir şekilde. Yani bir ilk haftalarda öğrenciler gelmeye başlıyor sonra gittikçe azalıyor. Çünkü zorunlu değil veya istediği şekilde diyelim o kontağı yok ailesiyle veya konuşan çevresiyle. İletişimi yok. İletişim yani benim yaptığım o konuda da şanslıydım. Çünkü benim yaşıtlarım da olsa bazıları birçoğu benden büyüktü. Dile hakim insanlardı, arkadaşlardı ve onlardan da daha rahat öğrendim. Hıdır Eren'le Şükran Lek Yılmaz'ı konuk etmiştik bundan kısa bir süre önce. Onların bir Zaza Derin çalışması vardı evet. Seçmeli dersle ilgili. Ben yanlış söyledim zaten. Hani af buyurun ben yanlış söyleyeyim. Ben zaten konuk edilmişti de ben şimdi tekrar sorduğun için ben onlara yöneltmek istedim aslında. Sıkıntı yok, yani hiç şey yok. Evet. Tabii ki. Onlarla ilgili de zaten bu konuyu konuşmuştuk. Hıdır Eren'de eğitim dili olmadan yaşaması mümkün görünmüyor. Şu an öğrenim dili olarak kalacaksa en azından seçmeli değil, yabancı diller gibi zorunlu seçmeli olmalı diyor. İşte maalesef Türkiye şartlarında işte hem yasaklı dillerden bugünlere gelebildik. Şu andaki çalışmalardan biraz bahsedelim sevgili Mesut. Kitap, dergi çalışmaları var. Hamburg Üniversitesi'nde Ludwig Paul'in İranoloji bölümünde isteyen öğrencilere de zannedersem Urfa diyalektini değil mi öğretiyor? Şervin arkadaş. Yani Çermik Siverek olmalı ama maalesef şeyim yok bu konuda çok fazla bilgim yok çünkü uzun zamandır yani gidemedim, görüşemedim. Yani fakat bahsetmişti Ludwig Hoca.
Ya ben de kendisiyle iletişime geçtim. Hatta dil kursuna gitmek istedim. Baktım Hamburg'da dil kursu yok. Ludwig Paul'ün derslerine gideyim dedim. Yani yeter ki öğreneyim, isterse Urfa şivesi de olsa. Ama saatlerim iş yeriyle maalesef uyumlu olmadığı için olmadı. Ama o dili öğrenen, hatta sevgili Şervin'e de buradan selam yollayalım izliyorsa. O da Erasmus vesilesiyle dersime gitmişti. Bu dili benden şu an daha iyi anlayan, belki de konuşabilen bir arkadaşımız. Yani bu dile aslında ilgi de var. Tabii onun da biraz Farsça dilini bilmesi de muhtemelen Şervin'in de avantajı olmuştur. Peki bütün, yani Almanya'da da bununla ilgili projeler var. Biraz böyle dünyayı genel olarak baktığımızda Zaza dili üzerine eğitim, bu konuyla ilgili nasıl çalışmalar var akademik olarak ya da eğitim dili olarak? Türkiye'de yani, seçmeli ders olarak var. Evet. Yani Münih, Frankfurt ve Hamburg üniversitelerinde çalışmalar var. Bu arada kısa bir şey diyeyim. Vusar Umlu Paiz arkadaş İbrahim Bukan olsa gerek. Selam hocam. Tarih, ondan önceki soruya şey yapacak olursak, yani ben tarihçi değilim fakat bu Bizans hakkında bütün kaynaklar, İran, Osmanlı, işte Ermeni kaynakları da önemli. Mesela arşivlere girip bakmak, yani önümüzde yapılacak, tarihçilerin yapacağı daha çok iş var. Hatta Erivan'a gittiğimde bu Zazaca üzerine veya diğer İrani diller üzerine, Aleviler üzerine İranolog arkadaşların üniversitede düzenlediği konferanslar için gittiğimde orada da arkadaşlar diyordu, yani buranın buyurun gelin Ermeniceyi de öğrenin. Neden? Ulusal kütüphanede Zazalar üzerine, Aleviler üzerine ve diğer halklar üzerine çok kaynaklar var. Yani araştırılacak şeyler çok, fakat Paris, Londra gibi kütüphanelere, arşivlere ulaşabilme şeyi ne kadar irdelendiği bilemiyorum. Bir ara Seyfi Cengiz arkadaşın Londra kütüphanesine ulaşabilme olanağı vardı. O Dersim Zaza tarihi kitabında bir şeyler yazdı. İnternette bulunabilir o kitap. Dersim Zaza tarihi üzerine. Fakat akademik anlamda henüz tarih konusu maalesef irdelenmedi. Onun için o konuda benim de dediğim şeyde dikkatli olarak bir hipotez veya şey olarak söyledim. Bir de İbrahim hocam şeyi düzeltti. Proje kapsamında, yani ekledi dahası. Kapsamında hesaplanan Bingöl ve Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü izin vermedi bu Hıdır Hoca'yla Şükran ve Mehmet Düz'ün yaptığı şeyi eğitim için. Onun için sadece dersinde uygulandı. Sağ olun hocam. Evet, 94'lerde şeyde başladı. Başlamadı pardon, Frankfurt'ta. Göttingen'de Ludwig Paul başlamıştı 90'ların ortasında. Sonra Ludwig Paul Hoca Hamburg Üniversitesi'ne geçti. Orada eskisi kadar, yani doktoradan sonra çok fazla Zazaca'ya yönelme zamanı olmadı diyelim. Çünkü orada profesörlük kürsüsüne sahip olduğu için özellikle hani diğer İrani dillerde, özellikle Farsça, özellikle dili, Pehlevi dili ve diğer Avesta dilleri üzerinde eğitim vermek zorunda olduğu için Zazaca'ya çok fazla yönelemedi. Berlin Üniversitesi'nde Zülfü Selcan Hoca doktorasını yazdı. Sonradan dediğimiz gibi Muzur Üniversitesi'nde şimdi bölüm başkanı. 90'ların ortasında işte Frankfurt'ta Profesör Doktor Joost Kiepert hocam araştırmaya başladı. Oradan 2000, yani ben eğitimimi 2005 ile 2008-2009 arası yaptım. Fakat ondan önce de üniversitede bir ara ders verebildim. Ondan sonra da zaten mezun olduktan sonra da dil dersi olarak üniversitede dil kursu olarak verildi. Yani oraya zaten dil kursu olarak çoğu dersim Erzincan olan arkadaşlar, çocuklar geliyordu. Bizim çocuklar yani. Üniversite dışından da, çünkü öyle bir kurstu. Dil kursu. Hala da şu an online, yani Mayıs ayından beri online Enstitüye Zazaki adına online ders veriyoruz ve ben son 2 sömestrde Frankfurt Üniversitesi'nde öğrenciler için, yani üniversite o bölümün dil bilim öğrencileri için, empirische Sprachwissenschaft, empiric
Linguistics bölümümüzde. Zazaca dili üzerine yapısı, grameri vesaire, ses yapısı vesaire üzerine pandemiden ötürü online dersi verdim. Yani o konuda şey de yazılır, öğrencilere sınavdan da geçirildi, not da verildi. O yani şey bir dersti. Akademik bir ders ama onun dışında Yaşar Hoca da üniversite 2 yıl önceydi zannedersem veya 1,5 yıl önce Münih Üniversitesi'nde Zazaca'nın yapısı üzerine oradaki o bölümün öğrencilerine ders vermişti. Peki Türkiye'deki üniversitelerle ortak çalışmalarınız var mı? Yurt dışındaki üniversitelerle Türkiye'deki bir koordinasyon var mı? Çok fazla yok. Yani bizim en azından yok. Fakat buradan bir arkadaşımız, köylüm sayılan arkadaş da Dersim'de yarım sene gidip bir seneye yakın Dersim Üniversitesi'nde 1-2 sömestr eğitim gördü ortada. Yani o şekilde şey var, yani bazı belirli kontaklar, şeyler var. Fakat sürekli bir şey yok. Çünkü bir yandan hani Türkiye'de yeni bu İrani diller, özellikle Kürtçe ve Zazaca araştırılmaya başladığı veya izin verildiği için dahası. Eskiden İran dili olarak sadece Fars dili vardı. Malum. Diğer yani bu ezilen, yok edilmeye çalışılan diller, Zazaca ve Kürtçe ve diğer dillerde, onlar hakkında maalesef bilgim yok. Yani Lazca, Çerkezce durumu üniversitede eğitim şeyinde nasıldı bilmiyorum. Fakat Zazaca'ya dönersek yeni başlandığı için o arkadaşlar henüz yani ilk adımları atıyor ve Türkiye'deki bilim düzeyi de maalesef sıkıntılı biraz buraya göre. Yani çünkü oradaki yöntem, bakış açısı ile buradakiyle biraz çakışıyor, yani aynı değil. Yani ben de onu soracaktım. Ne tarz farklılıklar var? Hani yani bilimsel yöntemi yani çok fazla benimseyebilmiş değiller. Yani sadece Türkiye'nin değil, yakın doğuda öyle bir sıkıntı var üniversitelerde. Hani oraya birçok bölüme işin ehli olan değil de işte akrabası, bağı, torpili olan geçebiliyor ve Türkiye'nin aşırı milliyetçi doktrininden ötürü ciddi anlamda bilimsel, özellikle sosyolojik alanda, dil bilim, sosyolojik ve diğer alanlarda, insan bilimleri alanında ciddi anlamda bir şey anlayışın, sıkıntısının olduğuna inanmıyorum. Ama bunu dikkatlice söylüyorum. Ben orada eğitim almış biri değilim. Ömrüm boyu burada eğitim aldım. Fakat gittiğim Dersim, Bingöl veya Mardin sempozyum ve konferanslarında gördüğüm en azından buydu. Yani üzülerek söyleyebilirim ki mesela Yılmaz Hoca'nın da, o da sağ olsun Zazaca üzerine Yılmaz Kanat arkadaş mı? Evet. Hem Zazaca hem İngilizce öğretmeni ve tezini de Zazaca üzerine yazan arkadaş. Orada Türkiye'de tez ilaçlar olarak dil bölüm başkanları oluyor, yazmış Yılmaz Kanat Bey. Yani orada dil bilim ya da genel anlamda sosyal bilimlerde olsun, dil bilimde olsun, tez veya doktora tezi olarak sunulan, benim gördüğüm kadarıyla tezler burada o şekilde kabul edilmez. Yani Almanya'da kabul edilmez. Avrupa'da, Avrupa bilimi, Amerika, Avrupa, yani Avrupa'nın modern anlayışıyla diyelim ki. Bilim anlayışıyla. Sayın Cemal Zazakrem, sen biraz da ben Merkez Çabu'yla ortak çalışma engelliyor kanısıyım demiş. Acaba bizim o içimizdeki ego, ben egosu nerede önümüze bilemeyeceğim fakat engel değil. Şunu söyleyebilirim, yani en azından ne kadar az, yani ben de o kadar çalışma belki yapmadım. Yani ne kadar yaptıysam da o kadar azdır. Daha çok, yolumuz çok uzun. Onun için zaten yani birkaç kişiyiz bu dile ciddi anlamda hem sahip çıkan hem sahiplenen. Hani her ne kadar diyelim ki bu saydığın Dersim dernekleri olsun, Zaza adına dernekler olsun. Bunlar bizim işte bu dili konuşan diyelim ki 6 milyon, 5-6 milyon Zazaca ana dili olan, Zaza olan, Alevisiyle, Sünnisiyle veya inançsızıyla vesaire.
biz bir azınlığı sadece maalesef. Yani ister Dersim bu federasyon olsun, diğer dernekler olsun, onların getirdiği duyarlılık ve yayınlarındaki Zazaca'ya yer verilmesi, diğer derneklerin yapabildiği de maalesef azınlık. Onun için birkaç kişi zaten bu dili yazabilen, yazı diline çok iyi hakim olan ve ruhuna da hakim olan insanlarımız çok az. Çünkü Zazaca her ne kadar yazılıyorsa yani birçok arkadaş Türkçe düşünerek ya da diğer dillerden kelime alarak, Zazaca'da var olmasına rağmen, annesine babasına, yaşlılara sormasına rağmen bir şekilde başka dillerden kelime almayı daha çok önemli gördükleri için o dilde, Türkçe dilinde ya da başka dilde tahayyül ettiği, tasarladığı için o dilin şeyini vermiyor. Yani fakat her şeye rağmen diyorum ki iyi ki varsınız, ancak hepimiz birlikte bu dil için hareket edersek, çaba sarf edersek, yani yapabildik de çalışabildiğimiz sürece insanlar paralel çalışmada yapabilir. İyi ki o arkadaşlar da var. Bu kadarına da yani yine de şimdi 20-30 yıl öncesini düşünürsek, ben diyelim ki bundan 20 yıl önce Türkiye'nin bir üniversitesinde podyuma çıkıp Zazaca konuşsaydım, dışarı çıkar çıkmaz kelepçeliğe tutuklanıp götürülürdüm yani. Değiştirildi. Şu da var yani, bunu şartlar değişti fakat devletin biraz politikaya yani girmek istemiyorum ama şu dil olarak, dil politikası olarak diyorum sadece. İnsanların, özellikle o korkuyu, baskıyı yaşamış arkadaşlar bilir, abilerimiz, ablalarımız bilir. Dayak yiye, korkutula Türkçe öğretilen, kendi dilini unutturulan arkadaşlar. O insanlar çoğu artık oto asimilasyon uyguluyor. Yani Türkiye'de artık diyelim ki belirli şeylerde kasetler, kitaplar, şeyler Zazaca, hatta devletin bile şeyinde, televizyonda Zazaca şey yapıyorsa veya Kürtçe'de yayın yapılıyorsa, bu belirli şeyde bilinç oluşturulmaya yarıyor ama yeterli mi? Hayır. Çünkü o insanların çoğu, lütfen herkes kendi çevresine baksın. Dersim'de de olduğu gibi bugün maalesef Bingöl'de, Elazığ'da, Diyarbakır'da bu o kesimin Zazaları özellikle köylerde hala çocuklarına Zazaca öğretmelerine rağmen, yani çünkü Alevilerde dil daha çabuk önce de teslim, yani şey edildi. Mesafe kondu ya da dile karşı bir duyarsızlık oluşturuldu. Onu da, bunu yargılama için söylemiyorum. Çünkü hem Alevi hem Türk değil, devletin bakışına göre çift baskı var. O şekilde de uygulandı o vatandaşlara orada. Tabii fakat tek dil, tek bayrak formatına uymayan, hem inancıyla hem diliyle uymayan bir coğrafya olduğu için. Bingöl ve Diyarbakır gibi, Elazığ gibi yerlerde bile insanlar artık çocukları için diyorsa, ya Zazaca'yı ne yapsın, o dille karnını mı doyuracak, Türkçe öğrensin ve şivesiz öğrensin diye uygulanıyorsa, asıl tehlike zaten o. Yani 3 veya 6 milyon diyelim ki konuşanına sahip olan bir halk nasıl olur da dili tehlike altında. Çünkü biliyoruz ki sayıları 10-20 bin olan, devleti olan topluluklar var, halklar var, uluslar var. Çünkü asıl kırılan nokta da burada zaten. Yani sonraki nesile artık aktarılmıyorsa, önemsenmiyorsa, işte çocuğum Zazaca'yı ne yapsın? Gelir sağlayan, geleceği olmayan bir dil veya mesela annemin yaşadığı iş, İstanbul'a geldiğinde 25 yaşından sonra Türkçe öğrendi ama orada o sıkıntıyı yaşadığı için mesela onun da otomatik şeyi şuydu ki, ya benim çektiğim zorluğu insanlar için oğlum çekmesin. O da var yani, sadece dili değil. Sevgili Mesut, bizim Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi'nde kapsamında işte yaşlılarla röportaj yaptığımızda bile bazıları, ben Türkçe anlatayım, işte Kırmançkı Zazaki anlatırsam bunu insanlar anlamazlar, ben bu yaşanan vahşeti Türkçe anlatmak istiyorum diyenler de oldu. Şu anda da sevgili Haver Tornecenk, Yaşar Kaya, Ahmet Can Polat, gene
bir Ali Gülçekiç, Tekin ya da Gülçek olacak herhalde. Yanlış telaffuz etmiyorum herhalde. Bugün de Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi ile ilgili Dersim Tarih Kültür Vakfı'nın bir açıklaması oldu. Onu da sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek ulaşabilirsiniz. Bu Sözlü Tarih Projesi'nde yapılan neredeyse 400 tane röportaj var ve bu 400 röportajın bazıları belki 2-3 saat uzunluğunda. Onun 5 dakikasını çevirmek, yani transkriptini yapmak bile, çevirmekten bahsetmiyorum, 1 saat zaman alıyor ve bunu işte demin de bahsettik, doğru bir şekilde yapmak da çok önemli ve Sözlü Tarih Projesi'nde bile bazıları gelip işte yani biz bunu Türkçe yapalım, ileride tarihçiler bunu dinlemez, izlemez diye görüşler de vardı. Ama bu tabii ki bizim değil, tarihçilerin derdi. O zaman gidecek, o dili öğrenecek. Nasıl ki aborjinleri ya da başka ülkelerde, Avustralya'da işte kalmış o azınlık halkları ya da işte Afrika'nın bir kabilesini anlamak için gidip orada başka bir dili öğreniyorsanız, Dersimlilerin de kendi duygu dilleri olan o dilde kendilerini ifade etmek için de alan açmak gerekiyor. Ben maalesef çok üzgünüm, hani bugün konuşamıyorum ve yani senin kitabın bende var ama evde oturup o disiplinle oturup çalışamıyorum. Bu benim eksikliğim, zayıflığım olsun, handikapım. Belki bu dili konuşulabilen, mesela biz bir ay gidip İngiltere'de kalsam benim İngilizceyi çok çabuk öğrenirim. Hani Kırmançkı Zazaki dilinin konuşulduğu bir ortamda olsa muhtemelen çok çabuk öğreneceğimi düşünüyorum ama oturup disipline olup çalışamıyorum. Şu an bir online kurs görüyorum. Biraz önce bir yorum vardı. Ali birkaç kere yansıttım ama sözünü çok bölmemek için şey yapamadım. İran'da Ali İnanır diyor. Ali İnanır da herhalde, yanlış mı yoksa, bir dakika bulayım. İran'da hocam, evet, Hozam Zazaca yakın zamanda İran Meclisi'ne ikinci dil olarak önerge edilmiş. Medlerin dili ve ben medya çalışanıyım. Öyle. Bizzat ben haberi yaptım. Kaynak İran Meclisi diye bir yorum düşmüş. Yok, keşke öyle bir şey olsa. Yani olsaydı bizim İran üniversiteleriyle de bağlantılı olan arkadaşlarımız var. En azından onlardan bir şeyler duyardık. Yani belki Zazaca'ya yakın bir dildir. Eğer şey varsa, o konuda ben iddia sahibi olmak istemiyorum. İletebilir bize bilgiyi, çok sevinirim. Fakat İran'da sadece bu Terolin Tot'un çalışmasından örnek alarak 1985'te onun üzerine Farsça Zazaca'yı açıklayan bir kitap var. Bu bir kitap, ince bir kitap. O kadar şeyi ben biliyorum ve tabii ki İrani dil ya da dil bölümlerinde İran'da Zazaca'nın nasıl bir dil olduğu biliniyor. Yani orada da dil olarak kabul ediliyor. Yani İran'ın en azından İranoloji veya dil bilim konferanslarından tanıdığım İranlı arkadaşlar da çok kaliteli dil bilimcileri arkadaşlar da var yani o konuda. Medlerin dili değil. Yani Med dilinden zaten dolaysız bir şekilde direkt yazılı kaynak yok. Ancak eski Farsça'da Medce'den alıntı bazı kelimeler olduğu düşünülüyor. Med İmparatorluğu vardı tabii. Yani örneğin Med İmparatorluğu vardı, nasıl yazı dili olmaz diye. Yani öyle vardıysa da, affedersiniz, vardıysa da belki kaybolmuştur. Ama tabelada gösterdiğim gibi Avesta dili ve eski Farsça dili, yani bundan 2500 yıl civarında konuşulan dillerin zamanında konuşulan Med dili, ondan pek bir şey yok. Yani belirli özel isimler var. Fakat yazılı bir kaynak yok ve Zazaca'nın Med dilinden geldiğine dair de bir kesin kanıt yok. Veya işte bir Kürt mitolojisi var, hani Kürtler Medlerin çocukları diye, o da doğrulanmış değil tarihçiler olarak. Ha, şöyle olabilir. Bugünkü Kürtler, Medler ve diğer Kuzeybatı İrani halklar, Beluçlar dil olarak Medlerin torunları olabilir diyelim ki. Fakat öyle bir kanıt yok. Burada Deylem'de hangi diller konuşuluyor diye sorulmuş. Sasani dili de Orta Farsça dilidir. Yani Sasani İmparatorluğu'nun 6. 7. yüzyıla kadar, yani İslam istilasından, İslamlaşma döneminden o döneme kadar konuşulan Orta Farsça, yani Sasanilerin dili o. Sasani kelimesinin Zaza ile alakası olduğunu düşünmüyorum ve direkt bir bağlantısı da yok. Ha, Sasani İmparatorluğu'nda da, Part İmparatorluğu'nda da yer aldığı gibi
Zazalar ve o dili konuşanların ataları, anaları orada yer almış olabilir. Hani ama direkt olarak bir şey diyemeyiz. Deylem'de, bugünkü Deylem coğrafyasında, Dilman coğrafyasında işte saydığım bazı diller konuşuluyor. Gileki, Mazendarani, Sengseri, Tati ve Güney Tati'nin farklı ağızları, Talişi ve tabii ki işte Azerice, Farsça gibi diller de konuşuluyor, yani o diller dahası. Temel Veysel'de Daimi Cengiz kendi yazılarında Zazaca Deylem'den geldiğini anlatır ve kendi araştırmalarında eylemde konuşulan dilde 500 kelimenin Zazaca ile aynı olduğunu söylemekte, ne kadar doğru diye bir not düşmüş. Yani daha çok diller, yani Deylem'deki konuşulan dillerle Zazaca arasında kaç demişti arkadaş? 4000 mi? 500 pardon. Ludwig Paul 4000 yıllık tarımı olduğunu söylemiş. Evet. Burada da 500 kelimenin Zazaca ile aynı olduğuna dair. 500'den fazla, çünkü Kuzeybatı İrani olarak 500'den fazla ortak dil kelime bulabilirsiniz. 500 çok bir rakam değil. Mesela burada Kürtçe Kurmancı dilinden eski midir diye bir soru var Zazaca diline dair. Gerçi tabelada biraz açıklamıştı ama tam olarak tarihi olarak yani bu Zazaca'nın bugünkü şeklini ne zaman aldığını söyleyemem. Bu son 1000 yıl içinde almış olabilir. Son 1500 yıl içinde de almış olabilir. Mesela bu Kuzeybatı İrani dillerde de o tabelalarda gösterdiğim gibi Ludwig Paul'un makalesinde de bakabilirsiniz. Mesela Zazaca'da mesela en orijinal şeklinde Eşşonanke'ye, ben eve gidiyorum, dersinde biraz değişmiştir, Eşşonçe, Eşşonanke'ye veya Eşşonanke'ye, yanlış hatırlamıyorsam Vefsi dilinde Aşinike'ye mesela deniliyor. Aşinike'ye. Mesela o şimdiki zamanın nasıl kurulduğuna dair benzer morfemlere, parçalara sahip. Şeyde farklı, mesela Kürtçe'de ezdiçim mal ya da mıneçim mal denilir. Yani farklı şey. Burada Gorani yani Hevramamlar kendileri Kürt olarak adlandırıyorlar. Gorani Hevramam Kürtleştiler mi yoksa Kürt müdür? Çok herhalde bilmiyorum, senin uzmanlık alanın çok diyebilir miyiz? Çok fazla şey bilmiyorum, fakat Goranilerin büyük bir kısmı kendisini Kürt olarak görebilir. Çünkü zaten çok az bir şekilde kalmış. Yani ehli hak diye biliyoruz da çoğu Goraniler de artık Sünnileşmiş, Şafileşmiş. Yani birçoğunun eskiden ehli hak inancına sahip olduğunu da bilmiyorlar. Fakat yani o konuda eğitim almış olan bir iki arkadaş var. Goranlar ayrı dil olduğunu biliyorlar. Fakat bir İranlı bir doçent, yani üniversite hocasından da öğrendiğime göre kendisi baba tarafı Kürt, anne tarafı Goran. İşte Goranlar anne tarafın kendisini Kürt olarak kabul etmediğini ama Kürtlerin onlar için Kürt dendiğini söylemişti. Fakat çok fazla bilgim yok. Yani onların kendisine Kürt deyip dememesi de çok fazla bir şey değiştirmiyor dilin yapısı olarak. Hani diyelim ki bugün Karadeniz'deki Rumca konuşan ve Ermenice, yani Hemşince konuşan, Hemşince dediğimiz dil Batı Ermenice'nin bir ağzından bir şivesinden farklı bir şey değildir, yani Batı Ermenicesidir. Fakat belirli bir kesim kendisini Ermeni veya diğeri Rum olarak adlandırmaz. Çünkü Hristiyanlıkla endekslediği için. Fakat gençlerde o konuda kitaplar yazan aydınlar da var. Karadeniz'deki olan soykırım olsun, dilin yok olmasına dair, ezilmesine dair, insanların din değiştirilmeye zorlamasına dair kitaplar yazanlar da var. Gençlerde öyle bir aydınlanma var yani. Hemşinlerde de artık bir Ermeni kimliğini sahiplenme var. Rumca konuşan Müslümanlarda da ya da Müslümanlaştırılmış Rumlarda da var. Netice bunu demek istediğim, onlar kendisini Rum veya Ermeni görmeyebilir de, fakat dil konusunda bir şey değişmez. Veya Yezidilerin birçoğu da, en azından benim tanıdığım öğrencilerim de vardı Irak'tan. Ermenistan'daki Yezidi şeyhiyle de bir iki tane görüştüm. Geçen birisi hatta vefat etmişti. Onlarda da kesin bir Kürt kimliği kabulü yok. Yani tam tersine. Fakat Kürtlerle aynı dili konuşuyor. Yani neticede
diyelim ki Ermenistan'da dil eğitimi var çocuklar için, Kurmancı dili ve ondan herkes yararlanıyor. Yani bizim de diyelim ki kitap çıkarıyorsak ister kendimize Zaza diyelim, ister Alevi diyelim, ister Kırmanç, Dımli, Şarıma diyelim. Birimiz belki diğerini kabul etmeyebilir. Fakat dil konusunda çıkardığımız kitaplardan, yayınlardan herkes faydalanıyor. Yani televizyon yayınlarında da, Türk televizyonlarında da, bu devlet televizyonunda olsun, Kürt televizyonlarda olsun veya Alevilerin televizyon yayınlarında olsun, farklı farklı yörelere giden, işte bütün bölgeleri gezenler var mesela bazı yayınlarda. Diyarbakır, Dersim, Varto, Kayseri, Aksaray vesaire. Ve bunlar hep, yani bu insanları seyredip kendi dilimizden yayın görmek, inancımız ne olursa olsun, yani benim inanca sahip değilim. Hepsi benim işime yarıyor. Hepsinde aynı tadı, zevki alıyorum. Yani çünkü benim dilim. Şimdi sevgili Mesut, Yılmaz Kanat Bey de sormuş. Mesut Hocam'ın ortak alfabe standart yazıcı hakkında görüşleri nedir? Şimdi sizin ortak bir çalışma grubunuz var. Hatta senin kullandığın kitapta da zaman zaman bazı arkadaşlar hani o yapılan eklentilerin aslında Dersim ya da işte Pülümü razı olmadığını ama standart bir Zazaca yapma adına ortak bir çalışmanız var. Biraz buna dair de evet, fikirlerini, düşüncelerini söyler misin? Ortak alfabe, Zazaca'da ya da Kırmançki'de kaç tane alfabe var? Biraz onunla ilgili bilgi verebilirsen ve siz hangi alfabeyi kullanıyorsunuz? Standartlaştırma derken amacınız ne? Bunun avantajları ve dezavantajlarından da biraz bahseder misin? Ya burada bir arkadaş demiş. Onlara şey yap Mesut, sen bütün yorumlara şey yaparsan program 3 saat oldu, gözünü seveyim. Onu ilerleyen dakikaları. Sen benim soruma cevap ver. Sadece onu diyeceğim de sadece Ermenistan'da Yezidiler asimilasyona uğramadı, tam tersi. Kendi dillerine 2 tane 3 tane öğrenci bile olsa devlet gönderiyor oraya, yani Kürtçe, yani Kurmancı konuşan ve sadece bu Yezidilerin kendilerini Kürt kabul etmeme olayı Ermenistan'dakilerine değil, Gürcistan ve Irak. Hani benim mesela bu soykırımından, Şengal 2014 soykırımından kurtulan öğrencilerim vardı. Ve onlarda da mesela asla bir Kürt kimliği kabul etme şeyi yoktu. Ve ben kendini Kürt gören Yezidiler de var ve ben o konuda sadece izlenimlerimi belirttim. Yani benim öyle bir lüksüm yok. Onlar bir Yezidi kendisini sadece Yezidi olarak kabul etse de kabulündür. Kürt olarak da kabul etse de kabulündür. O benim şeyim değil yani. Burada yanlış bilgi vermek gibi şeyim yok. Yılmaz Hocam'ın sorusuna gelince o konuda zaten makalem oldu ve 2011 yılında Bingöl Zaza Dili Sempozyumunda üniversitesinde sunumum da oldu. YouTube kanalında da bulabilirsiniz. Yani standart Zazaca zaten Türkçe miydi yoksa Kırmançki Zazaki dilinde mi yaptı? Türkçeydi. Standart Zazaca zaten benim doktora tezim. Fakat standart, ben aslında standart üzerine ne kadar olsa standarta en çok karşı olan insanım. Çünkü dillerin doğal bir şeklinde gelişmesinden yanayım. Yani şöyle bir model düşünüyorum ben. İsviçre'de mesela olduğu gibi İsviçre Almancası. İsviçre Almancasının diğer Almanya ve Avusturya Almancasına göre farkı şu, gidenler bilir. Yazılı dili olarak standart Almancayı kullanırlar, konuşabilirler de. Yani diyelim ki siz Almanya'dan giderseniz İsviçre Almancasını pek iyi anlayamazsınız belki. Standart Almancayı konuşulur ama kendi şivesini herkes, her kategoriden, her sınıftan insan, parlamentoda bile dahil, yani akademisyeninden, doktorundan tutun normal bir fabrika işçisine kadar herkes kendi şivesini konuşmaktan gurur duyar. Ve Zazaca'nın zaten yazınla o ismini verdiğim dergilere bakarsanız herkes aşağı yukarı kendi yöresinde konuştuğu Zazaca'yı kullanıyor. Standart bir Zazaca nerede gelinir? Mesela ben Küçük Prens'in tasarladığım standart Zazaca'da o şekilde çevirdim bir deneme olarak. Örneğin Zazaca Wikipedia'da açıldı. Orada da birkaç arkadaşın sayesinde, Mirzali de dahil, Hosere diye bir arkadaş da dahil,
açtığımızda dedik yani orada Zazaca Wikipedia'da isteyen tamam Zazaca kendi yöresinin Zazacasından makaleler yazabilir ama mümkün oldukça standart bir şekilde, standart bir uygulama. O konuda yardımcı olabiliriz dedik. Çünkü herkese hitap eden bilimsel olsun veya olmasın kolektif bir platform. Diyelim ki Zazaca'da bir ulusal televizyon, ulusal diyeyim yani bütün bu dili konuşan insanlara hitap eden bir televizyon, bir açıklama, bir gazete olur. Orada standart dil şeye girebilir fakat yerel dilde, yerel şeyde işte Dersimlisi de, Vartolusu da, Bingöllüsü de, Sivereklisi de kendi şivesini kullanmaya devam etmeli. Ha evet, iki tane yaygın alfabe var. Biri Zazaların kendisi tasarladığı bu dediğim seminerlerde yayınınız başladığında dediğimde seminerlerde Zazaca yazarların farklı yörelerden dil bilimcilerle yaptığı çalışmalarla birlikte Mikhail ve Mary Van, C.M. Jacobson ve Mary Crandall ile onların yaptığı hani bizden aldığı ya da benden önceki arkadaşlar orada yer alan arkadaşlardan dil üzerine bilgi veya ses kayıtlarını, telaffuz kayıtlarını, örneklerini alıp sonradan bir öneride bulunup hep birlikte karar verilen bir alfabe ve dil çalışması oldu. Ware-Jacobson alfabesi dediğim bizim kullandığımız o ve tabii ki onu da zamanla geliştiriyoruz. Önemli öneriler oluyor. Diğeri de Bedirhan alfabesi. Bedirhan alfabesi aslında Kuzey Kürtçe yani Kurmancı'nın alfabesi. Bedirhan o alfabeyi tasarladığında Zazaca üzerine çalışma yapmamıştır. Zazaca'yı da göz önünde bulundurmamıştır. Ve şu gerçek var. Zazaca yani bütün Zazalar Türkçe okul bir şekilde eğitime tabi tutuluyor. Dolayısıyla hakim olduğu alfabe Türkçe. Bizim de işte yaptığımız Türkçeden, yazı dilinden bilinen, bilgi sahibi olan insandan Zazaca'ya yazabilmeyi kolaylaştırmak için nasıl en rahat bir şekilde adapte edebiliriz diye. Öyle bir şeyimiz var ki o da çok zor. Yani hala birçok insan Zazaca'yı olduğu gibi yani düzgün imlasıyla düzgün bir şekilde yazmaya maalesef hakim değil. Alfabe, ortak alfabe olabilir, olmayabilir de o konuda olsa güzel olur. Çünkü öyle bir lüksümüz yok yani kendi aramızda 3, 4, 5 alfabe yazalım diye. Zülfü Selcan Hoca'nın da kullandığı alfabe var. Fakat onu da dar bir çevrede veya kendi üniversitesinde kullanıyor. Orada harfler teknik konusunda zaten asıl sorun. Çünkü o harfleri diyelim ki herhangi bir cep telefonunda bulmak zor. Bir de Norveç örneğini veriyorum ben o konuda. Norveç'te 2 tane resmi alfabe var. Nynorsk ve Bokmål yani biri kitap dili biri yeni Norveççe anlamında. 2 tane resmi veya ama 4 veya 5 tane de alfabe var. Fakat resmi olarak tanınan 2 alfabe ve o okul veya yöre kendisine göre karar veriyor yani hangi alfabeyi seçeceğini. Öyle bir yolda mümkün. Sesin. Yani bugün sen de herhalde kendi alfabeni yaratabilir misin? Bu gidiş yani biraz öyle. Ben hiçbir zaman alfabe yaratma şeyine girmedim. Çünkü baştan beri de bu bizim alfabe çalışmaya, dil çalışmalarını, seminerleri 2015-14 yılına kadar devam ettik. Edeceğiz de. Yazarların özellikle bu konuda hani ürün veren, bu dilde ürün veren arkadaşlarımızla birlikte kararlar alıyoruz. Mesela bu standartta ben her ne kadar doktora çalışmam varsa da mesela aylar ve günler ve yönler yani gök yönleri üzerine belirli karar almamız gerekiyordu. Onu da aldık mesela. Mesela onu hani hangi yöreninkini çünkü bütün dilde olan bütün kelimeler yani yaşlılarımızın konuştuğu, yeni giren asimilasyondan ötürü giren kelimeler değil. Yaşlılarımızın kusursuz bir şekilde konuştuğu o dilde olan bütün kelimeler dilimize aittir. Yani ister yabancı başka kelimeden, dilden gelmiş olsun veya kendi kelimeleri olsun. Kullandığımız kullandığımız kelimeler bu dile aittir. Ama işte aylar veya ay isimleri, yön isimleri konusunda yaptık da mesela bir karara vardık. İleride değişebiliriz de. Fakat standart konusunda hani bunu bilimsel
buna bilimsel bir metot lazım benim şeyde. Onun üzerine de çalışmalar var fakat onu herkesle oturup yapamazsın. Çünkü dil bilimsel bir eğitime ihtiyacınız var yani. Peki şu an Almanya'da biliyorsun Dersimlerin en fazla belki yaşadığı yer bilmiyorum. Almanya mı? Doğru mu söylüyorum? Yanlış mı söylüyorum? Evet. Özellikle herhalde sizin o Hessen, Frankfurt, Rüsselsheim eskiden Kleine Dersim deniliyordu. Şimdi Berlin. Yani şu an Almanya'da ya da Avrupa'da dil üzerine çalışma yapan tahminen kaç kişi var? Yani akademik yönüyle bunu ele alan kaç kişi var? Yani buradan biliyorsunuz gitti. Zülfü Selcan Hoca ile İlyas Aslan Hoca gitti. Buradan doktorasını veya diplomasını yapıp onlar artık Muzur Üniversitesi'nde eğitimini veriyor. Bir Yaşar Hoca'nın soyadı da sorulmuş. Yaşar Hoca demiş mi? Aratemür. O dün kendisi. Gagan TV'de dün Gagan TV'de yayını vardı. Yaşar Aratemür ve ben Deniz var. Bir de yani aslında bu kadar şu anda. Akademik çalışma. Ama akademi yani üniversitede olmayan ama kendi çapında çalışma yapan onlarca arkadaş var diyebiliriz değil mi? Var ama hani onlar da çok fazla değildir. Fakat akademik olarak okuyanlar var, belirli bölümü ileride yapmak isteyen. Ne kadar öğrenci var tahminen Almanya'da bu dilde eğitim alan? Bir rakamsal bir şey yok değil mi? Çok az. Yani şimdi, çok fazla değil. Çok fazla değil. 3 saati geçti. Birkaç Instagram'dan topladığım sorular var. Yorumları da kısa fazla yorumlamadan geçelim. Kimseyi gücendirmemeye çalışıyorum. Uzun bir program oldu biliyorum ama inatla baştan sona kadar izleyen arkadaşlar da var. Herkese teşekkür ediyorum. Demin yorumlarda biri demiş, Deniz'in gözleri gidiyor herhalde uyuyacak diye. Böyle bir konuda uyumam, hiç merak etmeyin. Zevkle dinliyorum ama tabii şu an teknik her şeyi ben yaptığım için bazen tam böyle gönül gözüyle dinlemiyor olabilirim. Program bittikten sonra da bugün olamaz ama herhalde birkaç günde tekrar programın tekrarını izleyeceğim. Bu önemli bilgilerden yararlanmak için. Instagram'dan gelen sorulardan biri, ana dilimiz kaybolan diller arasında bu konuda yeterli çalışmalar, STK yani sivil toplum örgütleri demek istemiş herhalde, belediye, üniversite bu konuda ne düşünüyorsun diye sormuş. Yani yeterince çalışma yok tabii. Ne kadar dediğim gibi ben kendi ömrümü ya da ömrümün yarısını bu dile adamış olsam da az görüyorum. Fakat çok fazla idealist olmamak gerek ama yeterince yok. Arkadaşlar yani Zazader adına da bu belki biz Avrupa'yı demin baz aldık da örgütlenmeler oldu. Fakat bu çalışmalar Anadolu veya Zaza coğrafyasına da yansıdı. İstanbul'a da yansıdı. İstanbul'da başta olmak üzere Zazader kuruldu. Sonra Bingöl, Diyarbakır, sonra son yıllarda bu yeni yani en son Dersim Belediyesi'nde şeyleri oldu. Orada hatta bazı arkadaşlar söylemesi ayıp. Bana da ister istemez soruyorlar. Ama ben çok seviniyorum bu konuda. Yani seve seve yardım ediyorum bazı diyelim ki 8 Mart Kadınlar Günü veya belirli İstanbul Sözleşmesi yaşatır vesaire. O örnek olarak diyorum. Sloganları çevirmen için sana mı danışıyorlar? Sloganları ya da yazıları bana veya başka arkadaşlara da dönüyorlar. Öyle yapmaları çok sevindirici. Çünkü eskiden öyle bir şey yoktu. Ki yani üzücü olan bu konuda ben zamanında Viyana'da birlikte çalışmalarımızın bazı çalışmalarının olduğu arkadaşım Eren Kılıç'la sanırım 2016'da mıydı 2014'te miydi hatırlayamıyorum. Eren'e de selam yollayalım buradan. Evet oldu ben dil bilimsel yine her zamanki gibi dil bilimsel açıdan durduğum ama onun da haklı bir eleştirisi vardı. Şimdi bu Zazaca konuşanlar Alevisi olsun, Sünnisi olsun özellikle Alevi kesimi devrimci sosyalist hareketin içinde bayağı aktifler. Alevi örgütlenmesinin içinde bayağı aktifler. Kürt örgütlenmesinin içinde, Kürt ulusal örgütlenmesinin içinde de bayağı aktifler ama bu üç örgütler ya da farklı örgütlerde Zazaca'ya verilen yeri değerlendirdi ve
eleştirisi oldu o konuda. Yani eleştiri yağmuruna tutuldu ama arkadaş aslında haklıydı. Yani bütün televizyonlarda, dergilerde, Alevi dergilerinde, sosyalist, devrimci dergilerde, Kürt televizyonlarında, Alevi televizyonlarında, hatta Türk devletin dahi televizyonda Zazaca sadece bir konuk değerine, bir haftanın birkaç saati olarak ancak o kadar bir değeri veriliyor yani. Bu çok acı ki özellikle Dersimliler başta olmak üzere sosyalist harekete de, Alevi hareketine de, Kürt ulusal hareketine de o kadar emeği geçmiş olmasına rağmen o karşılığı kendi dilleri için alamıyorlar maalesef. Yani daha pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini zaten yıllardır dile getiriyoruz. Bu anlamda yani ben de mesela Munzur TV'de dün zannedersem Perşembe miydi? Yok, evvelsi gün Baba Şervan bir program yaptı. Kırmançkı Zazaki dilinde. Zaman zaman Yaşar Kaya kısmen yaptı. En son işte Rüstem amcayı uğurlarken artık ben hani Türkçe yapacağım için sevgili Ahmet Can Polat orada yardımcı olmuş. Seni de konuk almıştık biliyorsun. Munzur TV'nin de en büyük eksiklerinden biri evet bu dili konuşan insanların ya zamanlı olması ya kendilerine özgüvenleri olmaması, canlı yayın olacağı için çekinmeleri gibi birçok sorunlar da var. Yani ben de kendimde en büyük eksiklik olarak onu görüyorum tabii ki. Burada Zazaca'yı nasıl yaşatabiliriz diye bir soru var. Kısmen cevaplamıştın zaten ama istiyorsan tekrar anaokullu Zazaca'yı nasıl yaşatırız diye bir soru var. Yani anaokulları eğitim dili olursa. Yani o konuda son bir grafik şeyi de göstermek isterdim. Demin öyle kaynadı. Dil bilimci Michael Crandall'ın Zazaca olarak, çünkü onun Vare ve Ticasodir dergisinde Zazaca yazıları da vardı. Kendisiyle ve eşiyle tanışma imkanını buldum. Ovacık'ta Anahit'te herhalde kamp yapıyorduk. Orada tesadüfen oradalardı. Kısa da olsa bir sohbet etme fırsatı bulmuş. Bu ara derken Brigitte ile Eberhard Werner'i karıştırmıyorsun değil mi? Yok onları karıştırmıyorum. Tamam. Mikail'le onlar da çünkü yok. Alman arkadaşlar olarak onların da başta Pülmür sonra Çermik Siverek Zazacası üzerine çalışmaları var. Onlar da dil bilimsel çalışmaları var. Eberhard Werner ve Brigitte Werner. Şimdi burada dilin en ideal ayakta durma şeyi yani kurtulabilmesi bu bir devletin ev şeklinde yapılmış değil mi bu? Ev şeklinde en üstte yani zone devlete yani Türkçe, Almanca gibi bir numaralık ideal yani durum. En ideal durum dil için devlet dili olması bu iki şartlara göre veya işte devletin veya hükümetin dilinde televizyonunda o dil konuşuluyor. Mesela Zazaca devlet dilinde de konuşulması önemli. Fakat şunu da söylemeliyim. Devlet dili olması devlet televizyonunda konuşulması da çok yeterli değil. Çünkü Türkiye'ye giden insanlar bilir. Yani fakir ülke göreceli olarak fakir bir ülke olsa da 100 küsür özel kanallar var yani. Zazaca bir tane kanal olsa ona da şükür ederdik ama yine de o 100 küsür kanal içinde maalesef kaybolur gider. Yani televizyon da bence şey olarak. Yani sonuçta ama şeyle de alakalı, bu ekonomiyle de alakalı. Yani ekonomisi yüksek. Şimdi İsrail kendi ekonomisi olmasaydı Ermenistan bu dili, bu kültürü, inancı ya da kendi soykırıma uğradıkları soykırımı bu kadar anlatıyorlar. Biz Dersimlerin biliyorsun Avrupa Dersim Kültür Festivalleri vardı. Biz bir günlüğüne olsa yan yana geliyorduk. O gün dilimizi konuşuyorduk. Müzikler, sanatçılar oluyordu. Ama maalesef o çatı örgütü de, o festival yapısı da iç ve dış saldırılar sonucu zarar gördü. Yani bizim kendimizi ifade edebileceğimiz ortamlar ne kadar az olursa bu dilin yaşama şansı da o kadar az olur. Yani çıkıp Dersimli bir abi anlatmıştı yıllar önce. İşte babası Almanya'da çalışıyormuş. Kendisi diyor telefon açtığında ben o an telefonda güzel Türkçe konuşmak için kırılıyordum. Hani güzel Türkçe konuşmak şeydi. Mesela bana da en çok gelen iltifatlardan biri şeydir. Ya Deniz ne kadar güzel Türkçem var. Hani hem bir Dersimli olarak belki de hem de Almanya'da yaşayan bir Almancı olarak birçok insan benim Türkçemi beğeniyor. Aslında keşke tersi olsaydı da Kırmançkı Zazaki konuşsaydım.
onunla onu iyi konuştuğum için insanlar bana ne kadar güzel konuşuyorsun deseydi. Buradan Kemal Kahraman ve Maviş Güneş'e selam yollayalım. Kendi çocuklarıyla biliyorsun Revcan'la Kırmançkı Zazaki konuşuyorlar. Revcan'la Maviş bu sene Kemal Dersim'deyken Revcan minibüste yolculuk yaparken işte babasıyla telefonla konuşup işte bir veteriner yerinde staj yapmıştı. Revcan Kırmançkı Zazaki konuşunca yaşlı bir amca dönüp demiş, kızım sen bunu nereden hani dili biliyorsun, konuşuyorsun? O demiş evde annem babam konuştu benimle. Hani Almanya'da yaşıyorum. Yani insanların tuhafına gitmiş. Hani biz Türkiye'de Dersim'e gidince biliyorsun bir kafeye, restoranta girdiğimizde bile bir tek Kültürköy bu konuda bir öncülük yaptı. Şimdi belki farklılar da yapmışlardır. Bir yemek menüsünde bile bizim kendi ana dilimiz yazmıyor. Garsonlarımız gelince o dilde konuşmuyorlar. Yani biz de o dili konuşmuyoruz. Garsonlarımız da yemek menülerimizi, yani günlük hayatın içerisinde de maalesef Dersim'de de daha az konuşulmaya, yani o jenerasyon az konuştukça dilde unutulmaya mahkum oluyor. Evet. Yani televizyonda TRT 6'te konuşuluyordu. TRT 6 var ama tek başına yetmiyor dediğin gibi. Yani bir de şu var, acı bir durum Dersim'de. Mesela geçen sene Varto'ya gittiğimde, Varto'nun çarşısına gittiğimde çok farklıydı. Fakat Dersim'e, merkeze Mamiki'ye gittiğimde, Zazaca konuştuğumda esnafla, insanlarla, ya bırakı tevera yena. Yani sen dışarıdan mı geliyorsun anlamında. Hani oradaki bizim yaşımızda olanlarla konuştuklarında çoğu konuşuyor, biliyor. Ya ben bizim dili biliyorum ha. Böyle bir yanıt alıyorsunuz ama Türkçe olarak. O da yani acı bir durum. Fakat mesela Varto'da, çarşıda aşağı çarşı, yukarı çarşı diye ayrılır. Bir çarşının bir bölümü hep Zazaca konuşur. Orada mesela çok farklı bir şey yaşadım. Yani hatta diyelim oraya yerleşmek fikri de aklıma gelmedi değil. Yani karnımın doyduğu yer memleketim derler. Sen de dilimin konuşulduğu yer memleketim olsun, evet, diyorsun. Anladım. Yani burada bakacak olursak ideal durum Zazaca'nın eğer devlet veya otonomi özerklik dili olsa diyelim. Şöyle İspanya modeli gibi veya işte İsviçre modeli gibi. Yani olsa diyelim ki İspanya modeli gibi olur. Çünkü Türkçe bir şekilde girmiş artık hayatımıza. Dışlamak, yapmak ne kadar doğru, ne kadar doğru olmaz tabii. Yani çünkü bizim herhangi bir dile karşı düşmanlığımız yok. Yani birçok insanımız Türkçe dilini kullanarak travmatize edildi. Fakat biz Türkçe diline karşı herhangi bir kinimiz oluşmadı. O sadece bizim sıkıntımız. Siyasetle. Ama bunda da alakalı, siyasetle alakalı ve Dersim'de evet, okuma yazarının en çok yüksek olduğu yer. Hani kitap okuma, eğitime önem verme ve o zamanki işte konjüktürde Türkçe dilinde siyaset önemli olduğu için belki de evet, o zamanın şartları belki onu gerektirdi ve belki de farkında değillerdi. Yani Dersimler yeni işte hem sözlü tarihe hem dine, yani müzikle de alakası var bunda, değil mi? Mesela ben Almanya'da Metin Kemal Kahraman müzikleri, Yılmaz Çelik gibi insanları dinleyerekten kendi ana dilimi öğrenmeye çalışıyordum. Müziğin de burada etkisi. Metin Kemal, evet. Metin Kemal Derezaymay bizim komşu köylüler. Zaten onun için baştan o türküyü de senden istemiştim. Derdemire Derman Meyman. Çünkü orada bizim onlarla bizim köyün ortak yaylası Bevin, Vare Bevin, Koy Bevin var. O isim de geçiyor ve asıl demek istediğim iki değerli arkadaşımızın müzik çalışmasıyla ben de onlar grup yorum zamanında zaten başlayarak oldum ben. Yani bir dönüm noktası oldu diyelim, çünkü benim müzikle de vardı, böyle bir ilgim, evet, sevgim. Videolarını hatırlıyorum, Facebook'ta paylaşmıştın. Hatta yansıtsak mı diye sonunda yansıtsak mı diye düşündüm. Yok onlar acemi Evet, konumuza tekrar dönecek olursak yani bu müziğin evet, müziğin çok önemli. Mesela Katalanlarda da Franco diktatörlüğünde diğer diller, Bask ve Katalan dili yasak iken Galiciş, diğer dili Galicia diliydi. Yasak iken Katalanlar özellikle müzikle o canlılığı, o diriliği korudular. Ve bizde de müziğin şeyinden tutun, inanç olarak tutun, en açık, en iyi korunduğu yerde cemlerde insanlar kendi asıl inancını
asıl inancın biçimini cemlerde, o cemlerdeki Zazaca verilen içerikte yaşanıyor. Yani müzik de orada çok önemli. Davut sularının bile yani tek tük 2-3 tane Zazaca şeyi aktarılmış bize. Fakat o 2-3 tane beyitlerde bile Türkçe beyitlerle karşılaştırırsanız Dersim'deki işte Alevi Zaza inancı öyle diyeyim. Onun asıl içeriğinden de çok çok önemli ayrıntılar var. Hani o neyse ben şunu yani birden başlarsak Zone ne yazıyordu? Zone Devleti Türkiye Almanya diyor. İkincisi de televizyonda istiyorsan sen çevirerek devam edersen numaraları okuyarak. Yani onu yapmaya gerek yok. Bu işte pazar dili olması, devletin okullarında okutulması vesaire ya da herkesin kendi dilinde her yerde konuşması. Zazaca'daki durum, acı durum 6 ile 7 arası. Dersim ya da Dersim Erzincan için şunu diyebilirim. Zon tena pilura kasebenu, yani dil sadece büyükler tarafından konuşuluyor. Büyük nesil. Belki Ovacık'ın, Tercan'ın, Nazmiye'nin, Hınıs'ın, Varton'un bazı köylerinde hala çocuklar öğreniyor olabilir. Ama onlar maalesef azınlıkta. Fakat Dersim'de yani doğup büyüyüp de diyelim en ücra köylerden gelmiyorsa Zazaca konuşan çocuğa denk gelmek maalesef nadir yani bir durum. Veya 6 diyor Zereçe'yi de zon kasebenu her az cübinde kaseyken, yani ailenin evin içinde dil konuşuluyor. Her nesil birbiriyle o dili konuşuyor. Fakat belki Güney ve Merkez Zazacası için geçerli olabilir. Fakat orada da yavaş yavaş kırılmaya başladı ama Kuzey Zazacası için bunu maalesef diyemeyiz artık. Fakat nasıl ayakta tutabiliriz? Yani ümit var. İsrail mesela dedin ya, İsrail kurulmadan önce dahi 1800'lü yılların sonunda adını unuttum şimdi, kusura bakmayın. Fakat bakıp yapabilirsiniz. Bir adam kendi başına İbranice bir aile kurmaya başlayarak dili yaşattı. Çünkü İbrani dili konuşulan 1800 yıl boyunca, yani neredeyse 2000 yıl konuşulmayan bir dildi. Sadece dini ayinlerde kullanılan bir dildi. Konuşulan bir canlı tarafı yoktu. Yani düşünün Latince veya işte Sanskrit veya Avesta dilinin gibi. Fakat devlet kurulmadan önce de onlarda öyle bir bilinci oluştu ve ölmüş olan aslında bir dili yaşattılar. Ama çok üzücü Mesut, yani bizim dili konuşan arkadaşlarım da var. Evlendikten sonra çocuklarıyla bile konuşmuyorlar. Yani evde bile yaşatamıyorlar. Evet. Ben 1996-97 yılındaydı. Bremen Halil Kültür Merkezi'nde kucağındaki bebekle konuşan bir anneyi hatırlıyorum. Yeni mi geldin diye Türkiye'den sormuştum. Hayır dedi. Yani Almanya'da büyümüş doğmasa bile. Çocuğuyla ana dilini konuşuyordu ki bu 96-97 yılıydı. Bugünkü duyarlılıkla pratik olarak bazen maalesef zorlanıyorlar. Sana Instagram'dan gelen sorulardan biri de oydu. Kendi çocukları var mı? Onlarla Zazaca konuşuyor mu? Yani ben özel hayatımdan pek fazla bilgi vermeyeyim de en azından benim ilk kez yaklaşık 20 yıl ya da 22 yıl oldu başladı. Yani ilk kez Zazaca dersi verdiğimde ondan sonra son 10 yıldır sürekli ders vermeye gayret ediyorum. Yani öğrencilerime Zazaca öğretmeye çalışıyorum. Yani olsa tabii ki bir onlar da aile... senin çocukların, evlatların sayılır, öyle evet. Hani çocuklarım olsa zaten olur. Ben kesinlikle kendi dilimden başka bir dili konuşmam onlarla. Diğer dilleri zaten dışarıda öğrenecekler. Hani de mümkün, yani şimdi çocuklar öğrenmedi diye hayır, ama çocuklarımızda, gençlerimizde o heves var ise, benim mesela 2-3 arkadaşım var, sıfırdan öğrendi ve konuşuyorlar artık. Hatta biri bana bu dil bilimsel çalışmalarda da çok yardımcı olan, kelimeleri toplayan olan arkadaş, yani genç arkadaş. Bunlar hak razı olsun. Bu arada da Facebook'taki o dil grupları da dil grupları da çok önemli. Yani, siz orada kelimeler topluyorsunuz. Onlar da çok önemli, sosyal medyaları. Evet. Biri Umut Akkoç, onun da çok çalışması var, bana yardımı var. Diğeri de İdris
Solmaz arkadaşımız. O hatta Zazaca dil bilgisi kitabı da çıkardı yani. Yani sıfırdan öğrenen iki mesela gencimiz. Birkaç arkadaşımız daha var. Yani demek istediğim evde şey olarak başlanılabilir. Ben bir gün eve geldim dedim. Naretepya mıdızonu makasayı fikri. Hani artık Türkçe konuşmayın diye. Bu Türkçenin evden tamamen çıktığı anlamına gelmiyor. Fakat ağırlıklı olarak benim yani 20 yaşından beri evde en azından aile içinde konuştuğum dil, kuzenlerinle de biliyorlarsa da onlarla da konuştuğum dil Zazacadır. Ve ancak konuşularak ayakta tutulur. Yani bu dil her dilde olduğu gibi yazı dili geç gelmiştir. Fakat elbette teknik çağda yazı dilinin önemli olduğu gibi ve daha önemlisi işte böyle bu gibi yayınların da Zazaca yapılması, filmlerin çevrilmesi, çocukları çekebilecek mesela geçen Devrim Tekinoğlu'nun işte Hıdır Hoca, Erdoğan Emir, Serkan Sarıataş çıkardığı çok değerli bir senkronizasyon vardı, çizgi film. Evet. Anlatım. Mesela o gibi şeylerde çok her adım yani dediğim gibi çok değerli. O şekilde devam edersek yani yanlış yolda değiliz fakat güce, istikrara ihtiyacımız var. Yorumlardan birinde şey yazıyordu. Herhalde geç kaldık. Tekrar konuk alın. Bu kayıt hem Facebook hem YouTube hem de Twitter, Periskop üzerinden izleyebilirsiniz. Yani kayıt altında kaybolmayacak. Instagram'da Zazaca öğrenmek isteyenlere önerileri var mı diye bir soru var. Zazaca öğrenmek isteyenlere hani benim kitap şu an tükendi maalesef. Haydar mesela ben bugün Almanca istemesine rağmen yoktu bende. Ben Haydar abinin Haydar Şahin'in Türkçe kitabını gönderdim. Burada büyümüş bir genç birine. Türkçe işte bildiği kadar anlar. Haydar Şahin'in dil öğrenme kitabı var. Hıdır Eren Hoca'nın 2-3 tane kitabı var. Başka arkadaşlar da çıkardığı kitaplar var Zazaca öğrenmek için. Benim hani sen de dediğin gibi Dersim yayınlarda şeyde maalesef o da tükenmek üzere ama isteyen Şükran Lelek Yılmaz arkadaştan isteyebilir. Onda var mı hala Şükran'da? Var. Çünkü Dersim yayınları bizim hani şey soracak arkadaşlar belki neden o kadar çok fazla ismi dergi var. Halbuki çıkaran insanların çoğu aynı. İşte tükenmesinin nedeni ekonomik nedenden. O senin dediğin işte ekonomik neden de çok önemli. Arkadaşlar çoğu kitapları, dergileri kendi cebinden ödeyerek, kendi imkanlarıyla çıkarıyor. Yani herhangi bir destek bir şey almadı. Avrupa'daki Dersim cemaatlerinden peki herhangi bir destek gördün mü bununla ilgili? Yani tek tük görüldü dediğin gibi o Tevfik arkadaşın orada sadece kendi inisiyatifi değil, Verein Schweiz Dersim var bazılarına ait şeyi. Onun bayağı güzel, çok güzel projeler oldu. Benim kitabım dışında işte Karebel yöresindeki Zazaca türküleri derledi. Lauk Klam derledi. Mesela Karebel yöresindeki eski evlerin yapımını, oradaki halılara, şeylere, işlenmiş sembollere dair şeylere dair hani diyelim yukarıda da gördüğünüz gibi örneğin o da diyelim bizim kültüre ait şeydir ya da buradaki diyelim ki reştike dediğimiz iyi örekke şeyi de var. O gibi şeyleri de kitaplaştırdı. Belli işte şeyin de dediğim gibi zaten Yol TV'de Dersimce Zazaca yayın yapılmasının Dersimce değil yani Dersim cemaatlerinin federasyonun da inisiyatifinde oldu. Fakat inisiyatifler şeyler birbiriyle daha çok dayanışmada bulunsa o konuda biraz eksikler maalesef. O da Dersimlilerin genel anlamda bütün Zazaların ya da diğer halklarda da görüyorum birbirine karşı olan şeyi henüz yani bir çekememezlik mi desem şey mi desem bir arkadaş yazdı yani sadece köydekiler değil. Bizim kendi dilimizi kaybetmemizle, kimliğimizi, kültürümüzü kaybetmemizle neleri kaybettiğimizin farkında değiliz henüz. Yani o kadar öyle bir zenginlik ve ne kadar birbirimizi desteklersek o kadar iyidir az da olsa. Burada maalesef bazı yorumlar artık çok fazlalaştığı için bazı yorumlar kaydı. Umarım şey yapmam. Şahin Tevfik Zazaca'nın uluslararası alandaki gelişme ve üniversiteler ile lobi için Mesura'nın projeler hazırlama çalışması var mıdır diye bir soru sormuş. Var. Onu daha benden daha iyi bilir o.
Sağ olsun. O konuda çok sabah akşam koşturan arkadaşımız. Yani özellikle İsviçre'de önemli kurumlardan, akademisyenlerle, kurumlarla, sivil toplum örgütleriyle olsun, devlet kurumlarıyla olsun ve Dersim dernekleriyle de olsun, Alevi dernekleriyle de olsun ya da işte bizim Enstitü Zazaköy olsun, diğer Zaza dernekleriyle olsun, hepsi bağlantıda olan arkadaş. Yani o benden ziyade o gerçekleştiriyor o tür adımları. Anladım. Şimdi hatırladım. Sabahtan beri Tevfik Şafin'le arkadaşız biz. Şu an hatırladım kim olduğunu. İsim tanıdık geliyor ama nereden dedim. Şimdi burada bir soru daha gelmiş. Canım Mesud'um, Asmen'im. Zaman ilerliyor, su gibi akıp gidiyor ama olsun, bu kaybolan bir dil için. Ben saatlerce program yaparım. Sen de yorulduğunu hissediyorum ama burada bir soru daha var. Dersimce nedir diye bir soru gelmiş. Ve Zazaca, Dersim'deki Zazaca, yani Dersim'de kullanılan Kırmançkı Zazaki arasındaki farkları sormuşlar bir de. Bunu demin şeyde gösterdiğin gibi lehçe farkları var. Yani farklı şey değil. Yani Dersimce diye bir dil yok. Çünkü Dersimce deyince neyi kastediyorsunuz? Çünkü mesela bizim yörede, bizim Dere Sansa Deresi, bu Pülümür ve Tercan arası olan Yukarı Fırat'ta belirli aşiretler, bizim aşirette dahil, kendisine Dersimli demez. Sarı Desmu, Pülümür'ün güneyinden sonra olan Doğu Dersim, yani Nazmiye, Mazgirt, Mamiki yöresindeki aşiretler, bunlara Desman denir. Onların şivesine de bizim yörede Zonu Desmu, İzonu Desmu Kaseykeni deriz. Zonu Hetema Kaseykeni. Tabii ki aynı dil ama şive olarak biz farklılaştırırız. Bir kere yani şeyde o Desim ve Desim'de de Batı Dersim olarak Hozat, Ovacık ve Çemişgezek, Şıkheseno, Seydu diye ayrılır. Anladım. Peki orada bu şeyde hani lehçe farkı, yoksa şey değil yani. Dersimce bazıları Dersim'de konuşulan Zazacayı vurgulamak için şey yapar. Anladım. Onu o şekilde belirtir. Yani Alevice diyen de var mesela. Varto, Erzincan yöresinde belli kesimde bu dili Alevilikle eşdeğer, yani bütünleştirdiği için Alevice de denir. Ya da Kızılbaş değil. Okey. Burada bakalım ne var yorumlarda. Dersim'de merkezi bizim yaşlar biz Dımılıyız derlerdi. Yanı sıra diğer etnik kimlikleri çok açık ve net şekilde tasnim ederlerdi. Kürtlere Kur derlerdi. Türklere Türk derlerdi. Ermenilere Hermeni denir. Bunun dışında Kürtçe konuşan Alevilere de Kırdaş dile de Kırdaşki derleri deriz. Kendine Kürt, ne Türk, ne de Ermeni ya da başka bir şey demezdi. Burası son derece açık ve nettir. İlerleyen haftalarda, günlerde, bilmiyorum ne zamana denk gelir, kimlik üzerine de bir program yapacağız. Hatta farklı kesimlerden arkadaşları da davet edelim. Herkes çıkındakileri döksün diyelim. Bu tanımlamaya dair bir şey söylemek ister misin, bu yoruma dair? Bilmiyorum. Yok yani herhalde orada bir şey daha gösterebilirim son olarak grafikte. Bu Ali Haydar Çatakçı'nın Kırmanç söyledikleri gibi biz Dımılıyız, Horasan'dan gelmeyiz, dilimiz Dımılkıdır. Bunu da kendim bizzat biliyorum. Burada bazı dosyaları tabii henüz paylaşamam çünkü ya doktora şimdi şöyle bir kanun var, bir makale veya doktora çalışmasını sonlandırmadıkça, bir yerde yayınlanmadıkça o şeyde bir yerde yayınlayamazsınız, fakat o adresi vermişim size. Hem benim hem kendi yaşlarım, geçmiş yaşlarına rağmen sonuca berrak bir bilince sahipler. Evet, bizim de Sözlü Tarih Projesi'ne yaptığımız röportajlarda da Ali Haydar Bey'in tanımına yakın ya da genelinde neredeyse %99 mu diyeyim artık, ne diyeyim, açıklamalarda bulundular. Ben yansıtayım. Pardon. Ya burada mesela yani etnonim ve glotonim, yani dil halk tanımları var, dil tanımları var. Bu Dersim'den örnek olarak, Mamiki'den. Yani şey demek tabii, Dersim derken hani biz bir Zaralı, Sivaslı Alevi olup Zazaca konuşan ne kadar Dersimliyse, Bartolusu, Hınıslısı, Karerlisi de, Selimlisi de, Erzincanlısı da Dersimlidir yani. Çünkü bazı arkadaşların bu Kırmanç konusunda yaptığı da şey maalesef, yani bir Dersim Mamiki merkeziyetçiliği. Bunu burada da görebiliriz. Dersim'deki mesela insan kendisine Kırmanç diyorsa, işte buradaki Mara diye tanımladığı Alevilere
ana dili Kurmancı olanlara nasıl tanımlıyor? Kurmancı olan onu nasıl tanımlıyor? Varsa diyelim bazı tek Türkmen Alevisi ya da Türkçe konuşan Dersimli Alevi varsa nasıl tanımlıyor onu? Onlar tarafından nasıl tanımlıyor? Ve Dersim'in yaşlıları, en yaşlı kesim Sünni Zazaları da kısmen kendinden görür. Dereza, Vereza ya da Deza birbirine karşı değil. Yani amcaoğlu veya yeğen. Çünkü iki kesimin 80 üstünde olan yaşlılarda bu iki halkın eskiden aynı inanca sahip olduğundan, aynı alttan olduklarını bilirler. Ve şunu da demek lazım, Sünni Zazalarda genelde Alevi Zazalar için de ilk Zazay May, yani onlar da bizim Zaza der. Yani şey olarak Dersimler gibi farklı bir terimle ayırmaz. Belirtti tabii, Alevi, onlar Alevi. Fakat ayrı bir terim şey olarak kullanmaz. İşte burada da Türk veya Kurmanç burada var olan şey. Tabii Ermeniler coğrafyamızda, kendi coğrafyasında binlerce yıllık coğrafyasında kökü getirildiği, soykırıma uğratıldığı için, canlı örneği artık pek olmadığı için, yani bizim utancımız, ondan örnek veremem. Süryani'den de vermek istedim fakat şey yapamadım, yani o konuda kaynak yok. Dersim dedik. Varto'da ve Hınıs'ta nasıl? Yani gördüğünüz gibi şeyde sadece isimler değişiyor. İşte Varto'da Şarıma diyor, Elavi diyor, Zazaca'ya Zonuma diyor. Fakat bir Alevi Kurmanç olup veya Alevi Türkmen olup bakışı aynı, Mara. Veya kısmen de orada da işte Sünni Zazasına şey diyor, Verezay May, Derezay May. Bu grafik daha yayınlanmadı dedin değil mi? Yok, yayınlanmadı. Burada tamam, mesela yayınlanırsa haber verirsem videonun altına ekleriz. Tabii. Almanca bir makale ama Bingöl, mesela Bingöl'dekiler Sünni bir Zaza olan Bingöl'de nasıl bakıyor? Orada Alevi Zazaları kendinden daha sayma şeyi daha fazla. Bu konuda Zaza Yaşar Aratümür arkadaşımla danışarak şey yaptım. Birbirine ne olarak tanımlarlar veya diğerlerini nasıl tanımlarlar? Mesela Bingöl'deki ya da genel anlamda Kürtler, Şafi Kürtlerle Şafi Zazalar aynı inanca sahip olmasına rağmen Şafi Zazalar Şafi Kürtleri kendilerinden görmezler. İnancı ayrı derler ama millet olarak hayır. Onu o konuda kayıtlar, şeyler var, yani bu benim istediğim veya şey yaptığım ideolojisi değil. Ben bahsettiğim de 70 ile 100 yaş arasındaki bu dilin otantik taşıyıcılarından bahsediyorum. Yani bu sonradan siyasete karışmış ya da devletin ideolojisinden ya da ulusçuların veya sosyalistlerin veya farklı bir siyasi akımın şeyinden etkilenenleri saymıyorum burada. Teşekkürler. Hamza Demir Mamosa Dımılkı Kürtçe'nin bir lehçesi değil mi demiş. Programı sonradan açtınız herhalde. Tekrar izlerseniz görürsünüz. Dımılkı ya da Zazaki ya da Kırmançki isimli olarak adlandırdığımız dil Kürtçenin bir lehçesi midir diye tekrar uzun uzun anlatmaya gerek yok ama hayır, kendi başına bir dildir diyebiliriz. Burada bir eleştiri vardı, bir sistem vardı. Kısmen ben de katılıyorum. Asmen Brahma Baherdi programması her bu smak Türkü keşi kene eski Türkü vaziz Türkçe konuşuyorsunuz. Ben de Türkçe söyleyeyim diyor. Dersimde kendimize Kırmanç olarak tanımladığımızda başkalarının bunu Kürtçe olarak tanımlamasından korkmadan kullanmalıyız. Bu bizim tarihi mirasımızdır. Bu sözüm tüm Zaza kurumlarına demiş. Devam ediyor. İki ortak isim olarak Zazaca elbette kullanabilir ama bunu yaparken Kırmanç Kırt demeli asla arka plana dua Memedillidir. Atılmamalıdır herhalde demek istiyor. Hepsine eşit sahip çıkılmalıdır. Zaza kurumlarının Zazaki dayatmasının Kürt olduğumuzu inanan kurumlarında Kırmançki terimlerin ortak ad olarak dayatmasını sosyolojik bağlamdan kopuk duruyorum. Devam etmiş. Alfabe adlandırma noktasında farklı görüşlere daha tahammüllü ve daha özgürlükçü, daha kapsayıcı olmalıyız. Farklı görüşü tehdit olarak görmemeli. Farklı görüş olsa bile ortak bir akla ulaşmalıyız diyor. Genel hatlarıyla katıldığım bir yorum olarak diyorum. Herkes kendini özgürce ifade edebilmeli. Ona karşı da belki bazı arkadaşlar da dayatma olmalı demiş. Bu konuda ne söylemek istersin bu yorumlara yönelik? Yani dayatma aslında yok. Fakat yani şöyle... öyle bir algı var ama ya da tartışmalarda yani belki sosyal medyanın getirdiği bir şey belki de.
bazı arkadaşların da belki belli siyasi düşüncesinden şeyden olabilir veya illa kendine ayrı görmesi olabilir. Şimdi bu Dersim'de de kültürü var yani maalesef. Kültür değil de bir alışkanlık. Orada büyüyen siyasi geçmiş olan arkadaşlar daha iyi bilir. Yani alfabede harf kalmayacak kadar örgütler, sol örgütler kuruldu. Ve işte aynı örneği Dersim dernekleşmelerinde de federasyonda da yaşadık. Kendi aralarında bölünmeler. Bölünmeyi yapmayı daha çok tercih ediyorlar gibi. Fakat şunu diyeyim yani ben dedim ya Türkçe konuşuyoruz şu an. Türkçe bizim dilimiz değil, sonradan öğrendiğimiz ya da benimsediğimiz, öğretilen bir dil. Türkçe'de Zaza dendiği zaman Alevisi de Sünnisi de giriyor içeri. Biz mesela nasıl ki onu izliyorum arkadaşlarda. Arap Alevisi diyor rahat bir şekilde sorun yok. Arapça konuşan yani Alevi olan veya Nusayri olan. Kürt Alevisi diyenler de oluyor rahatça. Bunu Dersimler söylüyor. Kürtçe ana dili olup da Alevi olan ya da Türkmen Alevisi diyor. Ama Zaza Alevisi derken o konuda biraz ayrımcılık veya şeyi kabul etmiyor. Yani bir Arap'ın Türkmen'in Alevisi varsa Zaza'nın neden olamıyor? Hani çünkü o isimler Zaza, Türk, Kürt, Arap isimleri sadece Müslümanlara, Sünnilere bahşedilmiş bir isim değil. Ve bu dil Zazaca'da, Kürtçe'de, Türkçe'de, Arapça'da bilirsiniz ki İslam'dan önce de konuşulan, çok önce konuşulan dillerdi. Mesela Süryaniler ve Ermeniler Hristiyanlıkla bütünleşmiş bir isimlerdir. Yani biz Ermeni derken Hristiyanlığı da hatta Osmanlı kaynaklarında Cemaat-i Eramine derken bütün Doğu Hristiyan Süryaniler de dahil cemaatini de içerirlerdi. Fakat hiçbir Ermeni Hristiyanlıktan önceki Ermeni kralları, diyelim ki Tigran kralı veya farklı krallıklar vardı ya da kişilikler. Hiçbir Ermeni demez ki ya onlar Hristiyan değildi, Ermeni değildi. Fakat bizde o tür şey var maalesef, bir dar bakış açısı. Mesela şöyle de diyeyim, kırmanç derken Alevi anlamında dedik. Mesela benim babam da çok iyi Türkçe konuşurdu. Bizim Türkçe konuşan yaşlılarımız var. Asıl kimliğini sorduğunda Türkçe, işte Zaza derken ma kırmancı ve Türkçe sorduğunda biz Aleviyiz. Yani biz kırmancız demezdi. Benim dilim kırmançki demezdi. Alevice derdi, işte Zazaca derdi veya Dersimce derdi veya işte bilmiyorsa farkını Kürtçe derdi. Fakat kırmanç terimini Türkçe'de kullanılan bir terim değil. Nasıl ki bir Alman Deutsch kendi dilinde ve kendine ve diline Deutsch diyorsa, Alman kelimesi Almanca'da Güney Almanlara, İsviçre'de vesaire, Stuttgart, Münih o taraftaki Almanlara kullanılan Alman terimi. Ama o Alman Fransızca veya Türkçe konuştuğunda kendisine der. Yani Alman der veya German der. Hakrazi bu Niyazi Amına, yani yengem, çok sağ ol, ellerinden öperim. Diğer arkadaşlara da çok sağ olun. İbrahim Aktaş da halam da demin halam da babamın amcasının kızı da yazdı demek. Evet, çok yorumlarda da böyle tartışmalar var. İşte birileri diyor ben Urfa'yı anlamıyorum, birileri diyor ben çok rahat anlıyorum. Biraz herhalde dile hakim olmakla yayınları isteyenler var. Horasan'da Zazaca'ya yakın dil konuşuyor mu? Soruya cevap verildi. Uşan Cemal 35 yıldır Zazaca yapıyorum. Her buradan Zaza arkadaşlarla sohbet edebiliyorum diyor. Mesut Hoca Farsinler'de onu zaten cevapladık. Biraz çaba gösterilmiyor. Şiveyi konuşan insanların siverek arasında bir süre kaldım. İnsan birbirini anlayabiliyorsa ağız farkı vardır demiş. Daha sonra benim Zazaca'nın konuşulduğu bütün bölgelerden arkadaşlarım var. Son derece rahat anlaşıyorduk demiş Ali Haydar Çatakın. Kimuz Üniversitesi'nde Zazacı Dili bölümünü okuduğumda da birçok arkadaşlarım vardı. Bütün bölgelerden de çok rahat anlaşıyorduk. İfade ettiğim gibi şeyden şahsen karşılaşmadım demiş. Ultra ulusal mitolojik anlatılar son 40 yılda Dersim'de uydurulup anlatılıyor. Hiçbir bilimsel kanıtı ve altyapısı yoktur. Tarihsel açıdan ise bilimsel bir yöntemiyle baktığımızda bu dayatma tanıtımlarının bilimsel açıdan elle tutulur bir karşılığının olmadığını çok rahat görebiliriz. Zazaca İran diller familyası en kadim yapısal olarak oldukça muhafazakar bir yapısal dil özellikleri göstermektedir. Bilimsel olmayan siyasal fantezilerle uydurulan mitolojik anlatıların bilimi. Evet, 90'larda maalesef bunu yaşadık.
Ama artık dediğimiz gibi o tartışmaları geride bıraktık. Herhalde artık son okuduğun o yorum muydu? O şeyin de Ali, bir dakika neydi isim? Haydar isimli arkadaştı. Çatakçın. Yani herhalde daha çok evet Kırmançki Zazaki dilinin işte Kürtçenin lehçesidir diye. Hala aslında bunu yapanlar da var. Maalesef. Temel Veysel'de Mesut Can'la bunu söyleyebiliriz. Bütün illerin bir familyeden oluşu veya birbirinden türediğini söyleyebiliriz mi demiş. Senin grafikleri gösterdiğin şeklinde. Hayır. Dünyadaki bütün dilleri kastediyorsa kesin hayır. Öyle bir şey yok. O grafikte bahsediyorsa orada ortak o grafikte ondan bahsediyor ortak zannettim. Bir dil kümesi diyelim. Yani bir dil sadece bir ata ya da bir ana kalktı da eski Proto-Hint Avrupa dilini konuştu da sonra ondan yayıldı diye bir şey diyemeyiz. Hint Avrupa dili ile de belki ondan önceki çağlarda akraba diller vardır. Fakat herhangi bir kanıt, bir belge yok. Yani bizim İrani dil konuşmamızın ve ayrıca Hint Avrupa dili konuşmamızın şansı şuradaki o kadar 1000 yıl geriye gidip görebiliyoruz. Fakat diyelim ki bizim dilimiz herhangi farklı bir dil olsaydı, örneğin Bask dilinden örnek verdim. Veya Bask dili yine iyi birkaç yüzyıldır önce yazılmış 15-16. yüzyılda, ama diller var ki hala ne yazılmış ne de o diller hakkında bir bilgi var. Yani tarihsel olarak onunla akraba dil, yani diyelim ki Zazaca ne kadar yazılmadıysa Part dilinin, Fars dilinin, diğer eski İrani dillerin Zazaca ile akraba olduğu için diyebiliriz ki bunlar aynı dil grubundan, aynı gelişimlere, aynı özelliklere sahip. Fakat diyelim ki Bask dili veya Macar dilinin çok fazla şeyini geriye götüremezsiniz. Hint Avrupa dillerinin geriye gidebildiğiniz kadar. Çince biraz coğrafya ile alakalı, göçle alakalı birçok faktör var orada. 38'in, 94'ün bugünümüze kadar gelen birçok faktör var. Hani Hanım şu kadar erenler, yüreğinize sağlık. Çok açık, değerli program demiş. Biz de teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Cancu, Irak'ta yaşayan Şabakiler ve onların Alevi inancı ve Zazaca dili yakın bir dile sahip olun bir akrabalık anlamına geliyor mu diye sormuş. Şabakiler hakkında pek fazla bilgim yok. Onların Gorani ve Havrami dili konuştuklarını biliyorum. Belki ehli hak inancına sahip oldukları için bağ olabilir. Fakat pek bir şey diyemeyeceğim. Instagram'dakiler bitti mi bu arada? Instagram bitti valla. Başka Zazaca diline kadar onları da cevapladık. Birbirlerine selamlar var, atışanlar var. Mazazey, Zoney, Mazoza dili konuşulan var. Ana dil eğitim olmazsa yapamayacağı var. Farklı yorumlar var. Bakalım çok unuttuğum şey var mı? Yazılı bir dil deniliyor. Ders Malka Aleviler, eleştiriler de var. Çok güzel bir yayındı. Dersim'den Hakkı Çimen Hoca da Almanya'da, onu da konuk olarak görmek isteriz demiş Hıdır Mürsel. Mahmut Bostaş, geç kaldık, yeniden konuk alın. Evet, programı dediğimiz gibi YouTube'dan, Facebook'tan izleyebilirsiniz. Herhalde Uşan Cemal uyumaya gitmiş artık. Sabah Hızırı Smas Sero Senekava diye. Pardon, Zone Hızırı diye bir soru gelmişti. Neden var, evet, dilimize söyleniyor diye bir soru vardı. Neden Zazaca'ya Zone Hızırı deniliyor diye. Yani o Zazaca'da ya da Alevi Zazılarda Hızır'ın bu hala yani şeylerde de var, Sünni Zazılarda da var kısmen. Hızır'ın bir çok farklı bir yeri olduğundan ötürü. Yani ben inanç bilimci bir insan değilim, ilahiyatçı veya teolog değilim. Fakat mesela Hızır hatta İslam dünyasındaki Hızır'dan da farklı. Ermenilerin inancında olan Suk Sarkis'ten de farklı. Çünkü Tanrı, yani hak dedikleri eleştirilebilir. Yani insanlar inançlı olan da eleştirebiliyor. Fakat Hızır dediği zaman bütün sular seller duruyor. Evet, bütün sular seller duruyor. Öyle bir şeyi olduğu için yani çok ağır bir yeri var. Onun adına yani oruç var. Ondan ötürüdür yani. Tabii ki inançla dilin bağlantısında çok önemli olduğu bir coğrafya. Bununla ilgili başka tabii ki görüşler de olabilir. Bir konuda belediyelerimiz ne yazık ki çok duyarsızlar. Halkımızda dernekleri katılı ciddi duyarsızlıklar var.
Yok olan bir millettir, yok olan biziz. En azından eskiden afişlere yanlış yazıyorlardı. Hiç olmazsa danışıyorlar. Onu da bir pozitif adım olarak görelim. Tabii ki bu tek başına belediyelerin yapabileceği bir şey değil. Komple bir devlet politikasının değişmesi gerekiyor ama belediyelere tabii ki büyük bir ne diyelim görev düşüyor bu anlamda. Sivil toplum örgütlerini de her konuda. Bana da bir eleştiri gelmiş. Ben programı sürekli izliyorum. Hep Türkçe yapıyorsunuz demiş. Dili bilseydim kuşkusuz yapardım ama ben Türkçe bildiğim için maalesef benim ilk öğrendiğim Türkçeydi. Yaşar Kaya ve Ahmet Can Polat arkadaşlar Zazaca programları var yani o Muzur TV'de değil mi? Ya tabii ki de benim yok ama arkadaş beni eleştirmişti. Ben ne zaman izlesem. Yok yani Muzur sen şahsen üzerine bence alma da Muzur TV olarak Muzur TV'nin Zazaca yayınları da var ve çok Baba Necdi yani Yıldız Baba Mahmut'la Necdi Yıldız'la Mahmut Yıldız olsun diğer halkımızın, insanlarımızın değerli insanlarla, şahsiyetlerle şeyi oldu. Çok güzel Zazaca programları oldu yani o konuda. O zaman ben yapayım. Olarak. Ben Türkçe düşünüp Türkçe bir şiir yazmıştım. Yıllar sonra daha doğrusu yani Türkçe dediysem Türkçe Kırmançki Zazaki böyle artık ne zaman. O zaman sizin o dergileri işte okuyordum. Vareye Desmale Sure. Küçük bir şiiri sevgili Adem Karakoç'a yolladım. O da aldı, besteledi. Programın sonunda o zaman onu kısaca izleyenlere ben de bu dili konuşamasam bile bu dile bir şiir armağan ettim, bir şarkı kazandırdım deyip tek avuntum o. Dinledin mi? Evet dinledim. O şeyle de istersen kapatabiliriz. Çünkü Türkiye saatiyle saat 1 oldu. Aynen, burada saat 11. Çok bayağı, çok sağ ol. 4 saat oldu. Yani ben istersen ben de devam ederim. Çok büyük zevk aldım. Her kısmara razı bezzaf sabıyor. Yani bu tarihi bir program. 4 saati doldurduk evet. Zaza ismi nereden geliyor diye bir soru var. Hızlıca cevaplamak ister misin bilmiyorum. Bilemiyorum, söyleyemeyeceğim. Okey. Sevasma diyerekten güzel mesajlar var. Avrupa'da bizler dile daha çok sahip çıkıyoruz. Herhalde daha çok hasretlik olduğumuz için mi Pınar Hanım? Almanya'da bu anlamda yapılan çalışmalar gerçekten önemli. Zonemin ne zonum ki kaseykimi, o yüzden bilmediğim için konuşamıyorum. Burada da Bilocan zonemin nemzan çok acımısına domani ho demiş. Sen belki çevirebilirsin. Yani dili yarım bildiğim için çocuklarıma onun için öğretemiyorum. Evet yani fakat mümkün oldukça dedesiyle nenesiyle de bağlantı varsa yani bağlantı kurması sorunları yani çocuklar öğrenemediyse en azından ondan sonra olan nesil, torun nesli öyle diyeyim. Mesela sen Helin'i daha sık annenle görüştürmen gerek örnek olarak. Ya annem şöyle bir şey, annem buraya geldiğinde de maalesef Türkçe konuşuyor. Kendisinden rica ediyorum, gülme tutuyor kadını. Yapay geliyor ona, ciddiye alamıyor. Bizim Hınami var, Arslan'ın yanına gidiyoruz, onunla konuşuyor başka, yani annem. Evet. Yani, başka yani maalesef. Sadece anne şart değil. Benim senin köyünden mesela şey var, bir teyze eski 38 sürgünü olduğu için Türkçeyi öğrenememiş fakat oğlu onun bir oğlu çok güzel şey var, müzik yapıyor Zazaca ya da oğlunun diyelim ki kardeşi var, küçük kardeşi Zazaca, onun adı hatta Asmen Zazaca öğrenmiş, ne güzel yani. Haloğlu başarılar diyor Dursun Kahraman. Kanal Gün, siz sonradan geldiniz herhalde. Tekrar program başından izlerseniz izleyebilirsiniz. Kemere Barayı da burada. O da dilimize emek veren isimlerden biri. Bitirmeden Kemere Bariye derken ve Berfincele ile de başlamıştık. Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Dini adı Roza Cenkan Emekdarı Mübarek bu. Yani diyecek çok şey var o konuda. Ben kendimi hatta bazen feminist olarak da görürüm. Evet, sen daha bizim aramızda. Ben küçükken de başlamıştım aile içindeki hani şeye karşı çıkmalara. O konuda hatta bazı fikirlerim çok şeydir, anti gelenekçidir. Yani şey yapmak istemem fakat sadece bir gün değil, her gün 8 Mart olmalı ve özellikle erkeklerin egemen bir topluluk olarak ben de dahil
asla kadınların karşısına bir erkek kimliğiyle çıkmamalı. O konuda yani erkeklerin bazı erkeklerin hala kadınlara karşı şiddet ve katliam uygulamaları hepimizin utancıdır. Ve ancak biz erkekler olarak öz eleştiri sadece değil yani kendimizle yüzleşerek erkeklerin tarihiyle kadınlara yaptığı toplumda ataerkil bir dönemle yaptığıyla yüzleşerek ancak adımlar atılabilir. Sadece kadın canlarımızın senede bir işte kendi aralarında buluşup gece etkinlik yapması çok önemli fakat yeterli değildir. Asıl kilit noktası şeydir. Hani şey gibi de düşün Deniz ama biz 38'de diyelim ya da diyelim ki 15 veya 10'da diğer arkadaşlarla da biz diyelim Ermenilerle, Süryanilerle, Rumlarla bir araya gelip ya da Dersimler olarak kendi aramıza gelip her yıl bizi nasıl kestikleri, yaktıkları, öldürdüklerini mi yani her sene analım? Buna asıl şey olan devlet görüşünü, devletin tutumunu benimseyen, o doktrini benimseyen insanın kendisiyle yüzleşmesi lazım. Aynı şekilde erkek olarak da. Kadınlarda da yani bizim de içimizde öldürmemiz gereken bir erkek var. Bir örnek vereyim. Bir gün abimin evine gitmiştim. Abim ütü yapıyordu. Abime dedim ya bırak ben yapayım falan. Niye dedi ben yapamıyor muyum dedi. Dedim doğru haklısın valla senin ütü dedim. Ben niye yapıyorum? Yani mesela aynı tersi olsa bir erkek herhalde gelip başkasına ablasına ya da bana gelip abim sormaz deriz gel ütünü yapayım diye. O anda fark ettim hani toplum işte yetişme tarzımız bize o rol modelleri o şeyi yaptığı için yansıttığı için mesela annemde de bazen eleştiriyorum sofra mesela diyor Deniz diyorum Bülent hani niye kaldırmıyor? Ya o yorgun ben de yorgunum falan diyorum böyle hani bizim de kendi içimizde işte kadını yani kadın olarak bile toplumsal o belirli bariyerlere soktuğumuz doğrudur. Tabii. Maalesef o da bir gerçeklik. Bu arada ben Berfin Jelen'in yıllar önce 8 Mart'ta Hamburg'da bir yürüyüş olmuştu. Ben de o yürüyüşe giderken Berfin Jelen'in kitaplarını heybeme koydum. Dedim 8 Mart ve o gün birçok insan gelip benimle fotoğraf çekilmek istediler. Ben de fotoğraf çekilenlere dedim tamam fotoğraf çekileceksiniz ama kitap alacaksınız diye ve bazıları gerçekten o kitabı aldılar. Benimle de hatıra fotoğrafı çekilmişlerdi. Ben Hamburg sokaklarında bu yöresel dersin puşisiyle dolaşmıştım. Çünkü dedim ki 8 Mart'ta Afrikalı kadınlar işte Brezilyalar ya da işte belirli etkinliklerde neden kıyafetlerini giyiniyorlar? Kürt kadınları da biliyorsun özellikle son yıllarda daha gönüllü oldular. Dedim niye ben bir Dersim kadın olarak gitmeyeyim? Bu fotoğrafı da Cemal Taş'ın rahmetli annesi sevgili Melek Ana bana bağlatmayı öğretmişti. Onun evinde Avcılar'da. Evet 38'de tanıklık etmişti. Önemli tanıklardan ve Dersim kültürüne sembol kadınlardan da biriydi. O bana öğretmiş başsağlamasını ve ben sokakta bu kıyafetle dolaştım Hamburg sokaklarında. Heybem dedi Berfin Jelen'in şiir kitabını fotoğraf çekilmek isteyenlere de bir şekilde iletmeye çalıştım. Hatta pazartesi günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde burada program yapacağız ve bizim Dersim kadınları da hatta dediler yani bu bizim sorunumuz değil bir erkek sorunu erkekleri davet et konuştur diye. Evet mutlaka. Yani onu bile düşündük ama işte 8 Mart'ta da erkekleri konuşmak da çok da şeyimiz değil. Gene de kadınlara tabii mikrofon uzatmayı istiyoruz. Şu an siz Facebook'ta biliyorum izleyen rakam giderek düştü ama gene de böyle stabil bir rakam var. Siz ama YouTube'u göremiyorsunuz ya da YouTube'dakiler Facebook'u göremiyor. Gene de 4 saattir gerçekten izleyen herkese ben buradan sevgi ve saygı selam yollayayım. Yani helal olsun size. Ben dediğim gibi Mesut'la yıllardır uzanan bir dostluğumuz, tanışıklığımız var. Onu burada konuk etmesem ayıp olurdu, eksik olurdu. Zamanı da ben çok iyi değerlendiremiyorum. Bir sunucu olarak benim programlarım maalesef biraz uzun sürüyor ama bugünkü konuda çok önemliydi. Uzun uzun diye konuştuk. Dilimiz, kültürümüz, inancımız, benliğimiz açısından önemli program olduğunu düşünüyorum. Tarihe not düşeceğiz. Sonradan açıp izleyenler olursa belki bir 20 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız değil mi? Belki açıp bu programı izleyecekler. Bu çalışmalardan bir şekliyle biz de tarihe not düşelim dedik. Sevgili Mesut, son olarak ne söylemek istersin? Yani
Zonuhu zame verdi. Zonuhu iyi ki zonuma ne musse erezi sağlık diye bir musne. Çünkü zon kişi her şey sonu. Zon binge vişya mao, zon her şey mao, her şey insan yok. Yani her zon san zonu ke kasey bir kere ki hunde kırındo ama zonu ho vira mekere zonuma roy mao zanım mao. Wes var bu manisma zaman masarami khirami hak rajibo smara. Haktara Rajbo, bu dile hizmet eden benim de köylüm sevgili Havar Tornecenk de, Hesana Bekase diyelim, Hıdır Eren diyelim, Torne Tuji ve bu alanda çalışma yapan herkese de saygı ve selamlarımı iletiyorum. Farklı düşüncelerimiz olabilir ama ortak noktalarda, bazı noktalarda buluşup bu dile hizmet etmeye devam etmek zorundayız. Dilimiz kaybolmasın diye, dediğimiz gibi biraz önce sevgili Asmen de bahsetti. Biz sadece 4 Mayıs'ta kendi acılarımızı değil, Ermeni dostlarımız olsun, Süryani, Keldani, farklı inanç ve kültürden arkadaşlarla da yan yana gelip ortak bir hafıza oluşturmaya da çalışıyorduk. Bunlar da çok önemliydi ve bu yüzleşme, yani Dersim Türkiye'nin kara kutusu gibi, Dersim'de yüzleşmedikten sonra muhtemelen olacak. Hanımcı kadar Deniz Berfin diyor ve Svar ve Serve Postariyeho. İnşallah doğru telaffuz etmişimdir. Dikkatim dağılmadı. İzlediğim ilk program sonuna kadar Vesvarbe. Onu Mesut'a bağlıyız herhalde ya da sizin dile olan ilginizle. Bizim Erenler soyadını görüyorum. Bizim herhalde sevgili Ali Erenler'in de akrabaları olabilirler. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kadın sorunu Alevik'teki can kavramını anarsak daha iyi olur. Madem dünyada hayatta kavramlar çözülmez, Alevik'te erkek kadın yoktur, can vardır. Doğru söylüyorsunuz ama maalesef Alevi toplumunda da kadınların daha çok mutfaklara itildiği de bir gerçeklik. Gerçi son seneler biraz değişildi. Birçok kadın temsilcimiz de var ama maalesef yeterince değil. Bu Dersim Dernekleri Federasyonu çalıştığım sürece de bunu gördüm. Bir kadın kotası vardı ama bazen gerçekten hep gönül rıza üzerine, ikna üzerine yönetime giriyorlardı. Kadınların daha fazla görünür olması gerekiyor. Deniz Vesvarbe, Ser ve Postariyo. Postariyo ne demek Mesut, Asmet? Poştariye dayanışma. Ha, okey, anladım. Yani. Deminki şey için. İbrahim abi 4 saattir izliyorsun valla. Ellerinden öpüyorum. İbrahim abi gerçekten 70 küsür yaşında bir abimiz. 4 saattir izliyorsa helal olsun sana İbrahim abicim. İbrahim abi de yıllar sonra işte Seyit Rıza ve Muşen Esedi Dersim'in önde gelenlerin idam edildiği yere giden abilerimizden, Dersim Dernekleri Federasyonu kurucularından, emektarlarından biri. İyi ki varlar. Onların emeklerini unutmak imkansız olur. Evet, 4 saati geçtik. Bugün bir rekora imza attık. Herhalde en son Rüstem amcanın programı bayağı. Rüstem Polat'ı biliyorsun uğurlamıştık burada. Evet. Munzur TV'de. O da bizim programı şu an izliyor olsaydı yorum yapardı muhtemelen. Siz de çok yakın, birbirinize yakın bir oturuyordunuz. Görüşüyordunuz muhtemelen düzenli. Onun eksikliğini hissedeceğiz. Onun ruhu bizimle yaşamaya devam ediyor. Muhtemelen bugün yaşasaydı program izlerdi. Onun da ruhu Dersim'e, kendi topraklarına gitti. Mesut, ben şey diyorum, bir gün Dersim'de, yani yıllardır bunu söylüyorum. Dersim Dernekleri Federasyonu'ndayken hatta teklif etmiştim. Avrupa'daki gençler, Dersim'deki gençler, yaşlıları aslında böyle toplayıp böyle bir kamp gibi bir şey yapsak, sadece bizim dil konuşulsa, aslında bu tarz çalışmalar olsa yazın, yaz kampı gibi, sadece dil kampı gibi. Almanya'da da var biliyorsun, Sprachkamp deniliyor. Almancayı iyi bilmeyen çocuklar oraya yönlendiriliyor. İşte yazın Almanca öğrenip o defisiti biraz da sosyal bir şekilde öğretebiliyorlar. Bence bu tarz projeler de düşünmeli. Bunlara kafa yormak zorundayız. Umarım Munzur TV'de buna vesile oluyordur, bu tarz projelere. Bu arada gerçekten Almanya'da, Türkiye'de nerede olursanız olun, çocuklarınızla ana dilinizi konuşun. Ana diliniz her neyse. Ben kızımla maalesef Kırmanç Kızazaki bilemediğim için Türkçe konuştum. Kızım şu an çok iyi Almanca konuşuyor. Ana dili gibi Almanca konuşuyor. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Orta fena olmayacak, kendisine iletişim kuracak seviyede de Türkçe konuşuyor. Keşke bilseydim, Zazaki Kırmanç'ı öğretebilseydim. Onu o yüzden hiç ihmal etmeyin.
Çocuklarınızla konuşun ve korkmayın. Hani ne gerek var Zazacı'ya diye düşünen insanlar var biliyoruz ama öyle düşünmeyin. Bizim dilimiz en güzel dillerden biri ve neden bir dünya dili olmasın? Bence çok hoş bir melodisi de var. Ben de buradan Adem Karakoç'a sevgi selamlarımı iletiyorum. Adem bu arada gene bana WhatsApp'tan yeni bir şarkı daha atmış. Aklına geldikçe bestelerini yolluyor. Adem Karakoç'ta Karakoçanlı bir arkadaşımız. Onu da programa almıştık. Muzur TV'de izleyebilirsiniz. O da benim dediğim gibi 96'da Asme, Vare, Desmala Süre gibi dergilerden alıp onların yardımıyla sözlükle kendi başıma minnacık bir şiir yazmıştım. Onu besteledi. Ben de sizlere onlarla o şiirle ya da o şarkıyla veda edeceğim. Adem Karakoç'un bestelediği. Mabebeki biz dilimize kırmançki deriz, zazeki demeyiz. Bu konuyu konuştuk. Programı tekrar başa sarıp izlerseniz isterseniz kırmançki deyin, zazeki dimili deyin, zonema deyin, sobe deyin fark etmez. Hepsi aynı dil, hepsi de bizim için değerli ve kıymetli. Mesut'cum, Asmen'cim kendine iyi bak. Katıldığın için teşekkürler. İzleyen herkese sevgi, saygılarımı iletirim. Görüşmek üzere. Sevasma Vesbu. Sevasma Piervik Vesbu. Zniade so vertena nia bebe Zniade so vertena nia bebe Evrukas mame Tariya zeryame cemediya Çmim çelverde ratmo sero چون سری ودیرم تو را به خبر چون سری چمم اسمنده استاری توری سوای روزنرم از به استار توری